Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır Udemy'ye eğitimler hazırlıyorum. Artık YouTube'a da hazırlamaya niyetim var. O yüzden dolayı eğer ki videomdan memnun kalırsanız abone olup like atabilirsiniz. Udemy'de 17-18 tane eğitimim var. Kendi sitemden isterseniz linklerine ulaşabilirsiniz. Ya da ekstra olarak hazırlamamı istediğiniz bir şey varsa Cyber Security ya da Full Stack Development ile ilgili herhangi bir projeyi sizin için hazırlayabilirim. Şu an yapacağımız proje Netflix'in klon projesi. Bu tarzda birkaç tane daha proje hazırlamayı düşünüyorum. Yine aynı şekilde 4 saat, 5 saat, belki 10 saat duruma göre. Belki bir ticaret sitesi, işte Discord, Twitter, belki bu tarz bir şeylerin de yine aynı şekilde klon sitelerini hazırlamayı düşünüyorum. Eğer ki destek olmak istersen, abone olup like atarsan sevinirim. Şimdi eğer hazırsanız ilk başta projemizin tanıtım videosuna bakalım. Daha sonra da projemizi yavaş yavaş geliştirmeye başlayalım. Evet, Netflix testini yapacağız. Şimdi öncelikle projemizi tanıyalım. Projemizde neler var? İlk olarak bir karşımızda giriş ekranımız var. Aynı zamanda Create an Account'a dediğimiz zaman aynı sayfa içinde bir değişiklik yaparak bu şekilde bize gösteriyor. Şimdi bizim aynı zamanda burada Google'la giriş ve GitHub'la giriş gibi özelliklerimiz var. Aynı zamanda ben burada yine kullanıcıyla da giriş yapabiliyorum. Şurayı password'a çevirmemişim. Bu zaten basit bir ayar. Siz hızlı bir şekilde zaten çevirebilirsiniz. Sonra login diyorum ve karşıma şu şekilde bir ekran çıkıyor. Yine normal Netflix'te olduğu gibi kim izleyecek? Ben izleyeceğim. Seçiyorum ve karşımızda filmlerimiz. Şimdi filmlerimize play diyerek aynı şekilde gelip izleyebiliyoruz. Ya da geri deyip diğer filmlerimizi görebiliyoruz. İstersek filmlerimizi listeye ekleyebiliyoruz. Mesela bu ekli olan bir film, bu ekli olmayan bir film. Ekliyorum ve istersem çıkartıyorum. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Ve tıkladığım zaman büyük bir modal açılıyor. Bu şekilde yine Netflix'teki gibi görebiliyoruz. Yine burada da aynı şekilde artı ve play ve açıklamaları bölümümüz mevcut. Onun dışında burada tekrar çıkış sayfamız var. Bu şekilde bir tasarım yaptık. Kullandığımız teknolojiler Tailwind CSS, PrismaDB, MongoDB ve React ve en son olarak da projemizi Vercel'e yüklüyoruz. Evet, hazırsak başlayalım. Evet, projemizin kurulum aşamalarıyla başlayalım. İlk olarak boş bir klasör açtık ve bu boş klasöre sağ tıklayarak Visual Studio Code'da aç dedik. Sonrasında terminal ekranını açıyorum ve Next.js'nin kurulumu için şu kodu aynen kopyalıyorum. Sonrasında geldim buraya yapıştırdım. Birazcık bekliyorum. Diyor ki projenin ismi ne olsun? Netflix clone olsun diyorum. Sonra TypeScript mi kullanacaksın diyor. Evet diyorum. Aslint istiyor musun diyor. Hayır diyorum. Tailwind CSS istiyor musun diyor. Normalde istiyorum ama kurulumunu manuel bir şekilde yapacağım. O yüzden no diyeceğim. SRC Directory istiyor musun diyor. Yok istemiyorum diyeceğim. AppRouter istiyor musun diyor. No diyeceğim. Daha sonra Import Alliance istiyor musun diyor. İşte evet istiyorum diyeceğim. Bu şekilde mi olsun kısa yolu diyor. Evet bu şekilde olsun diyeceğim. Ve kurulumunu başlatacağım. Şimdi neden AppRouter kullanmadık diye soracak olursanız ben şuradaki şu Pages yapısını kullanmayı seviyorum. Yani bu ne demek? Şimdi size onu göstereceğim. Şimdi ilk olarak cd Netflix clone diyelim. Daha sonra npm run dev diyeyim. Ve projem ayağa kalksın bir öncesinde. Evet şöyle ctrl ile birlikte bastığımda projem ayağa kalkıyor. Compile ediliyor. Şu şekilde bir sayfa geldi. Şimdi ben bu pages'ın içine herhangi bir sayfa oluşturduğum zaman mesela test.tsx dediğim zaman ve daha sonra rfce bu sizde gelmeyebilir. Bunun bir tane eklentisi var. Şu eklentiyi kullanıyorum. Bu snippet'i kullanıyorum. Bunu siz de isterseniz kurabilirsiniz. rfce dedikten sonra Ctrl Space'e basayım tekrar. Şu şekilde yaptığım zaman bana bu kodları hazır bir şekilde getiriyor. Sonrasında ben bu pages'ın içine oluşturdum ya bu sayfamı. Tekrar gelip buranın yanına bir test yazdığım zaman bana test sayfasının artık oluşmuş olduğunu görüyoruz. Yani sayfaları bu şekilde daha hızlı oluşturabilmek için ben bu yapıyı kullanıyorum. O yüzden siz de isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz ya da root'la yapabilirsiniz. Teker teker söylemeniz gerekiyor. Şimdi Tailwind CSS'i kuralım. İlk olarak şu test sayfasını şu an şuradan kaldırabilirim. Yeniden şöyle aynı şekilde gelip projeme bakarak gidelim. Şimdi şöyle yapacağım. İlk başta Tailwind sitesine gelip tailwindcss.com'a geleceğim. Daha sonra burada Get Started bölümüne tıklayacağım. Burada Framework GUID seçeneğinde Next.js'yi seçeceğim.
Diyor ki sıfırdan bir proje oluşturacaksan diyor Next.js ile diyor istiyorsan diyor direkt gelip bunu yazabilirsin diyor. Ya da diyor gelip diyor bu şekilde hazır olan projene kurabilirsin diyor. Ben hazır olan projeme şu şekilde kurmak için bunu kopyalıyorum. Yes dedim. Daha sonra sağ tıkladım. Bu şekilde bir kurulum işlemi başlatıyorum. Daha sonra Tailwind CSS'i init dosyasını yüklemem gerekiyor. Bazı ayarlarımızı çünkü biz burada yapıyoruz. Sonra tekrar geldim. Aynı şekilde Tailwind'in init dosyasını aynı şekilde yazıyorum. Bu ayarların içinde content ayarları, tema ayarları, kendi renk ayarlarınız gibi çeşitli ayarlar yapabiliyorsunuz. Ya da screenlerinizin responsive olabilmesi için bu şekilde ayarlar yapabiliyorsunuz. Ve diyor ki burada content kısmında da hangi sayfaları diyor ben otomatik olarak takip edeyim diye bir alan var. Content sayfasını bizim için zaten burada hazır bir şekilde vermiş. Biz de buradaki bu content'in aynısını yapıştırıyoruz. Buradaki app'in içindeki, pages'ın içindeki, component'in içindeki, src'nin içindeki tüm dosyaları diyor ki ben takip edeceğim diyor. Biz şu an için src kullanmadığımız için bunu o yüzden direkt silebiliriz. Biz nereleri takip etmesini istiyoruz? Pages, app yok aslında. Pages, component diye bir klasör oluşturabiliriz. App diye bir klasör oluşturabiliriz sonra. Daha sonra başka klasörler yine oluşturduysak buraya aynı şekilde eklememiz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra diyor ki global CSS'in içine diyor gelip bunu yapıştırman gerekiyor diyor. Global CSS'in yeri nerede acaba? Şöyle gelelim bunu aynı şekilde gelip kopyalıyorum. Daha sonra şöyle bakıyorum. Pages'ta değil, public'te değil. Stil dosyasına bakıyoruz. Global CSS'in tamamını siliyorum. Zaten kullanmayacaktım. O yüzden şu şekilde geldim sildim. Daha sonra diyor ki npm run dev diyerek diyor çalıştırabilirsin beni diyor. Tamam. Tekrar gelelim yine aynı şekilde. Ayarlarımız tamammış. Ve şimdi birlikte bir projemize bakalım. Projem ayağa kalkıyor. Şu an için yazmış olduğum globaldekileri sildiğim için şu şekilde oldu. Şimdi biz global için tabii ki başka şeyler yine tanımlayacağız. Ufak tefek şeyler. Ama genel olarak Tailwind CSS'le yazacağımız için çok fazla gelip de CSS dosyası yazmayacağız. Şimdi şöyle tekrar gelip bakıyorum. Home modül.css var bu arada. Bunun içindekileri de büyük bir ihtimal kullanmayacağız. Bunu da temizlememiz gerekecek. Şimdi şu pages'ımıza gelelim. Şu index sayfamızın şu tasarımın tamamını buradan geleyim sileyim. Daha sonra kendime göre bir tasarım yaparım. Şimdi aynı şöyle yapalım. Sildiğim zaman şu an içinde hiçbir şey yok. Şimdi şu Tailwind CSS'in bize örnek olarak vermiş olduğu şu kodu yazıp Tailwind CSS kullanmaya başlayalım. Bir bakalım var mı bir sıkıntımız. Hello World. Tailwind CSS bize ne gibi artılar sağlıyor? Mesela standart bir renk kullanmak istiyorum. Direkt burada CSS'te tanımlamadan bu şekilde yani bir CSS dosyası yazmadan burada bir sürü özelliği var. Bunları bu şekilde yazarak kullanabiliyorum. O yüzden dolayı ben uzun zamandır Tailwind CSS kullanıyorum. Yani bayağı bir hızlı proje geliştiriliyor bence. O yüzden dolayı Tailwind CSS'i kullanmanızı sizin de tavsiye ederim. Onun dışında benim şurada tekrar gelip bakalım sil dosyamız var. Burada home modül CSS diye bir şeyimiz var. Burada bazı özellikler var gördüğümüz gibi. Biz bunları da büyük bir ihtimal kullanmayacağız. Kendimiz gerekirse yeniden yazarız. O yüzden dolayı ben bunu da aynı şekilde buradan temizleyeceğim. Ya da şimdilik durabilir, problem yok. Silmeyelim ya da. Ama zaman zaman bize problemler yaratacaktır. Main, description, bu şeyleri kullandığımız zaman grid, cart spam bunları kullandığımız zaman bize problemler yapacaktır. İşte o yüzden dolayı bunları silmemiz gerekecek büyük bir ihtimal. Hatta silelim. Gerek yok bence. Tamamen kaldıralım. Gerekirse Tailwind CSS'te düzeltiriz. Evet. Onun dışında şu an için ayarlarımız bu şekilde. Şimdi sayfalarımızı oluşturalım. İlk olarak Pages sayfama yine aynı şekilde geliyorum. New file dedim ve out.tsx yani giriş sayfamı oluşturacağım. rfce dedim şu şekilde. Daha sonra şöyle bakacak olursak tekrar şöyle out şu şekilde bir sayfamız var şu an için. Onun dışında başka ne sayfamız olacak? İndeks sayfamız olacak. Zaten ana sayfamız. Sonrasında pages tekrar bir tane daha sayfa oluşturayım. Bir de profil sayfamız olacak. Bunu da aynı şekilde söyleyelim. Yine rfce diyerek şu şekilde profil sayfamı da oluşturuyorum.
Evet. Sonrasında şimdi bizim normalde bildiğiniz üzere Netflix'in sitesi koyu temalı bir web sitesi ve hepsinin arka planında böyle koyu bir renk var. O yüzden dolayı global CSS dosyamızda bununla ilgili ufak tefek ayarlar yapacağız. Diyeceğiz ki body. Tüm body'leri etkilemesini istediğim için direkt Tailwind'e ek olarak diyorum ki burada add apply, daha sonra bg Zinc 900 diye bir renk seçeceğim. Şöyle gördüğümüz gibi bir renk. Sonrasında diyeceğim ki bu renk HD full olsun. Overflow X hidden. Diyorum ki X'te taşan bölgeleri gizli arkadaşım diyorum. Bu şekilde bir belirtme yapıyorum. Sonra yine Next ile ilgili ayarlarımızı yapabilmek için şöyle bir class daha ekliyorum. Diyorum ki Next, yine aynı şekilde Apply, diyorum ki HD Full. Bunlar responsive olması için ve diğer şeyler için bunları bu şekilde ekliyorum. Yine aynı şekilde HTML'de de aynı şekilde full olduğunu söylüyorum. Projeme birkaç tane resim ekledim. Public klasörünün altında, Images klasöründe resimlerim burada. Siz de aynı resimleri indirmek isterseniz benim GitHub hesabıma gelip aynı şekilde Netflix clone yazan repodan aynı şekilde siz de resimlerimi indirebilirsiniz. Şimdi gelelim ilk başta giriş sayfasını yapmakla başlayalım. Out sayfamı aynı şekilde açtım. Açtıktan sonra ilk başta şurada benim Hero diye bir resmim var. Bu resmi arka plan resmi olarak kullanacağım ve logoyu da yine aynı şekilde üstüne bir yere ekleyeceğim. Şimdi ilk olarak şuradaki alt sayfamı tekrar açayım. Şuraya bir class name yazarak başlıyorum. Diyeceğim ki şimdi içeride resim için URL kullanacağım için tırnaklarımı değiştiriyorum. İlk olarak buranın bir relatif yapıda olduğunu, daha sonra h full, daha sonra v full bu şekilde ve sonrasında diyeceğim ki resmimin URL'i bg URL parantez açıyorum, içine tırnak, tam olarak yerini söyleyeceğim. Diyeceğim ki images'ın içindeki hero.jpg. Evet, resmim geldi. Resmim geldikten sonra diyeceğim ki bg no repeat, resim tekrarlanmasın. Sonrasında diyeceğim ki bg tam ortalı olsun. Evet, gördüğünüz gibi birazcık değişti. Daha sonra bg cover diyerek bunu söyleyeceğim. Sonrasında ben bu resme, yani bu plana şöyle birazcık şeylik eklemek istiyorum. Birazcık böyle arka planda kalacağı için bu resmin çok net olmasını istemiyorum. O yüzden dolayı bir tane daha div ekliyorum ve bu divime diyeceğim ki div class name, senin arka planın arkadaşım siyah olsun. Yine H'de full ol sen, V'de de full ol ve BG opacity'in senin 45 olsun. Şu şekilde yaptığımızda gördüğümüz gibi böyle bir şey oldu. Şimdi şeylerimi artık, tasarımlarımı bunun içine yazacağım. İlk olarak logoyu ekleyerek başlayalım. Logoyu eklemek için bir tane nav yazacağım. Diyeceğim ki nav class name. Daha sonra bunun içine diyeceğim ki bir img src, şöyle aynı şekilde buna da class name vereceğim. Şimdi ilk başta bir resmimizi çekelim. Diyeceğim ki images'ın içindeki logo.png resmimiz geldi. Daha sonra bu resmin çok büyük olduğunu düşünüyorum. O yüzden H12 diyerek resmimi küçülttüm. Sonra gelelim Now'la ilgili işlemlerimize. Şimdi resmim benim burada çok bitişik. Yukarıdan aşağıdan sağdan soldan boşluklar vermem gerekiyor. Bunun için diyeceğim ki px12 kaçmış px? 48 pikselmiş light ve ref'ten. Diyeceğim ki daha sonra da py6 diyelim mesela. Bu kaçmış? Bu da top ve bottom'dan 24 pikselmiş. Şu şekilde resmim geldi. Tamam, güzel. Şimdi gelelim bunun altına bir tane daha div oluşturalım ve bu divimizde de diyeceğiz ki benim input alanlarım olacak. Şimdi ben inputları birden fazla yerde kullanabilirim. O yüzden dolayı inputlarımı ayrı bir yerde yazacağım
Bu inputlarıma birer prop ekleyeceğim ve daha sonra bunlara istediğim yerden erişeceğim. Şu şekilde bir flex diyorum. Flex diyerek iç içe yan yana şeyler kullanacağımı söylemiş oluyorum. Ve içeriğinde justify center diyerek ortalı olacağını söylüyorum. Sonra tekrar geliyorum yine aynı şekilde div class name diyeceğim. Diyeceğim ki arkadaşım senin yine arka planın BG black olsun ve BG opacity'nin senin 85 olsun. Çok az bir şey yapmış olalım yani. Daha sonra px şöyle 20 diyelim mesela. Var mı 20? Bazıları olmayabilir çünkü. Px left ve right 80 piksel dedik. Daha sonra aynı şekilde py'den de 20 diyelim. Self center diyeyim. Daha sonra margin top vereyim. Şöyle bir de rounded x large diyerek ve v'de full olduğunu söyleyerek bir yapı oluşturayım. Şu an tabii ki bu yapımızın içi boş. Bu yapımızın içine bir şeyler ekleyeceğiz. Ve aynı zamanda bizim bu yapıyı sadece yani şu an biz bu yapıyı şu an bu şekilde ekledik mesela görüyoruz. Ama ben bu yapıyı aynı zamanda LG'de yani şöyle bakacak olursak Tailwind'in şeyine şöyle screenlere bakalım. Burada diyor ki SM 640 yani minimum 640 ise MD 768 LG minimum 1000.24 ise o zaman diyeceğim ki şu şekilde kullanacağım. LG'de sen bunu white'ını 2 bölü 5 sayfanın 2 bölü 5'i yap diyeceğim. Şöyle tekrar bakalım. Evet şöyle büyüttüğümüz zaman bu şekilde yani tam ortalı yapmış olacağım. Ama mobilde ne yapmış olacağım? Böyle olacak. Evet bu şekilde bir yapımız olacak. Sonra tekrar bunun içine geleceğim. Diyeceğim ki bir tane H2 ekleyelim ve diyelim ki register. Tamam. Bu register'a şöyle bir bakalım. Nereye ekledi? Şuraya bir yere ekledi ama hiçbir şey gözükmüyor. Bununla birazcık tabii ki oynayalım. Öncelikle diyelim ki senin yazı rengin senin bir white olsun ki göreyim ben seni önce. Onun dışında yazım birazcık büyük olsun. Text 5x large diyelim. Daha sonra aşağısında gelecek şeye birazcık boşluk verelim ve fontun da kalın olsun. Semi bold diyelim. Evet şu şekilde bir şey oldu. Evet bunu birazcık daha sonra olmazsa sağdan soldan orta bakarız bir tasarıma değiştirmemiz gerekirse değiştiririz. Onun dışında şimdi ben bunu yazdım. Bunun aşağısına bir div class name diyeceğim ve şu şekilde şimdi diyeceğim ki bu class name'e yine flex yapıda olsun ve flex call olsun ve gap 4 diyelim boşluklar için. Şimdi ben burada flex call yani kolum yapısını kullanıyorum ama şimdi ben burada içeride yan yana şeyler kullanmak isteyebilirim. Yani mesela örnek olarak benim input ve label'larım olabilir. Ben bu input'larla birlikte bu label'lar ve input'ları tek bir tane komponente çevireceğim ve bunları sürekli dediğim gibi aynı yerden çağıracağım. Şimdi bizim normalde Tailwind CSS dosyamızın içinde components diye bir tane neyimiz vardı? Hazır ayarımız vardı. Yani ben Pages'ın olduğu alan gibi şöyle buraya bir tane klasör ekleyip new folder components dersem Tailwind CSS bunları da ne yapacaktır? Anlayacaktır ve burada bir stil olduğunu bilecektir. Ben buraya bir tane input nokta tsx diye bir yapı oluşturuyorum ve ben burada input'umla ilgili özellikleri vereceğim. Bu input alanında neler olacak? Hemen o gelip onları tanımlayarak başlıyorum. Diyeceğim ki interface input props. Daha sonra kullanacağım alanları söyleyeceğim. Daha id string. Bundan birkaç tane ihtiyacım var. Daha sonra on change özelliğini kullanacağız. Yani diğer taraftan vereceğiz ve bunun tipi any olsun. Daha sonra value ve bir label kullanacağım. Bu label'ı göstermeyeceğim ama tasarımı daha güzel bir hale getirebilmek için kullanacağım. Label başka neye ihtiyacımız olabilir? Bir de tipe ihtiyacımız olacak. Bu şekilde söyledim. Daha sonra bunu ekleyebilmek için buraya diyorum ki const input
Daha sonra 2 nokta react nokta fc input props şöyle bir eşittir. Şuraya da şöyle bir eşittir ekliyorum. Daha sonra bu şekilde açtıktan sonra control space virgül control space bu şekilde hızlı bir şekilde ekleyebilirim. Sonra dediğim gibi ben burada bir input ve bir label'ımın olduğunu söyledim. Hemen bu input ve label alanlarımızı ekleyelim. Input şöyle yapalım hatta. Label ve bu label'ı diyeceğiz ki şöyle, evet. Input'umuzun özelliklerini ekleyelim. ID'si olacak. Yukarıdan gelen ID, value aynı şekilde. On change'ine şu tiplerde hata almamak için şu şekilde yazıyoruz. Şöyle yapalım. Evet. Evet, bunları bu şekilde tanımladım. Hemen şöyle bir tane de class name söyleyelim ve buraya block diyelim şimdilik. Şimdi bunu gelip aynı şekilde out sayfamda tanımlayayım. Diyeceğim ki input tamam. Hemen gelip burada söylüyorum. Input şöyle yapalım yine. Control space ile ID değeri olacağını söylüyoruz. Name alanımın olacağını söylüyorum. Value diyeceğim. Şimdi benim bu value vesaire içine bir şeyler yazabilmem için öncelikle bir use state tanımlamam gerekiyor. Şöyle diyeceğim o yüzden. Const şöyle bir şey name virgül set name eşittir use state. İçinin boş olacağını söyleyeceğim. Benim burada e-mail ve parola gibi iki tane daha alanım olacak. Onları da hemen ekleyelim. Set name e-mail password. Buraları düzeltiyorum aynı şekilde. Evet. Value'suna aynı şekilde gelip yine diyorum ki yukarıda tanımlamış olduğum name'i buraya ekliyorum. Sonra label özelliği olacak. Name yazsın ya da user name yazsın. Sonra on change özelliğine şöyle bir parantez açıyorum. Any şöyle sonrasında ne diyorduk? Şöyle any set name nokta target value'dan değeri almasını gerektiğini söylüyorum. Sonrasında value değerini zaten söyledik. Başka ne kaldı geriye? Tip kaldı. Tipine de text olduğunu söylüyorum. Şöyle bir bakalım. İçine yazabiliyorsam bir sorun yok demektir. Şimdi gelelim bunun tasarımını yapmaya. Hemen geldim buraya. Diyeceğim ki ilk olarak blok dedik. Köşeleri vesaire bükmek istiyorum. O yüzden bir rounded x'lar ekleyeyim. Şöyle enter yapa yazayım. Sonra birazcık genişlik verelim buna. Yukarıdan boşluk vereyim. Aşağıdan bir boşluk vereyim. V'sine full diyeyim. Tüm sayfayı kaplasın. Text base diyelim. Textimiz white olsun. Rengimiz BG Natural 600 olsun. Şöyle bir bakalım. Evet, şöyle bir yapımız oldu. Şimdi ben buraya tıkladığım zaman şu çevredeki border'ı vesaire de istemiyorum. Hemen onunla ilgili de bir çalışma yapalım. Diyelim ki focus outline none ve aynı zamanda yine focus ring 0 diye.
Evet, tıkladığım zaman bir işlem yapmıyor. Tamam. Burada dediğim gibi placeholder kullanmayacağım. O yüzden placeholder'ımı şöyle ekleyeyim sadece. Şimdi bu yapacağım yapıda şöyle diyeceğim ki buraya HTML4 ve buradan yukarıda diğer tarafta tanımlamış olduğum ID'ye göre alsın ki ben buradaki yazımı daha güzel bir şekilde bunun üstüne geçireyim. Diyeceğim ki şöyle class name, öncelikle bunun absolute olması gerekiyor. Evet, şöyle yazalım. Şöyle bir bakalım bir şey geldi mi? Şöyle sayfama şöyle bir bakıyorum. Normalde gelmesi gerekiyor. Nereye geldi? Şöyle sağ tıklayayım, incelediğim label'ımızın yeri şuraya gelmiş. Şimdi buna şöyle yapacağız. Şuraya öncelikle div class'ına relative diyeceğim ki birbirleriyle birlikte hareket edebilsinler yani. Buna göre değer almasını istiyorum. Absolute diyeceğim. Daha sonra text'ine base demiştik. M'de yok, sm diyelim. Enter. Daha sonra text zinc 50 diyelim. Sonra başka ne ekleyebiliriz? Top 4 diyeyim. Şöyle bir bakalım ne oldu ne bitti. Evet, şu şekilde geldi. Şunu şöyle birazcık küçülteyim. Şunu da şöyle küçülteyim. Bir yandan bakalım. Tamam. Sonra z indeksi 10 olsun. O şekilde söyleyelim. Left 6 diyelim. Evet, şöyle biraz bu tarafa doğru kaydırdım. Onun dışında şimdi şöyle bir şey istiyorum ben. Bu username tıkladığım zaman böyle yukarı doğru kaysın. Hatta şunu tek sm değil, yukarıda buna base demiştik. Buna da base diyelim. Şöyle aynı olsun boyutları. Tıkladığım zaman böyle birazcık yukarı doğru gitsin istiyorum. Bunun için buraya geleceğim. Peer ekleyeceğim. Ve buraya da gelip tekrar peer placeholder shown scale %100 olsun. Yine tekrar bir tane daha peer placeholder shown, yine translate ekseninde y ekseninde translate y ekseninde y0 diyelim şu şekilde. Yine peer focus özelliğine diyeceğiz ki scale'de 75 ol, yani küçül. Evet, şu şekilde söyleyeceğim. Daha sonra peer yine focus translate y ekseninde 3 ol diyeceğim. Translate y ekseninde şöyle 3 diyelim. Şöyle tekrar gelip bakayım. Tıkladığım zaman şu şekilde aşağı doğru gitti. Tabi konum açısından birazcık yanlış oldu. Hemen buna bir tane top ekleyelim. Diyelim ki top 4. Tekrar bakalım. Tıkladığım zaman aşağı gidiyor. Top 2 defa vermişiz. Vermişiz normalde. Başka ne verebiliriz? Top 2 desem peki buna nasıl olur? Tekrar bakalım. Bu şekilde geliyor. Tam istediğim gibi olmadı. Şuraya bir tane scale verelim. Normal scale 75 diyelim tekrar. Bir daha bakayım. Yine olmadı. Şöyle yapalım. Şu translate y3'ü şuraya ekleyeyim ama eksi olarak ekleyeyim. Şöyle bakıyorum. Buraya tıkladığım zaman aşağı doğru gidiyor. Ben bunun üstte kalmasını istiyorum. O zaman topla oynayacağız. 4 diyeyim tekrar. Daha aşağı gitti. Top 1 desem. Evet. Şu an tam istediğim gibi olmadı. Şuna eksi 3 diyelim.
Evet, şu an tam yukarı gitti. Buna eksi dediğim zaman istediğim gibi oldu. Ama şurası birazcık fazla oldu. Bir diyelim. Aslında iyi gibi ama 2 diyelim şöyle tekrar. Yazım birazcık küçük kalıyor galiba. Büyüttüğüm zaman nasıl? Şu topa tekrar 2 diyelim. 3. Tamam, iyi gibi neredeyse. Tamam, bu şekilde kalsın. Başka ekleyeceğim. Şu an buraya bir şey. Bir de çok hızlı geçiş oluyor. Birazcık bunu ben yavaşlatmak istiyorum. Bunun için bir tane duration ekleyeyim. 150 diye. Şöyle yumuşak bir geçiş olsun. Tamam. İçine bir şey yazdığım zaman hizalı olmasını istiyorum. O yüzden dolayı şurada bir tane ya da şurada left ekleyeceğiz. Right ekleyeceğiz ya da şöyle left diyelim buraya. Left 6 diyelim buna da. Aynı hizaya gelmedi. 12 diyeyim. Tekrar bakalım. Olmadı. Şöyle yapalım. Şu left'ini düşüreyim. 3 diyeyim. Evet, aynı hizaya getirdik. Ama birbirinin neredeyse aynısı gibi oldu. Birazcık şöyle yapalım. Şuna yavaş geçiş için bir de duration'la birlikte bir transform ekleyeceğim. Şöyle tekrar. Başka şu zinc 50 değil. Şunu birazcık koyutarım. 500 diyeyim. Evet, hiç okunmadı. 300 yapayım. Evet. Yazı renkleri en azından birazcık daha iyi gibi. Ya da 400 yaparsam sanırım daha iyi olacak. Evet. Şu şekilde oldu. Tamam. Şöyle birazcık daha padding top, şunu 7 yapayım. 5 yapayım. Tekrar bakalım. Left 3. Şunu birazcık daha azaltalım. Ya da 5 diyeyim. Tamam. Şu şekilde güzel oldu. Tamam. Prop'la input alanlarımı bu şekilde ayarlamış oldum. Şimdi madem input alanını oluşturduk, şimdi diğer alanlarımızı da aynı şekilde oluşturalım. Şöyle bir tane kopyaladım. Bir tane daha kopyaladım. Sonrasında bunların içlerini düzelteceğim. Diyeceğim ki ID'si bunun name değil, email olsun ve value'su yine email olsun. Buraya da diyelim ki email or ya da sadece email adres diyelim. Sonra şunları düzeltmemiz gerekiyor yazı yazabilmemiz için. Set email, daha sonra type'ı email olsun. Bu alanımızın ismi password. Yine aynı şekilde password. Evet, şu şekilde yazalım. Şöyle set password diyorum buna da. Evet, 3 tane alanımız oldu. Şöyle tıkladığım zaman bunlar birazcık farklı kayıyor. O yüzden dolayı şu input'uma geleyim. Ek bir tane daha CSS yazacağım. Diyeceğim ki şu şekilde origin 0. Evet, şimdi şöyle tekrar bakalım. Evet, şimdi eşit hizadalar, bir sıkıntı yok. Sadece şunların birazcık başında hizalamak isteyebiliriz. O yüzden şuna left 7 diyelim, bakalım olacak mı? Evet, aynı hizadalar. Böylelikle daha mantıklı bir tasarım oldu. Şimdi gelelim bunun altına butonlar oluşturmaya. Butonlar için şöyle bunun bittiği yere, şöyle div class name bunun bittiği yere bir tane daha, ya div açmayalım, direkt diyelim ki buton class name şöyle diyelim ki bg red 700 olsun. Sonra büyüklük için p'ye 3 verelim. Text'i white olsun. İçinde
Singap yazsın. Şöyle bir bakalım. Evet, şu şekilde oldu. Sonra buna rounded ekleyelim şöyle. Sonra V full diyelim. Hep tüm kaplasın. Evet. Birazcık yukarıdan vesaire boşluk verelim. MT 10 diyeyim. Şöyle enter yapayım rahat gözükmesi için. Sonra bunun üzerine geldiğimde küçük bir efekt olsun. Diyeceğim ki hover BG red 800 olsun. Evet. Çok hızlı geçişi var. O yüzden dolayı translation ekleyelim bir tane. Evet, yumuşak bir geçiş oldu. Başka bir şey eklemeye pek gerek yok gibi. Burası da tamam. Şimdi bunun dışında ben bunun alt taraflarına iki tane daha ikon eklemek istiyorum. Normalde Register'da, Netflix'te yok. Ama biz yine ekleyelim. Şöyle geleyim. Bunun için React ikon kullanacağım. Şöyle bunun kullanımı için şunu aynı şekilde geliyorum. Kopyalıyorum ve bunu yapıştırıyorum. Evet, kurulumu bekliyorum. Evet, sonra tekrar yeniden başlatalım. Kullanım için örnek olarak mesela şu var. Ya da diğer taraftan diğer ikonlara bakıp kullanabiliriz. Şöyle yapacağım. Şu buton, bunun altına bir tane daha div açıyorum. Daha sonra class name flex yapıda olduklarını söylüyorum. Yan yana ekleyeceğim çünkü. Daha sonra flex row kullanacağım. İtemler ortalı olsun. Gap 4 verelim boşluklar için. Margin top yukarıda kaç vermiştik? 10 vermiştik. Yine 10 verelim. Justify center diyerek ortalayalım. Evet, sonra bir tane daha şu şekilde div açayım. Sonrasında şöyle diyelim bunu class name. Şimdi şundan bir tane daha ihtiyacımız olacak gerçi. İlk bir yazalım olmazsa ondan sonra şey yapalım. Şöyle sayfamın bu tarafına geleyim. İlk başta bir tane ikon ekleyeceğim. Diyeceğim ki FC Google. Bu şekilde bir ikonumun olması gerekiyor. Bu kütüphane ile birlikte. Bakalım var mı? Şöyle bakalım. Bunu yüklememiz için şöyle bir tane şey olması gerekiyor. Şu. Evet, şöyle geleyim. Peki fa Google var mı? Evet, fa Google varmış. Bunu kullanalım. Yine geleyim aynı şekilde fa Google şeklinde tanımlayayım. Tekrar gelip bakayım. Bunun burada bir hata olduğunu söylüyor. Şöyle tekrar bakalım, bir yukarıdan yazalım. Evet, bir hata yok ama bir şey gelmedi. Bir boyut vesaire verelim buna. Diyelim ki size'ı olsun. Eşittir 50 diyelim mesela. Evet, bir şey geldi gibi ama çok da gözükmedi. Şöyle yapayım, sağ tıklayayım, incele. Evet, şuraya bir SVG gelmiş ama sayfamın renginden dolayı herhalde gözükmüyor. Şöyle yapalım. Buradaki text'e bir white diyelim bakalım ya da bg white diyelim bir öncesinde. Bg white. Evet, bg white dersem şu an gördüğümüz gibi gözüktü. Şöyle yapalım biz o zaman. Diyelim ki v'si 10 olsun. H'si 10 olsun. Sonra rounded full diyelim. Yuvarlak bir şeyim olsun. Rounded non full. Evet. Sonra item ortalı olsun, içindeki item. Justify da ortalı olsun. Şöyle bir bakalım. Evet, pek anlaşılır olmadı. Başka ne ekleyebilirim? Üzerine geldiğim zaman kursor pointer olsun. Yani şu el işareti olsun. Bunun boyutlarını birazcık oynamamız gerekecek sanırım. Rounded full. İçindeki rengi de değiştirebiliriz aslında. Ya da şöyle yapalım. Şuna 50 değil. Öncelikle bir 30 diyelim bakalım tekrar. Evet, şu şekilde oldu.
Item center, justify center dedik ama tam ortalamadı. Şöyle 33 desek ne olur? 35. Evet, şunları arttıralım şöyle bir 12 yapayım. Item center. Şurada flex row dememişiz. Şu bu arada şunu da düzelteyim. Gap 4 mt 10. Tamam, bir sıkıntı yok gibi ama tam ortalanmadı. Şöyle 40 yapalım. ...42 yapayım. 46 yapayım şöyle. Tamam, şu an tam ortalı gibi oldu. Şöyle büyüteyim vesaire, bir bakayım. Bir sıkıntı var mı? Yok. Tamam. İçindeki rengi şöyle yapabiliriz. Diyelim ki text red 700 diyelim bakalım. Justify center, başka center ne vardı? Şöyle tekrar bakayım. Text center diyelim. Tamam. Şundan bir tane daha kopyalayayım. Sonra tekrar geleyim, yine aynı şekilde şuradan bir virgül atayım. GitHub'a eklemeye çalışalım. Fagit diyelim mesela. Buraya tekrar geleyim. Fagit. Ya da başka ne var? GitHub varmış. Şunu ekleyelim. Evet, şu şekilde oldu. Buradaki bunun rengi tabii ki siyah olsun. Text black diyelim. Evet, pek istediğim gibi olmadı açıkçası. Şöyle yapalım. Şunu flex ekleyeyim içine bir tane. Ve şuraya da yine aynı şekilde flex ekleyeyim. Evet, şu an ortalandı gibi. Artık birazcık düşürsem 30 diyelim hatta, şöyle bakalım. Evet, daha güzel bir görüntü oldu. Tamam. Bunları da bu şekilde hallettik. Hemen altına şöyle geliyorum. Şu divin bittiği yere bir tane daha alan oluşturalım. Diyelim ki P olsun. Diyelim ki P class name, içine de diyelim ki already have an account diyelim. Evet, şuraya şu şekilde geldi. Buna birazcık class ekleyelim. Diyelim ki text natural 100 diyeyim. Sonra mt 12 diyeyim. Şöyle bir bakalım. Evet, birazcık sanki koyu gibi. Şöyle 600 yapalım. Evet, belli belirsiz şöyle bir yazımız olsun. Onun dışında buraya şöyle şey ekleyebiliriz. Bir giriş yap ve onun gibi bir yazı ekleyebiliriz. Bu yüzden şöyle bir tane daha span ekleyeyim. Bu spanın içine de diyelim ki create an account. Bu şekilde yazalım. Evet. Bunu da birazcık yine aynı şekilde class name text white olsun. Bu çok belirli olsun çünkü. Margin left 2 olsun. Bakalım şöyle. Tamam. Üzerine geldiğim zaman bir şey olsun. Kursor olsun. Yani sonuçta tıklanabilmeli buna. Onun dışında bir de hover özelliği ekleyelim. Diyelim ki underline veya yumuşak geçiş içinde transition ekleyelim. Bakalım. Evet, şu şekilde bir yapımız oldu. Evet, şurada bir metin hatası yaptım aslında. Already have account demem gerekiyordu aslında. Bir hesabım var dediğim zaman beni normalde login sayfasına yönlendirmesini istiyordum ben. Şöyle yapacağız. Zaten biz bu sayfayı tek bir sayfa şeklinde yapacağız. Yani ben buradaki yazıya tıkladığım zaman login sayfası olacak. Şuradaki şu username yazısını
tekstini kaybedeceğiz. Şuradaki sign up yazısı kaybolacak, login olacak ve buradaki yazılar duruma göre değişecek. Şimdi birlikte bununla ilgili ayarlarımızı yaparak başlayalım. İlk olarak yukarı doğru geliyorum. Tanımlamam gereken bir iki tane şey var. Şimdi ben burada diyeceğim ki bir varyantım olacak benim. Diyeceğim ki const variant, daha sonra set variant diyeceğim. Bu varyantlarımdan bir tanesini sabit olarak söyleyelim. Diyelim ki use state, yine aynı şekilde benim standart sayfam ilk açıldığındaki varyantım login olsun. Tabi şu an için bu login varyantı bir yere eklemedik ama ekleyeceğiz. Daha sonra diyeceğim ki şöyle bir tane const router diye bir şey tanımlayacağım ve eşittir use router ekleyeceğim. Sonra bir const toggle, yani varyantı değiştirmek için şöyle bir tane diyeceğim ki use callback, parantez aç şu şekilde ve burada yapacağım işlemleri söyleyeceğim. Set varyantımı benim buna göre değiştir arkadaşım. Current variant diyelim bunun ismine ve diyelim ki bu current variant eşitse login'e veya register'a, bu şekilde yapacağım ama değilse o zaman login'e şeklinde söyleyeceğim. Evet, bunu bu şekilde tanımlıyorum. Sonrasında şurada bunun hata olmaması için şurada bir tane boşluk döndürüyorum. Evet. Şurada bir tane de virgül olacak. Tamam. Şimdi şöyle yapacağım. Ben şimdi aşağı tarafta API ile ilgili bağlantılarımı daha sonra ekleyeceğim. Ama şimdilik yerlerini belli etmek için şöyle use callback ekleyelim. Ve daha sonra ESYNC diyelim. Şöyle aç kapat. Şu şekilde bir yapı yazalım. Ve bunun içinde şimdilik hiçbir şey yapmayacağımız için sadece bir tane try, şöyle try catch desek gelir mi? Tamam. Şu şekilde bir tane try catch döndürelim. Bundan yine aynı şekilde bir tane daha gelip kopyalayayım ve diğer alanımın da register olduğunu söyleyeyim. Tamam. Şimdi gelin bunları teker teker yapmaya. İlk olarak register bölümüyle başlayalım. Yani şurası normalde register ya da login olması gerektiğini söyleyeceğiz. Ama ilk başta şuradaki bu yazıya tıkladığımız zaman değişeceği için ilk bu alanı ayarlamakla başlayalım. Şöyle geliyorum. Burada diyeceğim ki şimdi bizim standart varyantımız başlangıçta ne? Login. Benim yukarıda tanımlamış olduğum varyant eşitse login'e, o zaman bana de ki ilk defa mı Netflix kullanacaksın? Yok, ilk defa kullanmayacağım. Yani diğer, eğer ki değilse, yani şeyse, register'sa, bir hesabı varsa, o zaman already have an account. Benim zaten bir hesabım var arkadaşım desin. Evet, varyantımızın ilk şeyini bu şekilde, bu şartını burada yazalım. Sonra benim bu işlemi yapabilmem için şuraya tıklamam gerekiyor. Şöyle şunları enter atalım, rahat gözüksün olmazsa. Şu class name'e de şöyle bir enter atayım. Şöyle birazcık büyütsem ya da şöyle yapalım. Class name şöyle enter, tamam. Şöyle rahat gözüksün. Şimdi buraya sıkmana diyeceğim ki yukarıda tanımlamış olduğum on click ve yukarıdaki bunun ismi neydi? Toggle variant. Bunu buraya bu şekilde ekliyorum. Buna tıklandığı zaman artık bununla ilgili bir değişim olacak. Şöyle bakalım var mı bir şey, bakın şurası değişiyor şu an. Gördüğümüz gibi. Şimdi bu yaptığımız her şeyi, bu değişiklikleri, yani buraya tıkladığım zaman olması gereken tüm değişiklikleri ne yapacağız? Teker teker söyleyeceğiz. Şimdi ilk başta buradaki bu alanı create an account yazısını değiştirerek başlayalım hatta buna. Burada diyelim ki variant eğer eşitse login'e, o zaman
Şöyle diyelim. Create, yani normalde eğer login'e eşitse bu kullanıcının diğer ekrana geçmesi gerekiyor. Yani login'deyse, giriş yapabiliyorsa kullanıcının diğer ekrana geçmesi gerekiyor. O yüzden buranın create an account olsun. Ama eşit değilse o zaman login olsun. Yani register sayfasındaysa login olsun şeklinde söyleyeceğiz. Şöyle bakalım. Evet, burası da artık değişiyor. Already have an account. Evet, bir hesabım var. Login'e bastığım zaman ne yapmış oluyor? Bu sefer bu geliyor. Şimdi gelelim aynı şekilde bunlara göre ayarlayalım. Şimdi login sayfasına baz alarak gideceğim ben. Şöyle yukarı doğru gelelim. İlk başta şu register'ımızın yazdığı yeri değiştirerek başlayalım ki tüm sayfamızın gidişatını aynı zamanda oradan takip edelim. Hemen buraya geliyorum. Diyorum ki variant eşittir login ise, yine aynı şekilde variant eşittir login ise. O zaman burada desin ki sync in, yani giriş yap. Ama değilse o zaman register desin. Evet, şu an sync in. Şöyle tekrar bastığımızda evet bu şekilde yaptık. Şimdi normalde giriş yapacağımız zaman bizim burada ya username'in olması gerekmiyor ya da e-mail ve password'la giriş yapmamız gerekiyor. Yani normalde kullanıcı girişlerinde ne olur? 2 tane alan olur. Biz e-mail ve password'da giriş olduğunu söyleyelim. Aslında burası username değil aslında. Burasını aslında full name olarak düşünmek daha mantıklı gibi. Evet. Şu singini de yanlış yazmışım. Hep yanlış yazıyorum zaten. Tamam. Evet. Şunu bu şekilde düzeltmiş olalım. Şimdi tekrar gelelim, bu alanları teker teker söyleyeyim. Şimdi benim bir hesabım varsa mantıken benim burada, yani burası login'e eşitse buranın gözükmemesi gerekiyor. Bunun için tekrar geliyorum. Şuraya bir varyant daha açıyorum. Diyorum ki varyant eşittir register ise o zaman bana burayı göster arkadaşım. O yüzden dolayı şuraya şöyle VV yazıyorum ve bir tane parantez açıyorum. Ve bunun içine bu input'u taşıyorum. Evet, tekrar bakalım. Şu an login ekranındayız. Bu şekilde create an account dediğim zaman register'a geçiyorum ve bilgilerimle ilgili ekranım geliyor. Şunu şöyle kaydıralım. Tamam. Sonra buraya kadar tamam gibi. Şu butonumuzla oynayalım hemen. Butonumuzla ilgili bir değişiklik yapalım. Butonuma da yine aynı şekilde hep SingUp yazıyor. SingUp değil. Burada da ya login yazsın ya da aynı şekilde SingUp yazsın. Bunun için de yine butonumun yazısının olduğu yeri bulmam gerekiyor. Şöyle bakalım, butonum nerede benim? Şurada. Bu butonumun yazısının olduğu yere şöyle enter. Tekrar geliyorum ve diyorum ki yine bir variant eşittir login ise o zaman ne yapacaksın? Login diyeceksin, ama değilse o zaman signup diyeceksin. Evet, şu an login ekranındayız. Tekrar basalım, SingUp'a döndü. Burası da tamamlandı. Onun dışında şunları da ekleyelim bu arada. Şöyle yapalım. Şimdi biz normalde yukarı ne dedik? Burada işte register ve login ile ilgili şeyler ekledik. Bunları aynı zamanda bizim butonlarımıza da ekleyelim. Yani butonumuzun on click eventine de ekleyelim. Madem buraya kadar yazdık. Hemen geliyorum, diyeceğim ki on click eğer ki variant yine aynı şekilde eşittir login ise o zaman çalıştıracağın şey yukarıda tanımlamış olduğum login. Ama değilse o zaman çalıştıracağın şey register. Tamam. Şu an bunları anlamak için şöyle diyebiliriz. Tekrar gelelim. Console.log login console.log register diyerek bunları test edebiliriz. Şöyle incele console. Şu an logindeyim. Console login'e bastım, logindeyim. Şöyle tekrar basalım. Tekrar bastım, register'dayım. Bir sıkıntımız yok bununla ilgili. Tamam. Burası da tamam. Onun dışında başka ne ekleyebiliriz? Şuradaki şu divlerimize de
yani şu yapmış olduğumuz butonlara da şu an için yönlendirmek için bir tane sayfa yazabiliriz. Hemen onun için de şöyle tekrar geliyorum. Diyeceğim ki on click, şöyle bir parantez açtım. Diyeceğim ki şimdi bu sayfaları daha önce tanımlamadık ya da hiç şey yapmayalım biz bunu. Daha sonra profil sayfasını vesaire yaptığımız zaman yönlendirme işlemini yaparız. Şu an hiç karıştırmayalım burayı. Evet. Şu anlık için bu kadar yeterli. Şimdi eklentiler bölümünden Prizma'yı muhakkak eklemeniz gerekiyor. Ekleme işlemini yaptıktan sonra projemizi durduruyoruz. npx Prizma generate diyerek bir kurulum başlatacağım. Bu yapmış olduğum kurulumla birlikte ben ne yapmış olacağım? Projemi MongoDB'ye bağlamak için gerekli bayrak ayarlarını, yani komut ayarlarını yapmış olacağım. Yükleme birazcık uzun sürebilir. Ben daha önce yüklü olduğu için biraz hızlı bir şekilde yükledi. Sonrasında şöyle tekrar geliyorum. Diyeceğim ki bağlantı ayarları için npm install -d daha sonra Prizma diyerek bağlantı ayarlarını projeme ekleyeceğim. Bekliyorum. Evet. Sonra gördüğümüz gibi package dosyaları değişti. Sonra tekrar geliyorum. npx Prizma init diyeceğim. Evet, bana bir Prizma dosyası oluşturdu ve environment dosyasında bir takım ayarlar yaptı. Şimdi şöyle yapacağım. Ben buradaki Prizma dosyamın içine gireceğim. Ben PostgreSQL değil MongoDB kullanacağım. O yüzden dolayı bunu burada bu şekilde değiştiriyorum. Sonrasında tekrar geliyorum. Diyorum ki npm install add Prizma silent diyerek bunu tekrar yazıyorum. Bana bir tane lib dosyası oluşturması gerekiyor. Bekliyorum. Evet, oluşturmadı. Tamam, sıkıntı yok. Geliyorum tekrar buraya bir tane new folder. Zaten oluşturmuş olsaydı da ben o lib dosyasını silecektim. Tekrar geliyorum, bir tane lib dosyası oluşturuyorum. İçine geliyorum. Prizma.db.ts diyerek dosyamı bu şekilde tanımlıyorum. Şöyle projemi hemen ayağa kaldırayım bu arada. Bir hatamız vesaire var mı şu an için? Görelim sadece. Evet, şu an için herhangi bir sorun yok. Şimdi Prizma'yı kullanabilmemiz için bizim TypeScript ile bunları birbirine tanımlamamız gerekiyor. Hemen buraya geliyorum. Diyeceğim ki geliştirme aşamasında olduğumuz için Prizma silent, daha sonra aynen bu şekilde ekliyoruz. Sonra diyeceğim ki const silent eşittir global nokta Prizma db, şu şekilde new Prizma silent diyerek bunu yazıyorum. Sonrasında if process nokta environment nokta not environment eşit değilse production diyelim. O zaman yapman gereken şey global nokta Prizma db eşittir silent demek. Ve bunu da export default silent diyerek yapacağım. Sonrasında hemen geliyorum buraya, bir tane daha dosya oluşturacağım. Oluşturacağım dosyanın ismi global db. Şöyle Netflix clone tam içine geliyorum. New file global .d.ts diye bir dosya oluşturuyorum. Bu oluşturmuş olduğum dosyaya da yine aynı şekilde import type ekliyorum. Şöyle Prizma silent
Evet. Sonra aynı şekilde bir tane daha ekliyorum. Import type Mongo silent. Bunu şöyle yapalım, bir bakalım. Gelmezse yüklememiz gerekiyor. Şöyle bir bakalım. MongoDB, bunu yüklememiz gerekiyor. Şimdilik silelim olmazsa. Daha sonra yükleyince buraya ekleyeceğiz. Diyeceğim ki declare global namespace global this, daha sonra var Prisma db eşittir Prisma silent. Tamam. Bu şekilde kalsın. Şimdi bizim normalde şurada bir tane environment dosyamız var ve bu environment dosyası normalde bütün işte Laravel'de var, Python'da var, Django'da var. Bu environment dosyası genellikle kritik bilgileri saklar. Ne gibi kritik bilgiler? Mesela debug moddaysak burada belirtiriz. Ondan sonra bağlantı ayarları ile ilgili ayarlarımızı burada belirtiriz. Veri tabanı ile ilgili ayarlarımızı burada belirtiriz. Burada da bir tane gördüğümüz gibi PostgreSQL ile ilgili bir veri tabanı ayarı olduğunu görüyoruz. Şimdi biz bu ayarı aynı şekilde geleceğiz, sileceğiz. Ne yapacağız? MongoDB'ye bağlamak için ayarlarımızı yapacağız. Şimdi Google'a MongoDB Atlas yazarak şu siteye geliyoruz. Daha sonra bu sitede eğer ki kaydımız yoksa bir kayıt işlemi yapmamız gerekiyor ya da aynı şekilde bir giriş yapmamız gerekiyor. Şöyle bakıyorum. Nerede? Singen. Evet, buradan giriş yaparak devam ediyoruz. Şimdi giriş yaptıktan sonra daha sonra şuradan bir tane proje oluşturmamız gerekiyor. Ben oluşturdum Netflix Clone diye. Project 0 diye ilk başta eğer oluşturduysanız eğer burada karşınıza gelecek ekranda bir tane database yüklü bir şekilde geliyor. Onun yerine biz temiz bir başlangıç yapalım. Netflix Clone diyerek yeni bir tane proje oluşturalım. Ve database'imizi burada kendimiz oluşturarak başlayalım. Buyur database diyorum. Daha sonra buradan ücretsiz seçeneği seçmem gerekiyor. Şuradaki miktarlara dikkat edelim. Ücretsiz olanı seçiyorum. Şu. Daha sonra create diyerek oluşturmasını başlatıyorum. Evet. Oluşturduktan sonra şöyle bakalım. Burada diyor ki username bu diyor. Evet, tamam. Bir parola diyor ayarlaman gerekiyor diyor. Ben parolamı şu an için bu şekilde oluşturacağım. Sonrasında işte burada IP adresiyle ilgili ayarların olduğunu görüyoruz. Siz de şu an bulanık bir şekilde geliyor olabilir. Buraya kendi IP adresinizi eklemeniz gerekiyor. Şöyle ben sileyim, tekrar yeniden ekleyeyim. Şu şekilde bu IP adresi dışında giriş olmasını engellemek için aynı şekilde bunu buraya ekliyoruz. Yani güvenli IP adresini seçiyoruz. Go to overview diyorum. Evet, şunu şöyle yapalım. Birazcık bekliyorum. Daha sonra Connect seçeneğine tıklıyorum burada. Burada diyor ki MongoDB for VC Code. Şurada benim bağlantı ayarlarım var. Bağlantı ayarlarımı şuradan bu şekilde kopyalıyorum. Eğer ki istersem daha sonra ben veri tabanı ve şifresini de tabii ki değiştirebilirim. Şimdi bana gerekli bilgileri burada veriyor. Sadece parolayı vermiyor. Ve environment dosyasına geliyorum. Aynı şekilde ben parolamı buraya ekliyorum. Ya daha doğrusu buranın tamamını buraya yazıyorum. Evet, yazamadım. Evet, yazdım. Sonra ben parola kısmına da kendim zaten kullanıcı adımla aynı şekilde yapmıştım. Bu şekilde kayıt işlemini yaparak MongoDB ile iletişim bağlantı ayarlarımızı yapmış oluyorum. MongoDB ile bağlantı ayarlarımız şimdi bu kadar. Şimdi diğer şemalarımızı vesaire oluşturarak devam edelim. Şimdi bağlantı ayarlarımızı yaptık. Şimdi gelip modellerimiz yani veri tabanlarımızı ayarlayalım. Bunun için şöyle diyeceğim. İlk olarak bir tane model oluşturacağım ve diyeceğim ki bu modelde user isminde olsun ve alanları teker teker söyleyelim. Bir id'min olacağını söylüyorum ve string'imin id olduğunu söyleyeceğim. Daha sonra default olarak bunun otomatik artış yapmasını ve sonrasında map id diyerek şu şekilde bir tanımlama yapacağım. Alt-id diyerek bir tanımlama yapacağım. Bunun niçin yapıyoruz? Alt olarak veri tabanında bir id isimde otomatik olarak haritalaması için yapıyoruz. Evet. Sonra tekrar geliyorum.
db nokta object id diyelim. Tamam. Sonra bir tane name alanının olmasını istiyorum ve string diyeceğim, image diyeceğim, string diyeceğim ama zorunlu değil. Sonra bir tane email alanım olsun, yine aynı şekilde zorunlu değil ama unique olmasını istiyorum. Sonra email verified field diyelim ve date time ekleyelim. Buranın da zorunlu olmadığını söyleyelim. Hashed password diyelim ve string diyelim. Buranın da zorunlu olmadığını söyleyelim. Created at datetime diyorum yine aynı şekilde ve default'unu şu anki zaman olarak ayarlamak için now ekliyorum. Yine bu sefer updated at datetime'ını updated at olarak ekliyorum. Daha sonra şöyle bir section ekleyeceğim. Bunun aşağı tarafta şimdi tablosu olacak. Şu an o yüzden hata alıyormuş gibi gözükebilir. Sıkıntı yok. Tekrar aynı şekilde accounts diye bir şey ekleyeceğim. Bunun da aşağı tarafta tablosu olacak. O yüzden dolayı bunda da hata varmış gibi gözükebilir. Sonra bir de favorite IDs diye bir alan ekleyelim ve string yapıda dizi şeklinde olduğunu ve db.object id olduğunu söyleyelim. Neden gelmedi? Şuradan kopyalayalım. Tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim ilk olarak account'umuzu oluşturarak başlayalım. Diyeceğim ki model account. Account'umda bağlamak için benim yine bir ID'min olması gerekiyor öncelikle. Şunu bir kopyalayayım ve user'la bunu ilişkilendireceğiz. Şimdi bu bizim standart ID'miz. Yine aynı şekilde diyeceğim ki yukarıdaki user ID ile bağlanmanı istiyorum ben senin. Daha sonra senin yapının string olmasını istiyorum yine ve diyeceğim ki add db.object id. Sonra type'ın olsun senin ve string yapıda olduğunu söyleyeyim ve provider'ın olsun yine string yapıda olduğunu söyleyelim. Bunları ne için kullanıyoruz? Hesabın provider mesela hesabın işte Google, GitHub vesaire girişleri vesaire var mı diye ekliyoruz. Daha sonra yine aynı şekilde provider ekleyeceğim. Provider account ID ekleyeceğim daha doğrusu ve diyeceğim ki string yine refresh token diyeceğim. String diyeceğim şu şekilde, zorunlu değil. Access token diyeceğim. Hatta şu refresh token da yazarken şu şekilde yazalım. Refresh token, access token. Diyelim ki string. Bunlara aynı zamanda şu şekilde söyleyeceğim. db.string diyeceğim. Yine aynı şekilde db.string. Sonra token'ın zamanı için expires at ekleyeceğim ve diyeceğim ki şu şekilde token type'ını ekleyeceğim. String scope diye bir alan ekleyelim. Şöyle scope. Yine buranın da string olduğunu söyleyelim. Daha sonra id token diyelim. Yine string at db.string şeklinde bir ekleme yapalım. Başka ne ekleyelim? Bir de session alt tire state diyelim. Ve string yapıda olduğunu söyleyelim. Buranın da zorunlu olmadığını söyleyelim. Hatta şunun da zorunlu olmadığını söyleyelim. Tamam. Buraya kadar tamam gibi. Başka neye ihtiyacımız var? Şimdi şu yukarıdaki bunun ilişkisini yazmam gerekiyor. Buraya diyeceğim ki user'dan gelen
at relation fields, şöyle bir tane parantez, fields user id references, yukarıdaki id ve daha doğru da sonrasında eğer ki silinirse yapacağın işlem on delete cascade diyeceğim. Evet, şuraya kadar tamam. Sonra tekrar geliyorum, şöyle diyeceğim ki unique provider virgül provider account id olduğunu söyleyeceğim. Buraya kadar tamam. Şimdi session burada hata veriyor. Burası o yüzden kırmızı. Şimdi gelip session'ımızı yazalım. Hemen geliyorum. Şunu şöyle kapatayım. Şuraya kadar şöyle tekrar göstereyim size. Durdurmanız gereken yer varsa durdurun. Ya da GitHub hesabından aynı şekilde kopyalayabilirsiniz. Tekrar geliyorum. Bir tane daha model oluşturuyorum. Ve diyeceğim ki session, şöyle süslü parantez, doğru yazdık değil mi? Tamam. Diyeceğim ki şu id yapısına yine ihtiyacımız var. Şöyle yine aynı şekilde gelip kopyalayalım ve buraya ekleyelim. Dedik ki id string id, yine aynı şekilde tamam. Sonra session token ekleyelim ve string yapısının unique olduğunu söyleyelim ve user id ekleyelim ve yine aynı şekilde string db.object id diyelim ve expires ekleyelim, süreyle ilgili date. Evet, bazen gelmiyor. Şunu şöyle aynı şekilde gelip kopyalayayım. Date time. Sonra yine ilişkiyle ilgili yukarıdaki şu yapmış olduğumuz user ile ilgili alanı geleyim buraya ekleyeyim. Tamam. Şöyle şuraları, boşlukları sileyim. Bu kısım tamam. Şimdi geliyorum. Bir tane daha model oluşturuyorum. Modelimin ismi verification token. Yani token kontrol etmek için. Ne yapacağız? Biz token'ımızın geçerli olup olmadığını kontrol etmek için böyle bir alan ekliyoruz. Yine aynı şekilde şuna ihtiyacım var. Aynısından kopyalayayım ve şuraya ekleyeyim. Sonra enter diyeceğim ki identifier diye bir şey ekleyeceğim ve string yapıda olduğunu, token'ımın olduğunu, string diyeceğim ve unique olduğunu ve expires ekleyeceğim ve date time'ını yazacağım aynı şekilde ve şundan yine aynı şekilde gelip kopyalayacağım. Gerçi şöyle burada unique ne diyeceğiz? Şu ve token. Bunun ikisini kontrolünü yapacak. Buraya kadar tamam. Şimdi geriye ne kaldı? Artık model diyelim, movie diyelim. Yani filmlerimiz için bir tablo oluşturalım. Kullanıcılar bitti. Filmleri de oluşturup burayı bitirelim. Daha sonra diyeceğim, şöyle diyeceğim ki yine aynı şekilde şundan bir tane daha gelip kopyalayayım ve şöyle yapıştırayım. Şimdi benim filmimde neler olacak? Bir tane filmimin ismi olması gerekiyor ve string yapıda olması gerekiyor ve buradaki alanların hepsini zaten gerekli alanları yazacağım. Hepsi zorunlu. Description alanımız olacak ve string olacak. Daha sonra videomun URL'i olacak ve yine string yapıda. Daha sonra resmimin URL'i olacak. Burası da string yapıda. Daha sonra genre diye bir bölüm ekleyelim. Yani kategori bölümü olarak düşünebiliriz. String ve bir de duration. Yani filmimin süresi. Buraya kadar hepsini oluşturduk. Tüm modelimiz bu şekilde olacak. Şimdi modelimizi artık bir push edelim. Şöyle geliyorum, hemen projemi durdurdum. Daha sonra diyeceğim ki npx prisma db push. Bunu yazdıktan sonra enter'a basıyorum.
Evet, bir hata olduğunu söyledi. Provide string is valid dedi. Database ile ilgili dedi. Bir bağlantı ayarıyla bir sıkıntılı var dedi. Şimdi biz normalde buraya database'imizle ilgili bilgileri verdik. Ama şuraya normalde database'imizin ismini de söylememiz gerekiyor. Ben o yüzden dolayı buraya şu an test diyorum. Yani benim database'imin ismi test olacak. Şöyle gelecek olursak tekrar buraya ve burada database seçeneğine tıklarsak ve şu an push etmedim zaten. Browse collection dersek burada şu an için herhangi bir şey olmadığını görüyoruz. Ve tekrar npx prisma db push derse benim için bir şeyler oluşturmaya başlıyor gördüğümüz gibi ve başarılı bir şekilde oluşturdu. Tekrar şöyle sayfamızı bir yenileyelim bakalım ne oldu ne bitti. Evet, şu şekilde baktığımızda artık modelimizle ilişkin, yani yazmış olduğumuz modelimizle ilgili veri tabanımız artık burada hazır. Şimdi API'mizi yazdık. Hemen bağlantı ayarlarımızı yapmakla başlayalım. Şimdi ben provider'lar yazacağım. Yazmış olduğum provider'larda benim buradaki bir normal giriş ekranım, Google'la giriş ekranım ve GitHub'la giriş ekranlarım olacak. Bunun için bir provider tanım yazmam gerekiyor. Ama bununla birlikte yüklemem gereken kütüphaneler ve giriş sağlandıktan sonra bir token döndürmem gerekiyor. Bunun için next out'tan faydalanacağız. Bunun için diyeceğim ki npm install next out. Sonra bir de Prisma adaptör kütüphanesine ihtiyacım var. Onun için de şunu yüklüyorum. Aynı şekilde sonra hemen geliyorum environment dosyamın altına bu kullanacağım tokenları vesaire belirtmek için iki tane şey tanımlayacağım. Diyeceğim ki next out jvt secret eşittir bir de next out secret. Evet, bunları bu şekilde yazacağım. Sonra bunların içlerine yine aynı şekilde şunlardan şöyle kopyalayayım. Şuradaki şu out'ları sileceğim. Bunların kullanım şekli bu şekilde olduğu için bu şekilde yazıyoruz. Tamam. Sonra projemi ayağa kaldırayım. npm run dev diyeyim şu şekilde. Evet, projemi ayağa kaldırdım. Bir sıkıntımız var mı? Bakalım. Şimdi ilk API'mizi yazmakla başlayalım. New file diyorum API klasörümün içine. Şöyle bir tane köşeli parantez açtım. 1, 2, 3. Daha sonra next out. Sonra köşeli parantezimi kapattım. Daha sonra ts diyerek ayar dosyamı oluşturdum. Şimdi hemen import, daha sonra yüklemiş olduğum next out'u buraya ekliyorum. Sonra başka ekleyeceğim şeyler de olacak tabii ki. Biz yazalım, yazdıkça yukarılara dağılmadı ekleriz. Otomatik eklemezse manuel ekleriz. Diyeceğim ki export const out options diye bir şey tanımlayalım ve bu da out options'ı içeriğini barındırsın ve yukarı otomatik kütüphanesine ekledi. Sonra eşittir şu şekilde bunun içine provider'larımı yazacağım. Şimdi şöyle yapacağım. Diyeceğim ki providers, şöyle bir süslü köşeli parantez. Bunun içinde birden fazla provider'ım olabilir. Mesela daha sonra GitHub provider, Google provider, bunlara ekleyeceğim. Ama şimdi ilk olarak normal bir provider, yani credential kullanalım. Credentials, daha doğrusu şunu şu şekilde seçip kütüphanesinde aynı şekilde yükleyelim. Sonra bir parantez açıyorum ve içine bir süslü parantez açıp ne yapmak istiyorsam teker teker söylemem gerekiyor. Diyeceğim ki bir ID'm olacak benim ve isimlere dikkat etmem gerekiyor. O yüzden şunu credentials c'sini küçük bir şekilde yazalım. Sonra tekrar yeniden geliyorum, bir name oluşturacağım. Name diyeceğim ve burada da credentials yazacağım. Yine aynı şekilde c'si büyük bir şekilde. Sonra credentials diyeceğim. 2 nokta ve süslü parantez açıp alanlarımı söyleyeceğim. Benim bir e-mail alanımın olduğunu biliyoruz. O yüzden e-mail ile ilgili tanımlamaları yapalım. Diyelim ki e-mailimin bir label olacak ve ne olacak içinde bir e-maili olacak ve type'ı text olduğunu söyleyeceğim. Sonra aynı şekilde tekrar geliyorum. Virgül, bir password alanımın olduğunu söylüyorum.
Daha sonra diyorum ki burada label'ı password, type'ı da password. Bu şekilde yazdık. Sonra başka neye ihtiyacımız var? Şuradan bir virgül atalım. Şimdi bu credentials'ın içinde yine devam ediyoruz. Girişle ilgili işlemlerimi yazmam gerekiyor. Diyeceğim ki ESYNC authorize, şunu kullanacağım ve parantez içinde yukarıda tanımlamış olduğum credentials'ı söyleyeceğim. Ve yukarıdaki değerlerimle ilgili işlemleri yapacağım şimdi. Diyeceğim ki şimdi ne yapmak istiyorsam girişle ilgili kontrol etmem gereken ne varsa bunun içinde yazarak devam edeceğim. İlk olarak diyeceğim ki şurayı şöyle küçülteyim. If eğer ki credentials'tan gelen e-mail ya da yine credentials'tan gelen password boşsa, evet şunu düzeltelim. Yanlış yazmışız. Password. Şurayı düzeltelim. Password. Tamam. Diyelim ki password eğer ki boşsa o zaman bana bir hata mesajı yazmanı istiyorum arkadaşım. Yazacağım mesaj şu şekilde olmalı. Email or password required, yani gerekli arkadaşım, bunları bana vermen lazım diyoruz. Sonra tekrar geliyorum. Bir const user tanımlıyorum. Await Prisma db nokta user. Şimdi Prisma db'nin de kütüphanesine eklememiz gerekiyor tabii ki. Hemen geliyorum buraya. Aynı şekilde import Prisma db, daha sonra from nerede tanımlamıştık? Libs'ti sanırım. Şöyle miydi? Lib yazmışız. Bunu da libs yapalım. Çünkü içine birden fazla ayar tanımlayabiliriz. Yani lib de olabilir ama çoğul olduğu belli olsun diye libs şeklinde çevirelim. Hazır şu an başındayken, başka yerde kullanmamışken. Libs diye şu şekilde yazalım. Sonra tekrar geliyorum buraya. Yolunu söylüyorum. Prisma db. Tamam. Prisma db'yi ekledik şu an. Tekrar geliyorum, burada diyeceğim ki Prisma db içinde user'larda bir arama yapacaksın arkadaşım. Arama yapacağın şey find, şöyle bir daha bir yazalım. Await. Burada await user'dan sonra eşittir atmadığım için şöyle bir hata olmuş. Tamam. Prisma db nokta user. Daha sonra diyeceğim ki burada ben bu user'ın içinde bir arama yapacaksın. Find unique olan bir değer arayacaksın. Ve bu aradığın değerde şöyle parantez içinde tekrar diyeceksin ki where şöyle bir tane daha parantez, yine aynı şekilde where email bizim credentials email olması lazım. Şu şekilde bir arama yapacaksın. Yani var mı yok mu arkadaşım, sen bunu bir kontrolünü burada yap diyoruz. Sonra tekrar geliyorum. Hemen yeni bir tanımlama yapıyoruz. Eğer ki yoksa yani var mı yok mu onun bir kontrolünü yaptık şu an. Diyeceğiz ki tekrar eğer ki if'te user'da, yukarıda tanımlamış olduğumuz user'da eğer ki yoksa ya da user nokta hashed password, user agent değil, user nokta hashed neden gelmedi? Yani şunu başına bir tane şey ekleyelim. Tekrar bakalım. Neyse kendimiz yazalım. Hash ya da şeyden db'mizde nasıl yazdıysak aynı şekilde gelip yazalım. Bakalım. Prisma db değil, pardon. Nerede bizim ayarlarımız? Prisma şema. Buradaki yazdığı gibi hashed password yine aynı şekilde. Diyelim ki user'ın içindeki hashed password. Eğer ki bununla ilgili de bir sıkıntı yoksa o zaman bana diyecek, yani sıkıntı varsa daha doğrusu, o zaman bana ne diyeceksin? Throw new error, yani yukarıdakiler eğer ki eşit değilse
O zaman bana diyeceksin ki parolalar vesaire birbirine eşit değilse, o zaman bana email does not exist diyeceksin. Bununla ilgili de şöyle bir hata mesajı yazdırmış olalım. Sonra şöyle bir tane daha değer tanımlıyorum. Diyeceğim ki parola doğru mu? Şimdi yukarıda hep şeyin kontrolünü yaptık. Kullanıcı girişinin kontrolünü yaptık. Bir de şu an tek parolanın kontrolünü yapıyormuş gibi yapalım. Diyelim ki password eşittir await compare. Evet, bunun da normalde bir kütüphanesi var. Gelmedi galiba. Şöyle bir bakalım. Evet, bununla ilgili de şöyle tekrar gelip yukarı çıkıyorum. Burada diyeceğim ki şöyle import compile. Sonra diyeceğim ki credentials bu değişken şeklinde olan, küçük harfli olan credentials gelmedi mi? Şöyle kendimiz kopyalayalım. Credentials nokta password virgül user nokta hashed password şeklinde bir ekleme yapıyorum. Sonra tekrar geliyorum buraya. Diyeceğim ki if eğer ki bu da boşsa, değer ki olumsuzsa, o yüzden diyeceğiz ki is correct password. Yine aynı şekilde bir hata mesajı yazdıralım ve diyelim ki burada incorrect password. Bunlarla işimiz bittiyse, işlemimiz olumsuzsa diyelim ki return user diyerek bu işlemi burada bitirelim. Sonrasında şimdi şuradan bir virgül ekliyorum ve burada sayfalarımı söyleyeceğim. Diyeceğim ki pages bir süslü parantez. Sonrasında burada singin diye zaten bir next out'un şeyi var. Bunu ekliyorum. 2 nokta ve sayfamın yolunu söyleyeceğim. Şu şekilde out olsun. Hatta biz normalde bu dosyayı da oluştururken aslında şöyle oluştursak daha mantıklı olabilir. New folder out ve bunu da next out cs'nin içine şu şekilde kopyalayalım. Evet, bunun içinde olsun. Sonra tekrar geliyorum. Burada bir virgül ekliyorum ve diyorum ki debug nokta proc doğru mu yazdık? C bir tane nokta environment nokta not environment eşittir development'taysa bu otomatik geliyordu normalde. Neyse. Development diyelim. Şu şekilde tamam. Sonra adaptör diyeceğim. Adaptörde bizim Prisma adaptörümüz olacak ve kütüphanesini yukarı ekleyecek ve diyeceğim ki yukarıda tanımlamış olduğum ya Prisma DB, bunun içinde söyleyeceğim. Sonra session ile ilgili bir alanımız olacak. Şöyle diyelim session. Bu session'ımız bizim strateji JVT şeklinde olduğunu söyleyeceğim. Şöyle bir virgül ve JVT ile ilgili tanımlamamı da burada yapacağım. Diyeceğim ki secret'ı bunun benim project environment'ta tanımlamış olduğum next, evet gelmedi. Şöyle yapalım. Environment'ımıza gelelim. Diyelim ki buradaki ismiyle next out jvt secret. Şunu geliyorum aynı şekilde projesinin içindeki next out secret diye tanımlıyorum. Tamam. Daha sonra şuraya bir virgül ekledim ve sonra tekrar gelip buraya bir virgül. Sonra diyeceğim ki secret eşittir yine aynı şekilde projesinin içindeki environment'ın içindeki, evet yine gelmedi. Hangisi? Şu. Next out secret. Bunu da aynı şekilde ekliyorum.
Burada bir, evet, parantezlerle ilgili bir hata mı yaptım diye baktım ama gözüken bir şey yok. Tamam, bir sıkıntımız yok gibi. Şimdi şöyle yapacağım. Şuraya bir tane, burayı artık bitiriyoruz. Bunu benim ne yapmam gerekiyor? Export diyerek default next out diyeceğim ismiyle ve out options'ımı dışarı aktardığımı söyleyeceğim ki ben daha sonra buna erişip giriş işlemlerini yapabileyim. Şimdi biz burada ne yapmış olduk? Kullanıcı girişiyle ilgili API'ımızı yazmış olduk. Şimdi aynı şekilde API klasörümün içine geliyorum ve register'la ilgili işlemimi de yazıp daha sonra bunları out sayfamda kullanacağım. Şimdi ilk olarak buraya diyeceğim ki export default async, şöyle yazsak olmadı. Async function diyeyim. Evet, function'ımızın ismi handler olsun. Şöyle diyelim. Bunun içine gelelim. Bir tane request için rec diyelim ve diyelim ki next API request ve response içinde, şöyle sayfamı küçülteyim. Response içinde next API response, şunu şu şekilde ekleyeyim. Sonra gelip içine işlemlerimi yazayım. Bir tane try işlemi yazacağım. Yani hata aldığımız zaman kullanıcıya hata göstermemiz tabii ki olumlu olmaz. Diyeceğim ki rec nokta method eşit değilse posta. O zaman ne yapacak? Bitirecek. Yani ben işlemlerimi neyle yapmış olacağım? Kayıt işlemi post işlemiyle yapmış olacağım. Kullanıcıya bir hata mesajı göndermek istiyorum. O yüzden dolayı diyeceğim ki return res status parantez içinde 405 hatasını versin. Durum kodlarını Google'a yazarsanız zaten http durum kodları diye zaten görebilirsiniz. 405 hatasını kullanalım. Neymiş 405 hatası? Hatta birlikte bakalım. http kodları diyelim şu şekilde. Bakalım neymiş 405? Method not allowed. İzin verilmeyen şey. Evet. Sonra tekrar geliyorum. Bir tane const diyorum. E-mail alanımızın olacağını, daha doğrusu bunları şöyle yazmam gerekiyor. E-mail, name ve password. Bunlar benim kayıt için ihtiyacım olan şeyler ve bunların request'imin body bölümünde olması gerekiyor. Sonra diyeceğim ki const exiting user eşittir await prisma db, yukarı eklemedi, eklememiz gerekiyor yine bunu. User find unique, şöyle bir parantez şöyle açalım ve diyelim ki where email. Evet, bunu yazıyoruz e-mail'in kontrolü için ve şuraya gelip aynı şekilde import prisma db from libs prisma db. Evet, bunu buraya bu şekilde ekliyorum. Sonra tekrar geliyorum buraya. Diyeceğim ki if exiting user. Eğer ki yukarı tanımlamış olduğumuz exiting user ile ilgili bir hata aldıysak, bu yine aynı şekilde bir return döndürüyorum ve bir hata mesajıyla uğurluyorum. Ne diyelim mesela hata mesajına, şöyle bir bakalım. Şunu kullanalım mesela, entry uyumlu değil diyelim mesela 422.json ve ekstra bir hata mesajı da vermek istersek şuraya diyebiliriz ki error email you don't use diyelim. Evet, bu şekilde yazalım. Sonra tekrar geliyorum yine aynı şekilde artık kayıt işlemi yapabilirim ama kayıt işlemimi yaparken bana gelen parolayı da şifrelemem gerekiyor. Bunun için şöyle yapacağım. Const hashed
password, yani bizim normalde hashed password diye bir alanımız da vardı hatırlarsanız. Oraya bir veri göndermemiz gerekiyor. Evet, bir crypt. Evet, bunun bakalım belki kütüphanesini yüklememiz gerekebilir. Şöyle dursun. Daha sonra password 12 diyelim. Normalde yüklemiştim ama galiba algılamadı. Şuradan hatta next out'tan bakacak olursak şunu kullanmıştık normalde. Burada da yine bunu kullanacağız aslında. Şöyle bir diyelim bakalım. Şu anlık bir şey yok ama istek attığımız zaman bakacağız buna. Bir hata alırsak bunu ne yapacağız? Geleceğiz, düzelteceğiz ya da yüklememiz gereken kütüphaneyi yükleyeceğiz. Eşittir await prisma.db.user.create ve göndereceğim şeyleri teker teker söyleyeceğim. Ben bir data göndereceğimi söyleyeceğim. Göndereceğim datanın içinde bir e-mail olduğunu, name olduğunu yukarıda tanımladık zaten. Hashed password'ünün olduğunu. Şimdi bizim şuna da bakmamız gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Prisma DB yok. Neredeydi? Şemamıza bakacağız. Şimdi kullanıcı kayıt işleminde image var. İşte bunlar var. Başka zorunlu, bunları otomatik oluşturuyor. Hadi image'i de gönderelim biz. Şöyle diyelim. Image diyelim. Boş bir şekilde gelsin. Daha sonra şöyle tekrar bakalım. Başka ne var? Email verified diye bir seçenek var. Buraya bir yeni data, yani yeni kayıtla ilgili bir şey ekleyelim. Şöyle yapalım. Diyelim ki bunu aynı şekilde kopyalayayım. Ve diyeyim ki new date diyerek güncel tarihi buraya ekleyelim. Tamam. Sonra eğer ki bu işlemler başarılıysa, hiçbir sıkıntı yoksa, o zaman bana bir tane return res nokta status 200 döndürmesi gerektiğini söylüyorum ve şöyle user'ımı bunun içinde tabi döndürüyorum. Ama şimdi try'ı yazdık. Try'ı şöyle bakalım. Bittiği yere bir tane catch yazdıracağım ve diyeceğim ki içine error. Ne yapacağım buraya? Hata mesajlarını yazdıracağım ki göreyim. Şöyle return nokta res status 400 nokta json, şu şekilde, yani hata mesajı yazdıracağım ama şu şekilde yazdıracağım. 400 olarak hata mesajı göndereceğim. 400 mesajımız neymiş? Şöyle bakalım. Ne? Bad request. Kötü sayfa. Bu kötü istek. Kötü yol. Şimdi bu kötü yolda diyeceğiz ki error eşittir. Bir şeyler yanlış gitti arkadaşım. Something went wrong diyelim. Bu yanlış giden şeyi aynı zamanda yazdıralım. Görelim. Şöyle diyelim. 2 nokta diyeceğim ki, hatta şöyle yapmam gerekiyor. Şu tırnakları değiştireceğim. Şu tuhaf tırnaktan. Şöyle şunun içine bunu taşıyayım. Sonra şunu sileyim. Ve buraya tekrar gelip şöyle bir dolar ve süslü parantez ve diyeceğim ki error. Yukarı tanımlamış olduğum error. Evet, bunu da bu şekilde yazarak register sayfamı yapacağım. Şimdi artık geriye ne kaldı? Out sayfama gelip buradaki şu yukarıda yazmış olduğumuz, daha önce yerini belli etmiş olduğumuz şu alanlara bu işlemleri yaptırmak. Şimdi giriş işlemlerini yavaş yavaş yapalım. Giriş ve kayıt işlemlerini. Bunun için out sayfamı açıyorum. Out.tsx sayfamı açtım. Şimdi benim burada bir tane login diye bir alanım vardı. Console.log'a bu login butonuna bastığım zaman çalışıyordu. Şimdi diyeceğim ki bu train içine gelip bir tane await diyeceğim ve sign in diyeceğim şu şekilde ve daha sonra parantez içinde tırnak içinde burada next out'ta yazmış olduğumuz gibi credentials şu şekilde, şunu şöyle kopyalayayım, şuraya yazayım. Sonra virgül, bir tane süslü parantez açıyorum. İçine göndereceğim değerleri söyleyeceğim. E-mail'i göndereceğim. Daha sonra password'ü göndereceğim. Bir de redirect ekleyeceğim ve bir yönlendirme var mı yok mu, o yüzden false diyeceğim. Sonra diyeceğim ki callback URL şu şekilde tanımlayacağım.
Burası tamam. Sonrasında diyeceğim ki router nokta push beni bir sayfaya yönlendir arkadaşım diyeceğim. Şurada daha önce oluşturmuş olduğumuz profil sayfasına yönlendirmesi gerektiğini bildireceğim. Evet, login işlemimizi bu şekilde yazalım. Sonra catch error bölümüne de diyelim ki şöyle bir hata aldığımız zaman en azından görebilmek için console.log error yazdırarak hatamı göreceğim. Şimdi şöyle yapacağım, aynı zamanda benim buradaki bu değerlerimin sürekli çalışabilmesi için, yani sayfam yenilendiğinde vesaire de sorun olmaması için e-mail, password ve router'ımı burada söyleyeceğim. Nerede hata olduğunu söylüyor. out.ts7 37'ye 1. Yani şurada virgül atlamışızdır. Evet, tamam. Bu giriş işlemi içindi. Şimdi gelelim register işlemini aynı şekilde yapalım. Tekrar geliyorum buraya. Diyeceğim ki await Axios kullanacağım. Bu kütüphane gelmedi. Yüklememiz de aynı zamanda gerekebilir. Şöyle geleyim. Import Axios gelmedi. Şöyle projemi durdurayım. Yes diyeyim. Daha sonra npm install Axios diyeyim. Şu şekilde yükleme işlemini yapayım. Bir de şurada neredeydi? Register sayfasında şunu da yüklemedik. Bunu da aynı şekilde bir yüklemeyi deneyelim bakalım. npm pardon. Tamam, sen şimdilik şöyle dur. npm install bir script de aynı şekilde yükleyelim ve şurada bir script var mı, tekrar yeniden bir daha bir bakayım. Gelmedi. Tamam, herhalde bir sıkıntı olmaması lazım. Şöyle npm run dev diyerek tekrar projemi ayağa kaldırayım. Out sayfama yeniden geldim. Import Axios, evet, şu şekilde kütüphanesine bunu ekledik. Sonra tekrar geliyorum şöyle aşağı doğru. Await Axios dedik. Şimdi diyeceğiz ki bizim işlemimiz ne demiştik? Biz post işlemi yaptığımızı söylemiştik. Post diyeceğim. Daha sonra diyeceğim ki API'nin içindeki register şu. Evet. Register. Bunu çalıştıracaksın arkadaşım. Sonra virgül ve bu register'a göndereceğimiz değerler var bizim. Ney bunlar? E-mail, name ve password. Bu değerleri gönderdiğimi söyleyeceğim. Sonrasında kayıt işlemi yapıldıktan sonra yukarıda tanımlamış olduğum login işlemini de yapıp giriş yaptıracağım. Sonra tekrar geliyorum buraya, console.log diyerek de error'um varsa bunu da yazdırayım. Ve yine burada bir tane şöyle tam bakalım. Şuradan evet bir virgül ve döndüreceğim değerleri yine aynı şekilde burada söylüyorum. Evet. Bunları burada belirttim. Tamam, şu an için bir sıkıntı yok gibi. Onun dışında session'larla ilgili bir alana ihtiyacımız olabilir. Çünkü oturum tutmamız gerekiyor. O yüzden dolayı şu şekilde yapalım. Şöyle bakıyorum. Function out diyor. Şunu function değil artık const out diyelim. Yeni ismiyle yani. Sonra tekrar geleyim buraya. Export async function get şöyle diyelim tekrar get server site props diyelim. Ve şöyle bir context açayım. Ve bu context'imin için ismini de next page context diye yazalım ve kütüphanesine eklesin. Sonra bunun içine geliyorum tekrar. Diyeceğim ki const session eşittir await get session ve context'imi burada döndürüyorum.
Daha sonra diyeceğim ki if session, eğer ki session varsa o zaman bana return redirect olsun ve şu şekilde, ve diyelim ki buna destination şu şekilde ve parametre de permant false diyerek yazalım. Sonra benim bu props'ları bir döndürmem gerekiyor yine. Şöyle bakıyorum. Şuraya geleyim ve return, yukarıda yazmış olduğum props'ları döndürmek için şöyle return props iki nokta şöyle yazalım bakalım. Props şundan mı acaba? Şöyle bir test edelim. Evet, bir yerde hatamın olduğunu söylüyor. Parantezlerle ilgili sanırım. Şöyle bakayım neredeymiş hatam, nerede diyor. Line diyor 28. satırı diyor. Burada diyor bir hatam var diyor. Const. Ha, şu out ya. Biz bunu şeye çevirdik. Function'dan şeye çevirdik. Şöyle yapacağız o yüzden. Şuna şöyle diyeceğim ve şuna da şu şekilde söyleyeceğim. Evet, hatalarımız gitti gibi. Tekrar bakalım. Ne dedi? PageSnakeOut.ts dedi. Burada dedi 29. satırla ilgili dedi bir sıkıntı var dedi. Hemen geleyim aynı şekilde ona da bakalım. 28. satır. Nerede? Şuralarda diyor. Word diyor. Burada diyor bir hata var diyor. Burası JSON formatında olduğu için şu Word'e şu şekilde şunu eklersem sanırım düzelecektir. Bakalım, başka hatalarımın da olduğunu söylüyor sanırım. 59. satırda da bir hatamın olduğunu söylüyor. Ay nerede? 59'a 1 diyor. Evet, bu tarafa doğru geldim. 59 burada hatamın yeri pages. Debug process burada diyor bir hatam var diyor. Şurası da debug process, burası da şu şekilde tanımlayacağım sanırım. Şöyle tekrar bakalım. Evet, şu an yaptığımızda bir sıkıntı yok. Tamam, hatalarımızı düzelttik. Şimdi gelelim bu kayıt ve şey işlemini deneyelim. Hemen diyorum ki görkem@gmail.com, parolam deneme 1-2 olsun ve sync up diyelim. Evet, ne oldu? Compiled API register is dedi. Bu şekilde bir şeyler gönderdi. Bir sıkıntı olmuş mu? Konsola bakalım. Axios error dedi. Error bat request dedi. Bir hata aldığımı ve 400 hatamın olduğunu söyledi. Peki beni kaydetmiş mi? Şöyle hemen gelip user tablomuza bakalım. Evet, çıkış olmuş. Hemen giriş yapıp tekrar bağlanıyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. User herhangi bir kayıt işlemi olmamış. Peki şimdi benim büyük bir ihtimal hatam şu, bir kriptle alakalı olduğunu düşünüyorum. Buradaki bu parantezleri sileceğim. Bir de böyle diyeceğim. İnternetten baktım. Eskiden parantezli kullanımı da var. Şu an bu şekilde kullanılıyormuş. O yüzden dolayı tekrar gelip sync up diyeceğim ve kayıt işlemime bakacağım. Bekliyorum birazcık. Compiled dedi ve API beni buraya yönlendirdiğini söyledi. Şöyle sağ tıklayayım, incele diyeyim. Daha sonra uygulama bölümünde benim bir token'ım vesaire oluştuğunu şu an için görüyoruz. Aynı zamanda bir giriş işlemi de yaptık. Şimdi normalde benim normal giriş yapmayan bir kullanıcının profil sayfasına gelememesi lazım. Bu yüzden dolayı şöyle geleyim, profil sayfasını açayım ve register sayfamın şu en üstündeki şu alanın aynısını, pardon register değil, neredeydi? Out sayfamın şu en üst kısmındaki şu alanı şöyle gelip alayım, kopyalayayım
ve buradaki profil sayfamın en üstüne yapıştırayım. Sonra yüklenmesi gereken kütüphaneleri şu şekilde yükleyeyim. Sonra session'ıma da burada diyeyim ki şu. Evet. Şimdi tekrar gelip aynı şekilde yeniden bir out diyeceğim. Şöyle tekrar bakalım. Hatta direkt profil sayfasına girmeye çalışalım. Bir cache'imiz vesaire var mı? Olmadığı için şey yaptı. Şöyle peki out diyeyim tekrar. Bir Görkem'le giriş yapmayı deniyorum tekrar. Deneme 12 login diyeceğim. Evet, beni buraya yönlendirdi. Peki benim sayfam normalde buram olması lazım. Burası değil, out olması lazım. Bunu da yazalım. Yani eğer ki kullanıcı giriş yapmadıysa giriş sayfasına yönlendirirsin. Ana sayfaya değil. Tekrar şöyle bir yeniden bakalım. Profil istiyorum. Yine out'a yönlendiriyor. Tamam. Ama giriş yaptığım zaman şöyle tekrar incelediğim konsol ya da şöyle benim kullanıcım kaydoldu mu önce ona bakayım bir. Kaydolmuş olması gerekiyor. Evet. Görkem@gmail.com. Tamam. Şimdi hatalı biriyle giriş yapmayı deneyeyim. Deneme 12. Şöyle rastgele diyeyim. Login diyeyim. Bir giriş işlemi yapmadı ve hata yazmış olması gerekiyor konsola. Evet. Authorization dedi. Peki Görkem'le giriş yapmayı deneyeyim. Ve tekrar geleyim. Deneme 12 diyeyim. Ve login diyeyim. Evet. Yine giriş yapmadı. Giriş yapmıyorsa ama şurada bir token dönüyorsa demek ki benim başka bir şeyle ilgili bir sıkıntım var. Bunun için şu next out'uma tekrar geleyim. Büyük bir ihtimal hatamın sebebi bu dosyada bir yerde. Session'la ilgili bir sıkıntım olduğunu düşünüyorum. Şunu yanlış yazmış olma ihtimalim var. Şöyle Google'dan doğrusunu alıp kopyalayayım. Evet, birazcık yanlış yazmışım. Tekrar geliyorum. Yeniden login diyeceğim. Evet, bu sefer başarılı bir şekilde giriş işlemini yapmış oldum. Ufak tefek bazen kelime hataları yüzünden böyle hatalar alabiliyoruz ne yazık ki. Strateji kelimesini düzelterek yine girişimizi yaptık. Şimdi tekrar şuradan geleceğim. Tüm çerezlerimi sileceğim. Acaba doğru bir şey mi yaptım? Şimdi profil sayfasını zaten otomatik yeniledi, ne yaptı? Alt sayfasına yönlendirdi. Hatalı birisiyle yine giriş yapmayı deneyeyim. Giriş yapmadı. Peki profil sayfasına giriş yapmayı deneyeyim. Yine giriş yapmadı. Gerçek bir kullanıcıyla giriş yapmayı deneyeyim. 12 giriş yaptı ve başarılı bir şekilde ne yaptık? Giriş işlemimizi bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Evet, şimdi tekrar şuradan, tabii şu an için çıkış sayfamız vesaire yok. Onları tabii ki ayarlayacağız. Şimdi tekrar şöyle bir alt sayfama gelmek istediğimde yine aynı şekilde gelemiyorum. Neden gelemiyorum? Çünkü biz burada ne dedik? Bir session varsa alt sayfamızda bir session varsa o zaman beni gel yönlendir. Ana sayfaya yönlendir dedik. Şimdi şöyle tekrar gelip bakalım. Şöyle tekrar tıklıyorum. Gördüğümüz gibi oraya yönlendiriyor. Peki ben ana sayfaya nasıl gideceğim? Tabii ki şu an için çerezleri silerek gideceğim. Şu şekilde tekrar çerezlerimi sildim. Yeniden alt sayfasına geçiyorum. Şimdi alt sayfasına geçtik. Şimdiki işlemimiz de şu olacak. Google'la giriş ve GitHub'la giriş sayfalarını yaparak devam edelim. Evet, şimdi Google ve GitHub'la giriş sayfalarımızı yapalım. Bunun için bazı şeyler tanımlayacağım. Benim bu Google'a ve GitHub'a giriş yapmak için bazı ID'lere, secret key'lere, yani kullanıcı adı ve parolalara ihtiyacım var. Bunları şimdi nasıl oluşturacağız, nasıl yapacağız, bunların hepsini teker teker göreceğiz. İlk olarak environment dosyamda şu şekilde şeyler oluşturuyorum. Bölümler oluşturuyorum. Diyorum ki GitHub ID ve secret key vereceğim. Bunlar benim API'ye bağlanmam için bilgilerim arkadaşlarım. Sen bana buna göre ne yapacaksın? Bağlayacaksın diyeceğim. Daha sonra şöyle Google Silent Secret diyerek ne yapacağız? Bunları oluşturacağız. Bunlar tamam. Şimdi gelelim bunlarla ilgili key'leri, API'leri nereden bulacağız? Hemen GitHub sayfama geliyorum. Ben daha önce oluşturmuştum sanırım. Bir tane bunu bir sileyim öncesinde. Unuttum ben bunu silmeyi sanırım. Bakayım. Revoke bir user diyor. Neyse. Şöyle şimdi bunu nereden gireceğiz? Buradan sağ tıklıyoruz. Tıklıyoruz settings. Daha sonra developer settings. Buradan daha sonra out apps'e tıklıyoruz. Daha sonra new out app.
Daha sonra application'ımızın ismi Netflix Clone 2 diyeyim ben buna mesela şu an. Daha sonra homepage URL'imiz bizim localhost 3000 ve authorization URL'imiz yine localhost 3000 şeklinde tanımlıyoruz. Bunları tanımlarken şu sondaki şu işaretler olmasın, problem yaratabilir. Enable device flow diyerek register diyoruz. Sonrasında silent ID'miz var. Bunları alıyorum şuradan. GitHub ID. Şunu buraya yapıştırdım. Daha sonra bana bir tane key oluştur diyorum. Bunu da alıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Sonra en aşağısında update application diyerek application'ımı kaydediyorum. Tamam. Şimdi gelelim Google'la ilgili bölümü yapmaya. Şimdi Google'la ilgili bölümü yapmak için direkt Google'a geleyim olmazsa ya da aynen Google'dan yapalım biz direkt. Şöyle Google'a geleyim. Google Console yazalım. Daha sonra Google Cloud Console diye bir site var. Buraya geldiğimizde şuraya tıkladığımızda burada API ve servis bölümü var. Buraya tıklıyoruz. İlk olarak kendimize bir tane proje oluşturuyoruz. Projemin ismi bu olsun. Daha sonra işte organization vesaire diyor işte. Create diyorum. Evet, oluşturmasını bekliyorum. Evet, birazcık sürüyor. Şöyle bekleyelim bakalım birazcık daha. Sanırım oluşturuyor şu an. Evet, yukarıdan bir yenili yapayım olmazsa. Credentials bölümüne geleceğiz burada. Normalde burada evet Credentials Out Silent ID seçeneğine tıklayacağım. Burada Configure Constant Screen bölümüne tıklıyorum. Burada External seçeneğini kullanacağız. Internal seçeneğini zaten kullanamıyoruz. Create diyorum. Daha sonra application'ıma bir isim vermem gerekiyor. Diyelim ki Netflix app diyelim. Daha sonra bununla ilgili bir tane e-mail adresi eklemem gerekiyor. E-mail adresi ekledim. Sonra buraya da bir tane e-mail adresi eklemem gerekiyor. Buraya da bir tane e-mail adresi ekledim. Save and continue diyerek yazıyorum. Geriye kalan bilgiler zorunlu değil. Bu şekilde geçebiliyoruz. Add or remove success bölüm. Evet. Şimdi burada 24 tane bana ne diyor? İşte özellik olduğunu söylüyor. Burası çok önemli. Burada bu iki tanesini seçiyoruz. Diğerlerini biz kullanmayacağız. O yüzden dolayı onları seçmemize gerek yok. Burada ne diyor? Ben diyor kullanıcının diyor e-mailini alırım diyor. Daha sonra profil bilgilerini sana alırım diyor. Diğer işte BigQuery API gibi çeşitli özellikleri var yine Chrome'un. Bunlar da tabii ki kullanılabilir ama ben açıkçası çok fazla bilmiyorum bunları da. Evet, update diyorum. Sonrasında Save and Continue diyerek işlemimizi bitirmeye devam ediyoruz. Save and Continue. Tamam, artık bitti. Summary dedi. Back to dashboard diyelim. Bu şekilde gelelim. Tekrar Credentials'a yeniden geliyorum. Yeniden tıklıyorum. Yine aynı yere tıklıyorum. Bu sefer artık ne oluşturmak istiyorsam söylüyorum. Bir tane web application oluşturacağım. Authorization, JavaScript, Origins vesaire diyor işte. Bizim burada bir ayar yapmamız gerekmiyor. Ama Authorization Redirect URLs diye bir alanımız var. Bizim buraya bir URL yazmamız gerekiyor. Bu URL GitHub'da localhost 3000 şeklinde yazdık ama Google'da bu şekilde değil. Google'da yazmamız gereken URL provider'la birlikte çalışan URL şu şekilde bir şey. Şöyle hatta göstereyim. Zaten büyük bir şekilde de koymuş olacağım. Şu şekilde bir URL. Ben buna bastığım zaman şöyle gördüğümüz gibi bir istek oluyor. Yani benim yapacağım şey de yine buraya bu URL'i yazmak ve neredeydi o sayfam? Kapattım mı? Şunu kapat. Nereye gönderdim? Şurada. Yani benim yapacağım, buraya göndereceğim, isteğe atacağım URL bu. O yüzden bu URL'i dikkatli bir şekilde yazdığınızda dikkat edin. Evet. Daha sonra create diyorum ve bu şekilde yazıyorum. Sonra bana bir tane silent ID verdi. Ben bu silent ID'yi geldim buraya verdim. Daha sonra bana bir secret key verdi. Bu secret key'i de geldim yine aynı şekilde buraya verdim ve kullanıcı adı ve parolalarımı bu şekilde girmiş oldum. Buraya kadar işlemimiz tamam. Şimdi dikkat etmemiz gereken diğer bir husus. Atlas DB. Ne gibi bir dikkat etmemiz gerekiyor? Eğer ki bilgisayarınızı yeniden başlattıysanız, modeminizi yeniden başlattıysanız, IP adresiniz değişmişse IP adresinizi muhakkak güncelleyin. Yoksa diğer türlü işlem yaparken hata alırsınız. Buradan edit
Burada değilmiş sanırım. Neredeydi? Burada bir yerde Network Access. Buradan IP adresinizin güncel olduğuna emin olun. Eğer benim gibi Superbox vesaire kullanıyorsanız her kapanıp açıldığında IP adresiniz değişiyordur. O yüzden IP adresinizi muhakkak kontrol edin. Onun dışında şimdi tekrar geliyorum. Yapmam gereken şeyleri, provider'ları burada tanımlamam gerekiyor. Bizde zaten daha önceden Nextout kurulu ve biz zaten burada debug, adapter, session gibi bir çeşitli ayarları daha önceden yazdım. Şimdi yani daha önce birlikte yazdık yani. Şimdi ne yapacağız? Bu işlemleri gerçekleştireceğiz. Şimdi benim yüklemem gereken bir iki tane yine kütüphane var. Diyeceğim ki arkadaşım import Google Provider. Bu gelmiyor işte. Bunu Google'dan isterseniz bakabilirsiniz. Aynı şekilde from şu şekilde diyeceğim ki next out'un içinde slash provider'ın içinde slash Google. Burada zaten bu var. Yine bundan bir tane daha kopyalıyorum. Bu sefer burayı GitHub diyorum. Şu şekilde ve şurayı da GitHub Provider şeklinde yazıyorum. Evet, doğru yazdığınızdan emin olun. Tamam, bunları yazdım. Sonrasında ben daha önceden hazırladım yine kodları. Şu şekilde gelip kopyalayacağım direkt. Diyeceğim ki GitHub Provider Google Provider. Şimdi burada GitHub ID, buradaki GitHub ID ile ve GitHub Secret ile bunların aynı olması gerekiyor. Şunu yazmamızın sebebi de eğer ki kullanıcı başka bir hesapla girecekse, bir hesabı giriş yapmamışsa hesap seçebilsin diye bunları ekliyoruz. Evet, bunların asıl amacı bu. Bunları bu şekilde yazıyorum. Şimdi gelelim bunlarla ilgili profil sayfamızda, pardon, out sayfamızda bunların click eventini yazmaya. Şimdi diyeceğim ki ben bunlardan herhangi birine tıklandığı zaman arkadaşım şunu çalıştır diyeceğim. Zaten bir provider'ımız var. Biz diyeceğiz ki on click arkadaşım sen giriş yapacaksın. Giriş yapmak için neyi kullanıyoruz? Bunu. Diyorum ki singin neye giriş yapacaksın? Google'a giriş yapacaksın. Zaten o da tanıyor az bir şey. Şöyle yazdığımızda direkt diyor Google'a mı giriş yapacağım? Evet diyoruz biz. Şuradan bir virgül. Daha sonra tekrar bir süslü parantez. Callback URL. Yani arkadaşım sen nereye gideceksin? Bunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki giriş yaptıktan sonra arkadaşım bizi profil sayfasına yönlendir diyeceğiz. Şunu şöyle aynısından geldim kopyaladım ve buraya yapıştırdım. Tek yapmam gereken şey burada GitHub. Bunları da bu şekilde ekledim. Tamam. Şimdi gelelim bunu test etmeye. Bir çerezim vesaire belki olabilir. Şöyle bir temizleyeyim ben. Hatta projemi durdurup yeniden ayağa kaldırayım. Bir hata almamak için. Umarım almayız. Tekrar geliyorum. Şimdi ilk Google'la başlayalım. Compile etsin tam olarak. Tamam. Google'a basıyorum. Bana geldi. Şimdi ben şununla oluşturdum hesabı. Bununla giriş yapacağım. O yüzden şöyle bir deniyorum. Bakalım. Bir şeyler söylüyor bana. Bir şeyler söylüyor. Evet ve profil sayfasına gitti. Peki hemen geliyorum buraya database'ime. Browse Collection. Account'umuza bakalım. Account'umda bana şöyle bilgiler verdi. Ve aynı zamanda user'a geldiğimde de bana bu bilgileri çekmiş olduğunu görüyorum. Google'a giriş işlemimiz başarılı bir şekilde oldu. Şimdi tekrar geliyorum. Aynı şekilde çerezlerimi siliyorum. Şunları çok silmek istemiyorum. Tamam. Sonra GitHub bölümüne tıklıyorum. Tekrar burada bana GitHub için diyor bu uygulamaya izin veriyor musun arkadaşım sen diyor. Verelim. Bakalım. Bir şeyler yaptı ama beni yönlendirmedi. Bir sıkıntı var sanırım GitHub'la ilgili. Kayıt işlemini yaptı mı? Yani ona gelip bakalım. Account'a şöyle tıklayayım. User'a tıklayayım. Evet, GitHub'la ilgili küçük bir sıkıntı var sanırım. Twitter username. Tamam, o bilgileri zaten bende de yok. Tamam. Burada şimdi şöyle bir daha bir GitHub'la düşüneyim.
Şundan dolayı olabilir. Şimdi benim uygulamam ya. Tekrar şöyle yeniden bir daha bakmak istiyorum. Evet, şu an şeyden dolayı şey yapamadık tabi. Çerezler. Şu GitHub'daki şeyi sileyim. Tekrar yeniden yüklü yapayım. Kendi uygulamama kendimden bağlanmaya çalışıyorum. O yüzden şu an başka bir hesapla bağlanmayı deneyeceğim. Hemen sayfamı yan tarafa aldım. Hemen yazıp geliyorum. Evet, şu şekilde tekrar yeniden bir atalım. Tekrar authorization Efe Görkem Ümit diyeceğim. Yeniden bir daha bakacağım. Acaba bununla mı alakalı? Evet, bununla alakalı olduğunu görüyoruz. Tekrar account'umuza bakalım. Buraya bilgilerimiz geldi. User'ımıza bakıyoruz. Buraya da diğer user'ım geldi. Yani aynı kullanıcı olduğu için giriş yaptırmadı bize. Yani oluşturduğunuz hesapla giriş yapamıyorsunuz. O yüzden dolayı benim diğer bir hesabım olan Test Görkem'le giriş yaptım. Bunu da zaten bu video için açmıştım. Artık kullanırım. Bunu bu şekilde ne yaptık? Google ve GitHub'la giriş sayfalarımızı yaptık. Artık ne yapacağız? Diğer sayfalarımızı yaparak devam edeceğiz. Evet, şimdi giriş işlemlerimizi yaptık. Giriş işlemlerimizi madem yaptık, şimdi artık bu girmiş olduğumuz verilere erişmemiz gerekiyor. Yani kullanıcı giriş yaptıysa benim bunun ismini, e-mailini vesaire gösterip güncelletmem vesaire öyle şeyler yapmam gerekiyor. Bu yüzden dolayı ilk olarak bir tane dosya tanımlayarak başlayalım. Libs'in içine geliyorum. Server out diye bir tane dosya tanımlayacağım. Bu server out'u şu şekilde yazıyorum. Diyeceğim ki ilk olarak const server out. Sonra ESYNC. Şimdi ben bunu tanımlıyorum ama daha sonra biz bunu ne yapacağız? Kullanacağız. Bununla birlikte bir iki tane daha bir şey tanımlayacağım. Bunları tüm dosyalarımızda kullanacağız hemen hemen. API'larımızda kullanacağız daha doğrusu. Şöyle diyeceğim ki rec, yani server out'a bir giriş işlemi yapmam gerekiyor. Bir request atmam gerekiyor. Bu yüzden dolayı next API request ve aynı zamanda dönen sonucu da görmem gerekiyor. O yüzden dolayı yine aynı şekilde next API response diyerek bunları şöyle bir değişkene atıyoruz. Sonra geliyorum. Diyorum ki arkadaşım diyorum. Sen giriş yaptın mı yapmadın mı? Bunun bir kontrolünü yapalım önce. Onun için önce bir const'a bakıyorum. Diyorum ki yani const station diyorum. Station değişkeniyle atayacağım ve bununla kontrol etmeye çalışacağım. Diyeceğim ki await ile get server station. Buradan gelen rec, rest ve aynı zamanda benim daha önce yazmış olduğum next out'taki out options'ı buraya ekliyorum. Buradaki bilgiler doğrultusunda eğer benim station'ım da user yoksa ya da hatta user değil user'ın e-maili yoksa o zaman sen bana ne diyeceksin? Throw new error şöyle diyelim, not signet in, yani giriş olmadı desin. Tamam. Sonra bir tane de şöyle bir şey tanımlayacağım yine. Bu gelen e-maili kontrol etmek için yine current user diyeceğim ki await prisma db. Bunun kütüphanesini yukarı eklemedi. O zaman biz ekleyeceğiz. Unutmayalım. Diyeceğim ki user find unique. Bununla birlikte diyeceğim ki bir word yazacağım. Gelen e-mail. Yani bir giriş oldu veya bir deneme oldu en azından. Gelen e-mail benim session'ımla eşleşiyor mu? Bu yüzden dolayı session.user.email diyeceğim. Ve daha sonra burada gelen bu e-maili, yani current user'ı ne yapacağım? Bir kontrol ettireceğim. Yine aynı şekilde. Diyeceğim ki current user, yine aynı şekilde bu kişi giriş yapmamış arkadaşım diyeceğim. Sonra eğer ki bu işlemlerle ilgili herhangi bir sıkıntı yoksa o zaman current user diyerek bunu bitireceğim. Tabii benim buna daha sonra yine aynı şekilde erişebilmem gerekiyor. Hemen geliyorum buraya, diyorum ki export default server out. Evet, bunu dışarı aktardık. Ve şuraya import prisma db from şöyle
Lips Prisma DB. Evet, bunu da buraya bu şekilde ekleyelim. Bu tamam. Şimdi gelin bir tane istek vesaire atmak için şöyle bir şey tanımlayacağım. Diyeceğim ki fetch her nokta ts diye bir şey tanımlayacağım. Burada olacak şey belli. Ben istek atacağım dediğim gibi. Axios bunu ekleyeceğim. O yüzden dolayı diyeceğim ki istekleri atarken benim const fetcher isminde bir şeyim olsun. Bunun içinde bir URL dönsün. Ve bu URL'in string olduğunu söyleyeceğim. Ve atacağım istek benim get olduğunu ve URL ile birlikte gelen sonucu res değişkenine atıp res nokta datayla yazdıracağım. Yani responsemi bu şekilde göstereceğimi söyleyeceğim. Ve bunu aynı zamanda diğer taraflarda erişebilmek için export edeceğim. Bu da tamam. Şimdi bunları yazdık. Hemen artık bir tane API yazabilirim. API'min içine sağ tıkladım. Dedim ki bir tane bana current .ts. Biz şimdi ne API yazacağız ilk olarak? Kullanıcı verilerini çekmek için bir API yazacağız ve yukarıda yazmış olduğumuz şeyleri bununla birlikte kullanmış olacağız. Şimdi hemen geliyorum. Diyeceğim ki export default esync function handler, daha sonra rec, yine aynı şekilde diyeceğim ki next, yazamadım, API request, sonra yine aynı şekilde virgül, yine res, aynı şekilde burada ne olacak, next API response diyerek bunu da bu şekilde yazacağım. Şurayı küçülteyim. Evet, sonrasında bunları yazdıktan sonra şöyle bir süslü parantez içini doldurmaya başlıyorum. Diyeceğim ki eğer ki gelen metot, ilk başta bunu söyleyelim. Eğer ki gelen metot get değilse, ne bileyim delete ise, postsa, ben bunları kabul etmiyorum. Sadece get'i kabul ediyorum arkadaşım. O yüzden dolayı bana bir hata mesajı göndereceksin. Diyeceksin ki res status 405.end. Bu şekilde bitiriyorum. Sonra yani 405 hata kodunu yazdık. Eğer ki bir sıkıntı yoksa, get metoduyla geldiyse, o zaman current user eşittir await, daha sonra server out. Bunu ekliyorum ve yukarı kütüphanesinin eklendiğinden emin oluyorum. Sonra bu server out'un iki tane değeri vardı. Neydi bunlar? Res, rec ve res. Şu şekilde hep sırası aynı olması gerekiyor. Bu şekilde devam. Daha sonra diyeceğim ki return res nokta status, o zaman 200, yani cevabımız olumlu ve okey, yani daha doğrusu 200'ün hata kodu o, yani şey kodu, HTTP kodu, ve diyeceğim ki JSON'da sen bana bu current user'ı yazdır arkadaşım o zaman. Tamam. Ama şimdi olay ki bir şey oldu. Server'a bağlanamadı. Bir şeyler oldu. Bir şeyler ters gitti. Ben bu hata mesajını da görmek istiyorum. O yüzden dolayı bu şu kece bir error ekleyelim. Console error değil, normal error. Sonra bir tane süslü parantez açıyorum ve diyorum ki console.log bana bu error mesajı yazdır. Bununla işimiz bittiği zaman kaldırmanızı öneririm. Yani gözükmesine gerek yok bence. Sadece biz bilsek yeter, ama bir hata alıyorsak yani en azından şu an müdahale ederiz. Ya da ve 500 hatası 500 diyerek şu şekilde ne yapıyoruz? Bunu da yazıyoruz. Bu da tamam. Şimdi bunları yazdık. Artık API ile ilgili işlemlerimiz şu an için tamam. Yani current user diye API'miz tamam. Şimdi şöyle yapacağım. Bir tane hook yazacağım. Yani benim ne işlemi yaptıysam, durumlarımı vesaire görmek istiyorsam bunun için bir tane hook diye bir dizin oluşturacağım. Bunun içine ben daha sonra başka şeylerde durumları aydınlatmak için, durumları kontrol etmek için bunları kullanabilirim. Şimdi kullanacağım hook'un ismi use current user.ts olsun. Sonra benim buraya bir tane öncelikle kütüphane yüklemem gerekiyor. Şöyle projemi durduruyorum. Yes dedim. Şöyle bir bakıyorum. npm install svr. Bunu yüklüyorum. Sonra tekrar geliyorum. Projemi ayağa kaldırıyorum. Ve diyorum ki arkadaşım diyorum import
use ya da yazalım import use svr, şu şekilde bunu yazdım. Sonra const use current user diyeceğim, şu şekilde açtım kapadım, neyse şöyle yazdım ve bunun içine benim durumlarımı yazacağım. Benim durumlarım şunlar olacak. Bir verilerimin geldiği durum, yani data durumu. Daha sonra hata durumu. Daha sonra is loading diye bir durumum olacak. Bir de mutate diye bir durum daha var. Bu durum ne işe yarıyor diye soracak olursanız hataları, yani bir hata durumunda bu verileri tekrar güncellemek için kullanılıyor deniliyor. O yüzden dolayı bu isimle kullanacağım ben de şu an. Mutate diye bu şekilde yazacağım. Sonra nereye istek atacağımızı söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki use svr, daha sonra istek atacağım linki söyleyeceğim. Ben şimdi ne yazdım? Normalde API'nin içinde current. Neden current? Biz current.ts'yi API'nin içine oluşturduk. Biz buraya istek atıyoruz. Tamam. İsteğimi atacağım yeri söyledim. Sonra virgül fetcher. Şununla istek atıyorum. Yani get'le istek atıyorum. Sonra tekrar geliyorum. Get'le istek değil, daha doğrusu. Axios'ta istek atıyorum demek daha mantıklı. Biz bunun içine yazmıştık? Axios işlemi yapmıştık. URL nerede? Burada. Bununla birlikte isteğimizi attık. Sonra bana döndüreceğin değerleri söylüyorum. Geliyorum burada. Diyorum ki yukarıda yazdıklarım yine aynı şekilde. Data, error, is loading, mutate. Bunları burada bu şekilde söylüyorum. Onun dışında şunu da şöyle yapalım. Birazcık alanları küçülteyim. Tamam. Sonra tekrar gelip diyeceğim ki bunu ben şimdi nerede kullanacağım? Birazdan homepage'de vesaire bir yerde kullanıp bir test ederiz. Bakarız ne oldu diye. Export default use current user. Tamam. Bunu da yazdık. Şimdi gelelim bunu bir kullanmayı deneyelim. Bunun için şu an hangi sayfadayım? Index sayfasındayım. Index sayfamızı şu an bunun için güzel bir şekilde kullanabiliriz. Zaten hiçbir şey yok. Şimdi burada şu return'ün üstünde diyeceğim ki const, hatta bu ana sayfaya normalde bu şekilde giriş olmaması gerekiyor. Yani normalde tamam, benim şu an bir kullanıcı girişim var aslında. Şöyle sileyim. Tekrar şöyle bakalım. Normalde burasının da aslında benim buraya girmek için öncelikle out işlemimin olması gerekiyor. Yani tekrar geleyim şöyle profil sayfasından şu üst taraftaki şu alanı aynı şekilde geleyim alayım ve benim indeksimi ekleyeyim. Normalde biliyorsunuz ki Netflix'e para vermeden giremiyoruz. Bu da aynı mantıkla yine aynı şekilde gelip bunu ekliyorum ki bir şeyleri yanlış kopyalamış olabilirim. Bir saniye, hemen şöyle tekrar yeniden bakalım. Profil sayfası export, şurayı şuradan şöyle keseyim. Evet, tam yanlış yere ekledik zaten, tam iç içe ekledim. Şuraya ekleyeceğim. Şunu şöyle geldim yazdım. Get station'la bir de next page content'in tabii ki şeyleri var. Bunları da eklemem gerekiyor. Kütüphaneleri de yüklemem gerekiyor. Tamam. Şimdi tekrar yeniden ben ana sayfama gelmek istediğim zaman benim girişim olmadığı için beni buraya yönlendirecek. Benim kullanıcı adım, parolam neydi açıkçası? görkem@gmail.com'du sanırım. Evet. Şifrem de deneme 12'dir standart. Tekrar login yapıyorum. Evet, girişimiz tamam. Şimdi artık yeniden ana sayfaya gelebilirim. Evet, şu an ana sayfadayım. Şimdi gelelim bu ana sayfamızda bir öncelikle test edelim. Diyelim ki const şu şekilde yazacağım. Data user ve eşittir yazmış olduğum use current user. Bunu burada çalıştırıyorum. Sonrasında bu yukarı eklendi mi? Bir de ona bakmam gerekiyor benim. Use from evet eklenmiş, bir sıkıntı yok diyor bize. Hooks use current user, bir sıkıntı yok gibi. Şöyle bakalım. Burada bir hatamın olduğunu söylüyor sanki bana. Server out.ts'de bir hatam var diyor. Şöyle yukarıdan tekrar bir daha ben enter atayım. Server out sayfamıza bir gelelim. Sanki diyor ki
Out options. Şöyle bir bakalım. Bir yerde hata yapmışım ama nerede? Kitap const şu satırlarda şurada bir yerde hata yaptığımı söylüyor. Tırnak ya da parantezler ya eşittir vesaire gibi bir hata yaptım galiba. Bakıyorum şu an. Şöyle tekrar. Evet, constation gibi bir şöyle bir saçmalık yapmışım. Hatamın sebebi şu. Şöyle yaparsam düzelmiş olman lazım. Tekrar bakıyorum. Bir tane daha mı hata yapmışım? Await Prisma DB demişim. Evet, await'ten sonra Prisma DB'de hızlı yazacağım diye hata üstüne hata yapmışım. Tamam. Şunları şu şekilde yazmışım. Okey. Şimdi tekrar geliyorum indeks sayfama. Dedim ki bunu bu şekilde söyledim. Tamam. Ama hiçbir şey yazdırmadı bize. Tabii biz bunları şimdi tabii ki nasıl yazdıracağız? Geleceğim ben buraya. Şu Hello World'ümün olduğu yere. Diyeceğim ki şu şekilde user soru işareti nokta email. Bakalım ne oldu. Evet, şöyle baktığımızda benim kaydolduğum e-mailin buraya geldiğini görüyorum. Şöyle yapalım. Şunu bir tane P'ye alayım. Bir de alt tarafına ben çıkış işlemi için, yani daha sonra çerezleri vesaire silmekle uğraşmak istemediğim için şimdilik en azından geçici olarak bir buton daha ekleyeyim. Diyeyim ki şöyle bir buton, class name diyelim şöyle ve full olsun sadece. Bir de bg bilek diyeyim, belli olsun. Bir şey gelmedi. İçine şöyle bir A yazayım. Ha, buton geldi. Hiç belli olmadı. BG bilek. Şu az bir şey belli olsun en azından. Text white text xl. Tamam. Şu şekilde bir buton ekledik şimdilik. Zaten dediğim gibi geçici süreliğine eklemiş olduğumuz bir buton. Sadece şurada A değil logo out yazsın şimdilik en azından. Ve şuraya gelelim. Bir tane on click event'i ekleyelim. Bu on click'imi şu şekilde kullanacağım. Aslında çok basit bir şekilde şöyle bir fonksiyon var. Zaten sing out diyeceğim. Yani benim çıkışımı yapması için bir parantez açıp kapatacağım. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Evet, şöyle bir logout diyelim bakalım ne oldu. Evet, çıkış işlemimiz başarılı. Evet, verilerimizi şu an için nasıl çekeceğimizi en azından gördük. Giriş yaptığımız zaman yine en azından deneme 12. Şurayı da bu arada password'a çevirmek gerekiyor. Onu da çeviririz bir ara. Problem yok. Evet, şöyle tekrar yeniden gelelim. Verilerimizi bu şekilde çekebiliyoruz. Şunu da şimdilik şöyle en azından gösterecek şekilde text white yapayım. Dursun. Sonra aramayalım. Tamam. Evet, giriş ekranlarımızı yaptık. Profilimizi seçtik. Artık ana sayfamıza yavaş yavaş başlayalım. Şimdi ilk olarak komponent bölümüne bir tane nav var diye bir komponent ekliyorum. Bu benim nav barım, yani yukarıdaki menü alanım olacak. Şimdi benim menü alanımda neler olacak? Öncelikle bir bunu konuşalım. Neler yapacağımızı. Zaten Netflix'i biliyoruz. Netflix'te ne var? Şurada bir tane logo var. Yan tarafında menüler var. Küçülttüğüm zaman o menüler küçülüyor. İşte bir tane yazıya dönüşüyor. Browse diye. Şurada bir account'la ilgili bir alanımız var. Küçülttüğümüz zaman ne oluyordu onu hatırlamıyorum. Bakarım onu daha sonra tekrar yine. Onun dışında ben aşağı doğru indiğim zaman şuradaki navbarım arkası siyah oluyor. Yukarı doğru çıktığım zaman burada en sonki film neyse onun arka planını alarak bu şekilde bir tasarımı var. Şimdi biz de aynı şekilde aynı tasarımı yapmaya çalışacağız. Şimdi ilk olarak şu indeks sayfamı bir temizleyeyim. Yeni eklemiş olduğum navbarımı buraya ekleyeyim. Sonrasında yüklemem gereken bir tane kütüphane var. İlk onu yükleyerek başlayacağım. Şuraya ben hazırlamıştım. Ne bu kütüphane? İkon kütüphanesi. Bunu yükleyeceğim. Hero ikonlar kullanacağız. İşte birkaç tane kullanacağımız ikon var. Bunları yazacağım ben zaten birazdan navbara. Bunları kullanacağız. Ne ikonları bunlar? Netflix'te hatırlarsanız bir tane çan var bildirim için. Sonra işte aşağı ok ikonu gibi ikonlara ihtiyacımız var. Yine aynı şekilde. Şunu şöyle durduruyorum hemen. Pardon, evet tekrar yazayım. Şunun kurulumunu başlatayım.
Şimdi bunun kurulumunu yaptıktan sonra hemen tekrar yeniden projemi ayağa kaldırayım. Şimdi benim navbarıma dediğim gibi bu ikonları ekleyeceğim. Şöyle eklemek için şunlardan bir tanesini alayım. Şunu alayım daha doğrusu ve kullanacağım şeyin ismi bel ikon. O yan taraftaki ikon için. Bir de aşağı doğru gitmesi için neydi onun ismi? Çirev. Evet, şu çirev bar ikon. Chevron, evet, Chevron olması lazım. Chevron left değil, bize şey lazım, down ikonu lazım. Bu da browse'un altına yerleştirmemiz için. Şimdi gelelim navbarımızı yapalım. Şimdi navbarımızı zaten buraya taşıdık. Buranın bir nav olmasını öncelikle istiyorum söyleyeyim. Sonrasında buranın ben full ekranımı kaplamasını istediğimi söyleyeyim. Sonra buranın fixed olduğunu söyleyeyim. Onun dışında başka bir de z indeksi ekleyeyim. Z indeksi de neden ekliyoruz? Üstüne ekleyeceğim şeyler olabilir, açılması, kapanması. O yüzden bunun en üstte olması ya da duruma göre alta geçmesi için muhakkak nav ikonumuza, yani nav menümüze bir z indeksi eklememiz mantıklı olur. Tabi daha sonra da ekleyebiliriz de biz şimdiden ekleyelim işte. Sonrasında başka neye ihtiyacım var benim? Dediğim gibi burada benim aşağı doğru indiğim zaman bir gizleme gösterme alanı için aslında bir div'e ihtiyacım var. Şöyle bir div'e ihtiyacım var aslında. Bunu yapacağız ama şimdilik sadece yine hiç karıştırmadan bir px4 diyeyim ve bir de py6 diyeyim ve şöyle bir resmimi eklemeye çalışayım. img src, daha sonra images'ın içindeki logo.png. Evet, resmimiz geldi. Şimdi bu resme hemen birazcık class yazalım. Diyeyim ki Haydn senin 8 olsun. Şu şekilde. LG'de birazcık daha büyük yapabiliriz ya da mobilde birazcık küçük yapabiliriz. Şöyle diyelim biz buna. H'si 10 olsun. H'si LG'de H'si 10 olsun. Ama normalde H'si 6 olsun diyelim. Evet, şu şekilde olsun. Büyüttüğümüz zaman 10 olsun. 10 da fazla olmuş bu arada. Yani gözüme fazla geldi. 8 diyelim biz en iyisi, tamam. Şöyle tekrar bakayım. Tamam, daha iyi. Şimdi onun dışında buralara başka neler ekleyeceğiz? Biz burada bir flex yapısı kullanacağız. Yan yana şeyler kullanacağız ve buranın bir flex row, yani bir satır olduğunu söyleyelim. Onun dışında efektler kullanabiliriz bir iki tane. Yani daha doğrusu hover gibi şeyler kullanabiliriz. Yumuşak geçiş için transition ekleyebilirim. Onun dışında başka ne ekleyebilirim? Şu an bu şekilde kalsın bakalım. Başka bir iki bir şey daha muhakkak ekleriz. Şimdi şöyle bir tane daha div class name diyeyim. Şu an en önemlilerini ekledik. Şimdi biz buraya yan tarafına bunun menüler ekleyeceğim. Şimdi benim bu menülere hepsine uzun uzun class'lar yazmam gerekiyor. O yüzden dolayı bunu şu şekilde yapalım. Bir tane nav item tsx diyerek bir tane nav item tanımlayalım. Ve bu nav item'a item prop diyelim. Şu şekilde, interface'i var bunun. Interface item prop. Daha sonra bunun alacağı değerleri söyleyelim. Ne gibi değerler alacak bu? İşte aktif mi, link, işte linki olabilir gibi çeşitli itemleri biz burada söyleyeceğiz. Şu an için linki karıştırmayalım. Duruma göre daha sonra olmazsa ekleriz. Label string diyeyim ve aktif ise tasarımın birazcık farklı olmasını istediğim için o yüzden dolayı boolean diyelim. Yani aktifse tıklı, yani üzerine tıklanmışsa, şu an ana sayfadaysak mesela rengi birazcık diğerlerinden farklı olması gerekiyor. Bembeyaz olması gerekiyor. Diğerlerinin böyle birazcık griye yakın bir renk olmasını istiyorum mesela. Sonra gelip bu props'ları buraya ekleyelim hemen. Bunun için şuraya const diyorum. Hemen diyeceğim ki const, daha sonra now item 2 nokta react nokta fc, şöyle yukarıda yazmış olduğum item prop'lar eşittir. Şuraya da diğer eşittir. Ve şuraya süslü parantez yukarıda yazmış olduğum alanları burada söylüyorum.
Sonra burada name alanını istiyorum. Aktif alanı div'de kullanacağım. Şimdi gelelim bunu navbarımızı buraya bir ekleyelim öncesinde. Nasıl gözükecek? Yani nav item'ımızı buraya bir ekleyelim. Nasıl gözükecek bir bakalım. Nav item Ctrl Space yaparsak neleri kullanabileceğimizi görüyoruz zaten. Öncelikle ilk alanım home olsun. Daha sonra activate alanını ekleyeceğim. Bu aktif bir şekilde gelsin home. Sonra şundan birkaç tane şöyle kopyalayayım. Şöyle yapalım hatta home. Buraya diyelim ki film mi diyeceğiz? Öyle bir şey olması lazım. Films daha doğrusu filmler. Daha sonra series yani diziler. Sonra new and herhalde and kullanmıyordu. Şöyle vardı. Popüler. Daha sonra popüler daha doğrusu popüler değil. İngilizcesini yazayım. Daha sonra my list. Daha sonra bir senedir aktif olan şöyle bir özellik daha var. Browse my languages. Evet, bu şekilde yazalım. Evet, bunların yan yana olmasını istiyorum. Bu yüzden dolayı buraya flex row ekleyeceğim. Ve aynı zamanda flex ekleyeceğim. Ama şöyle yan yana oldu mu? Oldu. Ama ben bunları mobilde gizli olmasını istiyorum. O yüzden LG'de flex ama diğer türlü bunun hidden olmasını istiyorum. Evet, çünkü diğer türlü zaten sığmayacak. Sonra aradaki boşluklar için gap ekleyelim birazcık. Şöyle diyelim ki gap 7 diyeyim. Evet, aradaki boşluklar. Sonra logodan birazcık boşluk versin istiyorum. 12 diyeyim. Logodan şurası ayrılsın. Tamam. Başka şu an buraya bir şey eklemeyelim. Şimdi nav item'ıma geleyim, aynı şekilde birkaç div yazayım. Şimdi diyeceğim ki eğer ki burası aktifse, o yüzden şöyle diyeceğim, daha doğrusu div class name eğer ki burası aktifse o zaman arkadaşım sen bana bunu yaz. Ama değilse bunu yaz diyeceğim. Şimdi aktif olduğu zaman öncelikle textimin white olmasını istiyorum. Bizim yani burası beyaz olacak. Ama değilse burası text gri 400 olsun. Şu şekilde olsun. Tamam. Aynı zamanda hover özelliği üzerine geldiğimiz zaman da text yine gray 200 olsun. Evet, şu şekilde. Yumuşak bir geçiş olsun yine. Transitions. Evet, yumuşak bir geçiş. Başka bunun üzerine geldiğimiz zaman textmiş gibi duruyor. Text gibi durmasın burası. Burada cursor pointer. Burada da cursor default kullanalım. Yani şöyle geldiğimde bunda bu şekilde, diğerlerinde el işarete geçiyor. Bu şekilde bir ayarlama yapmış olduk. Evet, bu kısım tamam. Şimdi diğer alanlar aynı şekilde devam edelim. Ne alanımız var bizim? Şunu şöyle şuradan şöyle kısaltayım birazcık. Tamam. Şimdi bizim mobil menü ile ilgili bir alanımız var. Şimdi orayla devam edelim. Şöyle yapacağım. Şuraya yeni bir tane div açacağım. Şimdi burada diyeceğim ki yukarıdakinin tam tersine olacak birazcık. Burada LG'de hidden olacaksın sen. Ama flex yine aynı şekilde yan yana ve flex row kullanacağım. Item center diyeceğim. Şimdi biz burada yukarıda ne yaptık? Şurada flex LG'de flex dedik. Ama burada LG'de gizledik. Yani burada mobilde şu anki mobil ekranımızı yapacağız. Yani şurada şöyle şu an gizli, şöyle şu ekranda yapacağız. Şimdi burada diyeceğim ki yine boşluklar gap 7 diyemeyiz yukarıdaki gibi. Burada gap 2 deriz. Birazcık daha boşluklar az olsun. Ve yine ML 6 diyelim. Logodan birazcık yana doğru kaysın.
Burada ben bir tane P ekleyeceğim ve diyeceğim ki browse. Ve bunun da rengini diyeceğim ki text white. Evet, şu şekilde olacak. Bunun yanına bir tane ikon ekleyeceğim. Diyeceğim ki yukarıda yazmış olduğumuz Sharon Down ikon ve diyeceğim ki senin class name'inde işte V5 olsun, text'in white olsun diyelim mesela. Şu şekilde bir ikon eklemiş olalım. Buna tabii ki ufak tefek bir şeyler eklememiz gerekebilir. Yani ne gibi? Tıklandığı zaman buradaki ikonu da şeklini değiştirebiliriz. Ama bunun için bir de bizim ne eklememiz gerekiyor? Mobil menü eklememiz gerekiyor. Yani ben şunu yapacağım. Buraya gelip uzun uzun mobil menü ile ilgili tasarımı da yazabilirim. Ama mobil menü için yeni bir tane yine komponent oluşturup burada çağırmak daha mantıklı olacak. O yüzden mobil menü.tsx diyerek ve rfce şöyle yazacağım. Ve daha sonra burada mobil menümü çağıracağım. Mobil menümde de bir tane probum olacak benim yine. Aynı şekilde interface diyeceğim. Probumun ismi şöyle diyelim, interface mobil prob diyelim. Ve visible diye bir tane şey ekleyelim. Bunun yapısı boolean kullanabiliriz. Hatta boolean kullanalım. Diyelim boolean diyelim buna. Sonra burada yine function değil const diyeceğim ve mobil menü için diyeceğim ki yukarıdaki prop'lara dahil etmek için react.fc parantez açıyorum. Yukarıda yazmış olduğum mobil prop eşittir. Şöyle şuradan da şu şekilde ve şuraya da bu mobil prop şeyimi ekliyorum. Visible'ımı ekliyorum. Şurada şimdi şöyle diyeceğim. Eğer ki visible için bir değer girilmemişse, yani visible false'sa, o zaman bana yine bir return dönder. Döndereceğin return şu şekilde olsun diyeceğim. Şöyle, daha doğrusu visible şuradan şu şekilde, daha sonra döndüreceğin return null olsun diyeceğim. Ama null değilse de bana o zaman ne yapacak? Aşağıdaki return'ü döndürecek. Şimdi mobil menümüzü, yani buradaki browse'a tıklandığı zaman bir işlem yapmam gerekiyor. Bunun için const'lar tanımlayacağım. Diyeceğim ki const şu şekilde açalım. Diyelim ki mobil menü virgül set mobil menü. Sonrasında buna başlangıçtaki değeri use state'i şöyle use state'i bunun false olsun. Yukarı kütüphanesine eklendiğinden emin olun. Sonra bununla ilgili bir tane fonksiyon yazacağız. Diyeceğiz ki buradaki bu div'e tıklandığı zaman const toggle mobil menü eşittir use callback şu şekilde diyeceğim ki set mobil menü içine bir current tanımlayalım ve diyelim ki bu current şu şekilde tam tersi olsun. Evet, sonra gelip buradaki bu divime aynı şekilde bunu ekleyeceğim. Şöyle geleyim. Şuraya müsait bir yere. Diyelim ki on click toggle mobil menü. Evet. Şimdi ben buna tıkladığım zaman bir açılıp kapanması için yani gösterebilmek için mobil menümü yine buraya ekleyeceğim ve burada visible seçeneğini eklemiş olduğumuz yüklemedi mi? Yüklemedi sanırım. Şöyle tekrar bir daha yazacağım. İsimler karıştı. Şöyle yapalım. Mobil menü item diyeyim buna. Daha sonra buna mobil menü diyeyim ki diğerini eklesin ve karışmasın bunlar. Şöyle geleceğim.
ve bunun visible özelliğine şu şekilde evet yazabilirsem, bir de parantezi kapatabilirsem. Evet. Buraya diyeceğim ki, daha doğrusu şuraya diyeceğim ki yukarıda yazmış olduğum mobil menü item. Bunu buraya ekleyeceğim. Evet, şimdi bir bakalım ne oldu ne bitti. Şimdi yan tarafa şöyle tıkladığımda mobil menü geldi. Tıkladığım zaman kayboldu. Yani ben artık tasarımımı buraya rahat rahat yapabilirim. Şimdi şöyle yapacağım. Diyeceğim ki burada div class name, öncelikle açılan ekranın BG background'unun black olduğunu ve genişlik olarak da 48 diyeyim. Mesela absolute olacağını söyleyeyim ve yukarıdan top 8 bir boşluk versin. Left 0 desin. Şöyle bakalım ne oldu. Evet, şu şekilde bir alan oldu. Hatta şöyle yapalım, bir yandan da görelim. Şurayı kapatayım. Şöyle tık kalsın. Tamam. Sonra buraya birazcık genişlik için P'ye 5 diyelim. Sonra flex kol kullanacağımızı söyleyelim ve bir border gri 400 ekleyeyim. Şu şekilde bir yapımız oldu. Bunun içine ekleyeceklerim de flex olacağı için yine aynı şekilde flex diye yazalım. Şimdi tekrar geliyorum buraya. Yeniden bir tane div oluşturayım. Evet, bu div'e diyelim ki şöyle class name, yine flex, daha sonra flex call cap 4 diyelim boşluklar için. Sonra bir tane div ekleyeyim ve bunun içine home yazayım. Evet, home buraya geldi. Bunu tabii ki birazcık oynayacağız. Diyeceğiz ki div class name p x3 diyelim. Daha sonra text ortalı olsun ve aynı zamanda text beyaz olsun. Görelim yani. Ve hover özelliğine de üzerine geldiğimiz zaman da underline ekleyelim. Evet, şu şekilde oldu. Tabi şu an şu tam olarak istediğim gibi aslında oturmadı. Bunu nasıl oturturuz? Şöyle bir daha bir bakalım. Absolute dedik ve 48 dedim. Top 8 left 0 dedim. Flex cap 4 dedik. Peki buradaki navbarımızda ne var? Burada text white var sadece. Başka ne ekleyebilirim? Bunu bir class'a eklememe gerek var mı? Burada hidden flex row dedik. Şimdi şuna eğer ki relative dersem buraya, sanki birazcık daha yani serbest, bu şekilde olur. Absolute de genellikle relative birlikte kullanılır zaten. Genellikle hizalamak için, relative hiza vermek için, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Relatif serbest alan gibi bir şey. Ne yapıyor? Bize direkt bu en son yazdığımız bu alanı başlangıç değeri olarak alıyor ve absolute de içinde süzülüyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi tekrar yine aynı şekilde geldim. Bunu yazdım. Home. Bir tane daha gelip kopyalayayım. Diğer alanları da yine aynı şekilde. Bunları da istersek tabii ki şey yapabiliriz. Bir item'a çevirebiliriz ama bence gerek yok. Direkt burada bu şekilde yapıp bitirelim bunu. New popüler, sonra başka şöyle, tamam, başka new popüler, my list, browse by languages. Evet, bunları da, onu da yanlış yazdım gerçi. Neyse, bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Rengi birazcık açıkçası hoşuma gitmedi. BG black değil de gray 900 deneyeceğim. 950 yapayım. Yani birazcık daha açık bir renk ama birazcık şunu şey yapalım. Absolute shadow ekleyeyim. Shadow değil de rounded ekleyeyim.
Round LG ekleyeyim şöyle. Köşeleri bükeyim en azından. Şu şekilde dursun. Başka border ekledik ama borderla ilgili herhangi bir şey gelmedi. Border 2 diyelim şöyle. Border'ın rengi de çok tuhaf kaçtı tabi. Gray 400. Buraya biz 950 dedik madem. Bunda yakın bir şey yapalım. 800 diyeyim. 900 diyeyim. Tamam. Yani hiç belli olmadı. 800 ekleyelim şu şekilde. Tamam. Birazcık daha iyi bir tasarım oldu. Evet, mobil menümüzü de bu şekilde ayarladık. Şimdi artık geriye ne kaldı? Bu yan tarafı, yani account tarafı. Şimdi aynı şekilde account tarafıyla devam edelim. Geleyim şuraya, yeniden bir tane div açayım. Hatta account bölümünden önce normalde bildirimler alanı vesaire gibi alanlar var. Bunları ekleyeceğiz aynı şekilde. Şöyle diyelim ki div class name flex row ml auto dersem otomatik hizalayacaktır. Ml auto. Daha sonra boşluklar için yine gap7 kullanalım. Item center diyelim. Sonra ben buraya bir tane ikon ekleyeyim öncesinde. Şöyle yukarıda ne ekledik normalde? Bell ikon ekledik. Bir tane daha ikon vardı sanki orada. Arama ikonu vardı değil mi? O da şöyle search yazsam ne çıkar? Mac şöyle bir şey olması lazım. Şunu kullanalım mesela. Bir deneyelim. En kötü ikonumuzu değiştiririz. Tekrar şöyle geleyim. Bunu şöyle bir açayım. Daha sonra şuradaki şu class name'i bir kopyalayayım. Şuna vereyim. Bir bakalım ne oldu ne bitti. Evet, şu arama bu şeyimiz geldi. Şimdi şöyle yapalım. Buna birazcık şöyle tekrar bir div daha ekleyeyim. Bu bir divin içinde olsun. Yan yana şeyler kullanacağız ya. O yüzden dolayı buna class name ekleyeyim. Ya da şöyle yapalım. Flex zaten burada. Buna sadece ya da eklemesem de aslında olabilir gibi. Şöyle sadece cursor pointer ekleyeyim şu an için. Cursor pointer ekleyeyim sadece bu div'e. Üzerine geldiğim zaman şey olsun. Tamam. Sonra bundan bir tane daha aynı şekilde gelip kopyalayayım. Bir de bell ikon için de aynısından kullanacağım. Flex yapıda zaten yan yana gelmeleri lazım. Tamam, şu an arada bir boşluk var ama şu an ml auto kullanıyoruz. O yüzden dolayı bu şekilde oldu. Ama normalde bu şekilde olmayacak. Bir tane daha alan eklediğimiz zaman düzelecek. Şimdi şu yukarıda yazmış olduğum şu diğer bell ikonu da gelip burada kullanayım. Birbirlerinden farklı olsunlar. Hatta şöyle de yapabiliriz. Şu div'i şuradan şöyle kessem, şöyle şunun içine eklesem. Evet, şöyle daha mantıklı. Şunu şuradan kapatalım. Bunun ikisi birlikte olsunlar. Evet, sonra bir tane daha ekleyeceğim şey de yine ml auto yazdığım zaman buraya geliyor. Ya bunun içine devam edelim ya da ona göre şey yapalım, ama bu şekilde yazabiliriz. Şimdi içine öncelikle bir iki bir şey daha oluşturalım. Ondan sonra şey yapalım. Şöyle diyeceğim öncesinde div class name. Şöyle buraya bir img src ekleyelim. Bizim normaldeki şu images neydi bizim o resimlerimizin ismi? Şu girişte kullanılan resimler var yani yan tarafta olan standart gelen. Onlardan bir tanesini kullanacağım. Şöyle bakıyorum hemen resimlerime. Public images default blue ya da default red'i kullanalım mesela. Default red nokta png diyelim. Evet, şunu şöyle kapatırsan düzelecektir. Evet, resmimiz geldi. Tabi birazcık fazla büyük. Hemen buna bir class name ekleyelim. Ya da şuna bir class name ekleyip boyutunu söyleyelim. Daha mantıklı olabilir. Şöyle bir V6 diyeyim mesela. Resmim küçüldü mü? Küçüldü, güzel. V6 birazcık sanki ufak kaldı gibi. V8 diyelim. Tamam.
Normalde resim kare bir sıkıntı yok ama farklı resimde olabileceği için bu şekilde yazabiliriz. LG'de bu karakterleri birazcık daha büyük yapabiliriz. Mesela 12 diyelim. Yine LG'de ve 12 diyelim yine aynı şekilde. Şu an LG'deyiz. Ama şey de bu şekilde. Evet. Sonra başka ne ekleyebiliriz? Birazcık resme ufak tefek dokunuşlar yapabiliriz. Deriz ki mesela rounded LG deriz. Köşelerden bükmeye çalışırız ama pek bir şey belli olmadı şu an. Şöyle tekrar yapalım. Tamam, ufak bir dokunuş oldu gerçi ama tamam. Resmin köşelerinden birazcık bükebiliriz diye düşündüm ama pek olmadı. Ya da resmin klasını aynı şekilde verebilirim. Resim büyük olabilir belki. O yüzden dolayı overflow hidden ekleyebilirim. Bu şekilde bunu da yapmış olurum neredeyse. Şöyle bakalım sayfamızın tasarımına. Boyutla ilgili birazcık sanki sıkıntımız var gibi. Yani eşit olmadılar aslında. Buradayken sanki yan yana gibi ama tam değerlerimiz birbirine uymadı. Şunun resmin birazcık boyutunu H12 değil de 10 yapalım herhalde. Büyüttüğüm zaman şöyle tekrar bakayım. Bunlar da çok hizalı gibi durmadı. Bunlara da birazcık marjin vesaire bir şeyler ekleyelim. Hizalı bir şekilde getirelim. Ya da şöyle yapalım. Şimdi benim şu yukarıdaki kullanmış olduğum resimlerdeki şu boyutlar var ya, Netflix logosundaki. Bunu aynı şekilde burada kullanalım. Şöyle diyelim. Başka bir şey mi var burada? Resim birazcık dağıldı. Bir şey yok aslında. V'sini de olmazsa yazayım. V6 diyeyim. Evet, şu an tam hizalı gibi. Büyüttüğüm zaman da hizalı. Evet, resmin boyutundan dolayı hizası birazcık kayıyormuş demek ki. Tamam, büyüttüğüm zaman da yani LG'de yine V8 diyelim. Şu şekilde. Evet, neredeyse birazcık daha hizalı gibi. Sonra başka ne yapabiliriz? Şimdi ben buraya tıkladığım zaman bir account menü olacak. Okey. Birazcık şöyle tasarıma başka bir iki bir şey ekleyebilir miyim diye bakıyorum. Şu gap 2 desem şu boşluklar için daha iyi olur mu? Olmadı. Şu peki şu div'i komple bunun içine taşısam, tekrar şöyle bakayım. Evet, içine taşıdığım zaman üçü bir grup şeklinde oldu. Daha yakın oldu. Böyle daha iyi oldu. Evet. Şu son div'i de bunun içine taşıdım. Bu şekilde daha güzel oldu. Şöyle tüm kodlarımı şöyle düzenleyeyim. Pardon. Bozduk. Şu değil miydi? Şöyle kontrol A. Heh, tamam. Şöyle hizalanmış bir şekilde görebilirsiniz. Tamam. Burayı da bu şekilde yaptık. Şimdi artık account sayfasını yapalım. Şimdi şuraya yan tarafa bir tane ben yine şundan eklemek istiyorum. Yani yan tarafta bir tane ok olsun ki tıklanacağı belli olsun. Zaten Netflix'te de yine aynı şekilde var. Şimdi ben buna tıkladığım zaman bir işlem yapmak istiyorum. Tabii ki bunun için şöyle yapacağım. Bu tüm divin kaplandığı yere, yani buraya, bu resmin üstüne tıklanmış olsa da olsun, buraya tıklanmış olsa da olsun, buraya bir on click event yazacağım. On click eventi de yine buradakinin hemen hemen aynısı zaten. Aslında hiçbir değişiklik yok. Sadece şuradaki isimleri değiştireceğiz. Diyeceğiz ki account menu item set account, bu şekilde. Ve şundan yine bir tane daha aynı şekilde gelip kopyalayayım. Buraya da mobil menü değil account menü diyelim. Burada da set edeceğimiz şey tabii ki bu. Şimdi benim yine aynı şekilde burada yapmış olduğum gibi bir tane yeni bir sayfaya ihtiyacım var. Hemen komponentler bölümüne geçeyim ve şuraya bir tane sayfa oluşturayım. Sayfamın ismi account menü tsx.
Yine bu sayfamda benim mobil menüyle zaten neredeyse hemen hemen aynı olacak. Birazcık tasarımı vesaire değişecek. Şöyle yapalım. RFCE diyeyim. Şöyle. Daha sonra mobil menüden birazcık kopya çekeyim. Şu interface'e ihtiyacımız var. Şöyle yine aynı şekilde yazayım. Mobil prop değil de account prop desin. Ve const aynı şekilde action account menü şu şekilde react nokta fc account prop eşittir şu diğer eşittirden ve sonra buraya süslü parantezde yine visible'ı göndereceğim. Şimdi yine aynı şekilde mobil menüde olduğu gibi eğer ki visible'sa ne yapacak o zaman? Bize şunu gösterecek. Yani hiçbir şey göstermeyecek. Onun dışında buraya şimdi bir tasarım aynı şekilde ayarlayacağız. Ama ben bir de şunu istiyorum. Normalde de zaten var yine aynı şekilde. Burada tıkladığım zaman giriş yapan kişinin işte bazı bilgileri olur. İşte ismi olur, ne bileyim işte maili olur gibi çeşitli verileri olur. O yüzden dolayı ben burada, şurada daha doğrusu yeni bir şey tanımlayacağım. Daha önce zaten bununla ilgili fonksiyonumuzu yazmıştık. Çıkış işleminde vesairede kullanmıştık. Diyeceğiz ki data eşittir current ya da user diyelim buna. Aynı şekilde ve diyelim ki use current user şeklinde yazalım. Sonra ben bu user'la birlikte ismimi istediğim gibi kullanabilirim. Yani user'ı kullanarak bir veri çekebilirim. Şimdi tasarımımızı şu şekilde ayarlamaya başlayalım. Şöyle bir test için öncelikle AA diyeyim. Sonra tekrar navbar'a geleyim. Burada şu char'ın down'un altına bir tane div mi eklesek nasıl yaparız? Direkt yazalım, olmazsa bir sıkıntı olursa ona göre ne yaparız? Değiştiririz. Account menü diyorum şu şekilde. Daha sonra bunun visible özelliğini yazıyorum ve şuraya diyeceğim ki ne yazdık yukarıda? Account menü item. Evet, bunu bu şekilde ekliyorum. Şöyle basalım. Gelen giden bir şey oldu mu? Pek göremedim şu an için. Click event'i vermedik biz buraya. Tabii ki göremeyiz. Click'imiz ne olacak? Şu olacak. Yine geliyorum. Şuradaki divime vereceğim aynısından. Diyeceğim ki on click ekledim. Sonra tekrar gelip bakalım. Evet, tıkladığım zaman şuraya geliyor. Bastım, gidiyor. Şimdi bununla ilgili yine aynı şekilde tasarımı yapacağım. Şimdi yine ben burada bir relatif yapı kullandığımı söyleyeceğim yine tabii ki. Çünkü aşağı tarafa absolute bir yapı kullanacağım. O yüzden dolayı relatifimi ekledim. Sonra geliyorum buraya. Diğer tarafta yaptığımız gibi renkleri aslında buradaki gibi kullanabiliriz. Yani şu div class name hatta kopyalayıp değiştirebiliriz birazcık. Renkler aynı olsun ama şöyle şunu şuradan şöyle gelip kopyalayayım. Şu div'i şöyle bir değiştireyim bakalım. Tamam, şöyle ekledik. Evet, şu şekilde bir yapı geliyor. Tamam. Absolute taşma vesaire var mı? Tamam, bir iki bir şey ekleyelim, sonra tekrar yeniden bir daha bir gözden geçiririz burayı. Şunu şöyle küçülteyim. Şuradan şöyle enter atayım. Rahat gözüksün size de. Başka ekleyeceğim bir şeyler belki olabilir. Tekrar geliyorum. Bir tane div açıyorum. Evet, biraz renk sorunu oldu. Hemen bir kontrol edeyim. Bir sıkıntı yok gibi. Tamam. Bir sıkıntı yok. Tamam. Buraya tekrar geleyim. Class name içindeki yapının flex olacağını söylüyorum. Daha sonra flex call diyelim ve gap 3 diyerek yine boşluklarımızı ayarlayalım. Sonra ben burada şöyle yapacağım. Div class name diyeceğim. px3 grup kullanalım. Burada şöyle grup yazayım.
Daha sonra flex ve flex row diyelim. Sonra gap 3 ile yine bir boşluk verelim. Ve itemler ortalı olsun. Ve v de full olsun diyelim. Evet, bir değişiklik var mı? Şu an için yok. Tamam. Bir tane img ekleyelim. img src diyelim. Burada hangi resmi eklediysek yine aynısından ekleyelim. Netflix'te de aynı şey olduğu için biz de aynı şekilde buraya bunu yapalım. Şöyle bakalım. Evet, resmimiz biraz bu tarafa doğru kaydı. Buna birazcık class name ekleyelim ve diyelim ki senin boyutun v'de 6 olsun. Evet, şu şekilde bir resim. Şuradaki şeyleri birazcık değiştirebiliriz. Şurada left 0 değil, burada right 0 dersem sanırım evet daha mantıklı oldu. Evet, şu şekilde right'ı buradan 0 olarak hizaladık. Bu şekilde daha güzel oldu. Tamam. Şimdi bu img'nin yanına şöyle tekrar aşağısına ineyim, bir tane p ekleyeyim ve diyeyim ki benim yukarıda fonksiyonla birlikte çağırmış olduğum user'dan sen bana name'ini getir bunun. Evet, şuraya name'imizi getirdik ve buraya bir class name ekleyelim. Text'i white olsun. Şöyle tıklayayım, bir yandan da görelim. Evet, text'i white olsun. Başka text'i md olsun. md yokmuş. sm var. Başka ne var? Text'i lg olsun diyelim. Birazcık büyüsün. Tamam. Sonra diyelim ki yine grup hover ve diyelim ki senin üzerine gelindiği zaman underline olsun diyelim. Evet. Başka grupluk şu anlık başka bir işimiz var mı? Bakar duruma göre yine aynı şekilde grupla birlikte bunları ayarlarız. Sonra bundan sonra şöyle bir tane hr ekleyeceğim. Bu hr ile birlikte bir tane class name diyeceğim ki bg gray 500 diyelim ve border'ı 0 olsun. Ve işte h piksel ve m'ye 4 ekleyelim. Şu alt tarafına şöyle şundan ekledik yani. Ve bunun altına da bir tane çıkış bölümü ekleyelim. Bunun için on click zaten daha önce yazmıştık. Şuraya diyelim ki signout diyelim. Buna tabi birazcık class name vermemiz gerekiyor. px3 sonra text'i white, text'i ortalı, işte hover'ı grup nokta nasıldı? Grup hover underline diyelim buna da. Şöyle bakalım. Evet, olmadı. Grup power. İkisini aynı anda alır dedim ama ikisi farklı divde olduğu için almadı anladığım kadarıyla. Neyse, tamam, sıkıntı yok. Biz grup power değil hover kullanalım. Problem yok. Burada da gerek yok grup power o zaman. Tamam, gerek yok. Silelim bunu. Evet, tamam. Sing out dedik yine aynı şekilde. Bunun yan tarafına bir tane ikon ekleyebiliriz. Var mıydı Netflix'te? Bakayım, ya da gerekli olmayabilir. Ya da birazcık daha yazıyı uzun yapabiliriz. Şöyle Netflix diyelim. Evet. Birazcık daha yer kapladı en azından. Evet. Şimdi buraya aynı şekilde geleyim. Bir de on click ekleyeyim. On click'imiz zaten daha önce benzerini yazmıştık. Ya daha önce yazmıştık. Sildik daha doğrusu. Diyeceğim ki sing out. Sing out'tan sonra virgül. Şöyle parantez aç. Virgül. Gerçi şey de yazmamıza gerekiyor. O çıkış yaptığı zaman otomatikman bizi zaten nereye yönlendirecek? Ana sayfaya yönlendirecektir, yani account sayfasına. Bakalım, bir deneyelim. Şöyle bastım. Şu an bastım. Daha yeni basamamışım demek ki. Evet. Güzel. Tekrar yeniden bir giriş yapayım. Şöyle gireyim. Tamam. Burası vesaire güzel.
Bir sıkıntı yok gibi. Sadece şunun üzerine geldiğim zaman ben bir şey istiyorum. Yani şu şey ifadelerini görmek pek hoşuma gitmiyor. Cursor pointer istiyorum. Tamam. Şuranın üzerine geldiğimde de aynı şekilde cursor pointer olsun. Tekrar şuraya şöyle ekleyelim. Evet. Bunları da bu şekilde yaptık. Hatta şuranın üzerine geldiğimizde de bir cursor pointer olsun. Navbarımızdan şöyle tekrar gelip bakalım. Flex. Tamam. Hepsinin üzerine geldiğimde cursor pointer olsun. Tamam. Bu şekilde ayarladık. Hatta şu browse'un üzerine geldiğimde de cursor pointer olsun. Çünkü açılır bir şey var orada, yani belli olsun. Tamam. Evet. Buraya kadar tamam. Sayfamı büyüttüğüm zaman bu şekilde. Diğer türlü bu şekilde. Şimdi artık aşağı tarafa filmler alanına geçebiliriz. Evet, ben bir doküman hazırladım. Hazırladığım dokümanda işte Google'ın ücretsiz videoları, sonra işte bazı resimler ekledim. Bu resimlerin yollarını, hatta bu resimleri aynı zamanda yine aynı şekilde projeme de ekledim. Ve bunları GitHub hesabımda da aynı şekilde paylaştım. Burada GitHub hesabımda yine Netflix Clone diye projemin altında Movi.json diye bir dosyam var. Burada bilgileri buradan alabilirsiniz. Onun dışında resimleri de yine aynı şekilde public klasörünün içine, images'ın içine ekledim. Şimdi images'ın içinde Movi olarak ekledim. Onun dışında şimdi buradaki bu Movi.json'u nasıl ekleyeceğiz diye soracak olursanız şuradan 2 defa tıkladıktan sonra verileri kopyalıyorsunuz. Daha sonra Movi'ye geldikten sonra Insert Document ve şuraya tıklayarak burayı silip tamamını Insert dediğiniz zaman aynı şekilde veri tabanına kaydedecektir. Eğer kaydetme işlemini yaptıysanız zaten siz de artık kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim bunlarla ilgili API'mizi yazarak başlayalım. Şimdi hemen geliyorum. API klasörümün altına sağ tıkladım. Bir tane random movie .ts diye bir tane dosya açıyorum. Bu random en üstte benim bir tane billboard'um var ya, ben buraya random olarak bir tane veri çekmem gerekiyor. O yüzden dolayı bunu kullanacağım. Şimdi biz zaten daha önce current'ta benzerini yaptık. Current'ın aynısını geldim buraya kopyaladım. Daha sonra burayı kendime göre değiştireceğim. Şimdi libs, server out vesaire bunların bağlantıları okey. Bana yine bir ekstra olarak bu sefer import Prisma DB lazım. Bunu da hemen gelip aynı şekilde ekleyeyim. Şöyle libs Prisma DB. Tamam. Şimdi gelelim şurada şu kodlarımızı silelim. Şimdi biz daha önce hangi sayfada yapmıştık? İndekste yapmadık. Profil sayfasında şöyle bir şey kullanmıştık. Demiştik ki met random, met işte floor. Şimdi biz burada ne demiştik? Met floor ile birlikte met random demiştik. 4 tane resim var demiştik. Bana bunlardan bir tanesini getir demiştik. Burada da aynı şeyi yapacağız. Toplam kaç tane kaydım varsa onu getireceğiz öncelikle. Bunu bir değişkene atayacağız. Değişkene atadıktan sonra 4 yerine bu değişkeni söylemiş olacağız. Ve burada da indekse göre getirmesini söyleyeceğiz. Ve burayı sanki bir diziymiş gibi düşüneceğiz. Şimdi gelin bununla ilgili API'mizi yazalım. Şimdi buraya aynı şekilde geliyorum. Hatta şurada da neyse yazarız, problem yok. Fazladan silmişim sanırım, problem değil. Yazacağımız şey şuydu, dediğim şey await server out gelen regle resi al arkadaşım. Bunları aldın mı? Tamam. Const movie count, yani dediğim gibi ilk olarak await prisma db nokta movie'den gelenlerin sayısı. Sonra const aynı şekilde random index eşittir met nokta floor met nokta random şu şekilde çarpı yukarıda tanımlamış olduğum movie count. Evet, bu kadar. Sonra gelelim bunu madem yazdık, diyeceğiz ki const random movies, yine aynı şekilde await prisma db nokta movie nokta find money, yani bana bir tane değer getirmesini istediğim için take diyeceğim, burada 1 diyeceğim, bir tane değer getireceksin ve bunu neye göre getireceksin?
benim yukarıda tanımlamış olduğum random indekse göre getireceksin. Tamam. Bunu yazdık. Şimdi biz burada bir tane getirdik ama iki tane de getirebilirdik. Üç tane de getirebilirdik. O yüzden zaten burası dediğim gibi bir dizi şeklinde. Think money kullanıyoruz ya. O yüzden değerlerimi de döndürürken ona göre döndürmem gerekiyor. Yani kastettiğim olay aslında çok şey olan karışık bir şey değil. Sadece şu. Res status 200. Diğer tarafta da aynısını yapmıştık zaten. JSON. Diğer tarafta demiştik ki sadece current user. Burada ne diyeceğiz? Random movies. Tek farkı buranın dizi olduğunu söylememiz ve o yüzden dolayı 0. indeksi yani ilk indeksi bana getir diyeceğim. Bu kadar. Şimdi gelelim aynı şekilde bununla ilgili hook yazmaya. Hemen geliyorum. Hook klasörümün içine sağ tıkladım. Use billboard.ts Use current user'ın aynısını geldim buraya kopyaladım. Şöyle yapıştıralım. Onun dışında şuradaki yolumu değiştireceğim. Tam olarak aynısını yazmam gerekiyor. Aslına bakarsanız hepsini küçük harfle yazıp kullanmak daha da mantıklı olabilirdi ama sıkıntı yok. Burada mutate'i kullanmamıza gerek yok. Diğer tarafta da kullandık ama aslında gerek yoktu. Orada kullandık. Şu an hiç gereğimiz yok. Diğer taraftan da silebiliriz aslında da şey değil. Şimdi aynı şekilde random movie yazdım, kullanıyorum. Şuranın ismini değiştireceğim çünkü ben bununla birlikte erişeceğim. Diyeceğim ki use billboard. Tamam, use billboard yeterli. Evet, bu şekilde artık bununla erişeceğimi söylüyorum. Ve şuranın ismini de değiştiriyorum. Bu da tamam. Şimdi gelelim bununla ilgili bir sayfa oluşturmaya. Hemen şunları artık kapatalım. Sizlerle bir işim kalmadı. Movie.json dosyamı açacağım. Çünkü burada şunların isimleri var ya, onları kopyalamak için açacağım. Yani aslında şema dosyasıyla aynı. Fark eden bir şey yok. Sadece buraya da doğru yazdığım için buradan kopyalarım. Şimdi şöyle yapacağım. Komponentin içine geldim. Sağ tıkladım. Dedim ki billboard, başka billboard demedik. Tamam, evet tamam, billboard tsx. Sonra tekrar geliyorum buraya. İndeks sayfama navbarın altına diyorum ki gelmeyecek tabi. Öncesinde şuna şöyle bir rfc ekleyeyim. Tamam, artık tanısın burada. Şöyle tekrar billboard diyerek bunu ekleyeceğim. Evet, billboard'ım geldi. Şimdi billboard'umun tasarımını yapmaya çalışacağım. Şimdi billboard'umun tasarımını yaparken şu şekilde diyeceğim ki öncelikle buranın bir class name ve relative olduğunu söyleyeceğim. Sonra buraya bir genişlik ve yükseklik vereceğim. Vereceğim yükseklik maksimum 96. Daha da yüksek vermek istiyorsam Tailwind'in CSS'inde şöyle bir şey var. Ben o yüzden şu an bu şekilde vereceğim. Yani ne demek istiyorum ben burada? H96'nın üstüne gelirsem burası diyor ki 24 RAM. Bu bana kaç RAM veriyor? 32 RAM. Yani daha büyük. Hatta ben içindeki 32 RAM'i değil, daha büyük bir yazı yazabilirim. Artık serbest bir şekilde yazıp kullanabilirim RAM'leri. Ya da bunları Tailwind'in config dosyasında tanımlayarak, eğer sık kullanıyorsanız bu şekilde tanımlama yapabiliyorsunuz. Ama biz sadece burada kullanacağız. O yüzden dolayı direkt burada bir tanımlama yapmamız bence yeterli. Onun dışında şimdi biz bu çektiğim yani verileri bir çekmeyi deneyelim öncelikle. Diyeceğim ki const data. Bana dataları çekeceksin. Neredeki dataları çekeceksin? Use billboard'daki dataları çekeceksin diyeceğim. Peki çekebildin mi acaba? Merak ettim şu an. Şöyle tekrar geliyorum. Bir tane yazdım. Data nokta data soru işareti, pardon, öncelikle soru işareti nokta Movie.json'dan bir tane bir şeyi çekmeye çalışalım. Mesela title. Tekrar sayfama geleyim. Şurada belli belirsiz bir şekilde yazıyor. Sayfama F5 yaptığım zaman peki değişiyor. Demek ki benim API'm başarılı. Şimdi navbarımızda küçük bir düzeltme yapalım. Düzeltme şu şekilde olacak. Şimdi ben böyle az bir şey kaydığım zaman, şöyle baktığımız zaman gördüğümüz gibi buranın arka planının şey olması gerekiyor. Böyle siyahımsı bir şey olması gerekiyor ki üstte kalması gerekiyor ki logom vesaire, ana sayfa ve menüler rahat bir şekilde gözüksün. Bu aynı zamanda mobilde de yine aynı sıkıntı var. Şimdi peki bunu nasıl düzelteceğiz? Navbarımıza bir tane offset tanımlayacağız.
ve use effect'te kullanacağız. Şöyle geliyorum, ilk başta bir tane const yazayım. Bu const'umun ismi ne olsun? Şöyle, hatta şundan şöyle direkt kopyalayalım. Diyelim ki show back. Daha sonra bir de set show back şeklinde yazalım. Ve yine use dedi false olsun. Onun dışında bir tane top offset tanımlayalım. Ve diyelim ki const top offset eşittir. Buna şimdilik 55 diyeyim. Duruma göre bunun değerine bakacağız. Sonra şöyle tekrar geliyorum. Bir tane use effect yazacağım. Evet, use effect parantez aç şu şekilde ve diyeceğim ki const handle scroll diyelim, eşittir. Daha sonra şöyle, evet. Şimdi burada diyeceğim ki ilk başta if window nokta scroll y'de eğer ki benim tanımlamış olduğum top offset'ten küçüksen, o zaman yapacağın şey set show, ne dedik biz ona? Evet, set show back. Bunu true yapmak. Ama değilsen o zaman bunu show back false yapmak. Ve bunu bir de uygulamamız gerekiyor ve diyeceğim ki window at event listener scroll, yukarıda yazmış olduğum handle scroll'la bunu kullanıyorum. Son olarak bir de bu return döndürmem gerekiyor. Aynı şekilde return diyeceğim. Şöyle bir parantez. Yine işim bittikten sonra bu sefer de bunu sil. Evet, bunu bu şekilde yazdık. Şurada yine use effect'te bunun düzgün çalışabilmesi için bir tane boş aç kapa yapalım. Şimdi bu show background'u nereye ekleyeceğiz? Şöyle bakalım. Şimdi bizim burada bir fixed yapımız var. Burada bir flex row'umuz var. Şuraya eklemek mantıklı olacaktır. Fixed'a dokunmayacağız ama bir alttaki class'a birazcık dokunabiliriz. Şimdi bizim buradaki normalde büyüklüğümüz ne kadarmış? Ona da bakalım. 24 piksel diyor. Biz ne dedik? 55 dedik. Bir kendimiz test ederek bakalım. Öncesinde geliyorum buraya. Şu tırnakları vesaire bir değiştireceğim. Şöyle yapalım. Bir tane süslü açayım, kapatayım. Sonra şu tuhaf tırnaktan açayım ve içine şu kodları kopyalayayım. Sonra bunun içine de ben ek olarak da yukarıda tanımlamış olduğum showback'i burada kullanacağım şimdi. Tekrar geliyorum. Bir tane dolar, süslü parantez ve içine showback diyorum. Şimdi bu showback'i de göre de bir fonksiyon yazacağım. Diyeceğim ki eğer ki showback bu şekilde onaysa, yani aşağı doğru inmişse şu olsun, inmemişse bu olsun. İnmemişse zaten boş olacak. Ama inmişse o zaman bizim bir arka plan rengi vermemiz gerekiyor. Biz arka plan için daha önce şunlara ne verdiysek aynısını verebiliriz ya da deneme yanılma yöntemiyle yine bir şeyler uydurabiliriz. BG şöyle yapalım mesela, şimdilik bir slate 50 diyelim. Şöyle tekrar gelip bir bakalım. Evet, gördüğümüz gibi aşağı doğru kaydığımda şurası iyi gibi aslında. Yani 55 iyi gibi, birazcık daha düşürebiliriz ya da arttırabiliriz. 65 diyelim. Aşağı doğru birazcık
Şöyle büyükte de bakalım aynı şekilde. Evet, birazcık aşağı indiğim zaman direkt otomatik algılıyor. 65 iyi gibi. Tamam. Şimdi gelelim bunun rengini vesaire birazcık değiştirelim. Bunun rengi ne olsun? Koyu bir renk olması gerekiyor ki üzerindekileri zaten beyaz. BG Slate 900 diyeyim mesela. Şöyle tekrar geleyim bakayım. Olmadı pek güzel. Başka bir renk hemen bulayım. BG Zinc 950 ekleyelim. Bu sanırım güzel olacaktır. Evet, bu sanki birlikteymiş gibi güzel bir şey oldu. Tamam. Onun dışında buraya başka şey ekleyebiliriz. BG opacity ile birazcık saydamlaştırabiliriz. Çok abartmadan. 85 diyelim mesela. Şöyle tekrar bakalım. Evet, ufak bir saydamlık yaparak şu arka taraftakileri de hala gösterebiliriz. Ama 85'te birazcık az oldu. 95 yapalım biz bunu. Şöyle tekrar bakayım. Evet, birazcık daha iyi. Evet, bu şekilde navbarımızı da ayarlamış olduk. Şimdi gelelim aşağı taraflara aynı şekilde diğer tarafları yapmaya. Şimdi movie bölümümüzü yapalım. Yani ne yapacağız? Filmlerimizi çekeceğiz. Bunun için bir tane API yazarak başlayalım. Öncelikle şöyle geliyorum. API bölümüme bir tane klasör açayım. Ve klasörün içinde movie ile ilgili API'lerimi tanımlayayım. Ne olabilir? İşte ID'ye göre getirmeye, detay sayfası getirme, daha sonra tamamını getirme gibi alanlara ihtiyacım var. O yüzden dolayı ilk olarak movie ts'yi bu şekilde açalım. Hatta buna direkt index de diyebiliriz ya da bu şekilde de kullanabiliriz. Index diyelim isterseniz. Sonrasında diyeceğim ki export default yine ASYN hatta diğerlerinden yine aynı şekilde şu satırı kopyalayabilirim. Hatta tamamını şöyle kopyalayayım. Daha sonra burayı düzeltelim. Şimdi eklemem gereken kütüphaneleri aynı şekilde ekledim. Onun dışında Prisma DB'ye bir bağlantı yapacağım. Neden? Çünkü verilerimi çekeceğim. O yüzden dolayı Prisma DB'nin de şeyini ekleyelim. Prisma DB from libs Prisma DB. Evet, bunu da ekledik. Şimdi yine aynı şekilde get metodunu kullanmak istediğimi söylüyorum. Şuraları birazcık yine değiştireceğiz. Hatta şurayı da şöyle sileyim ve yazmaya başlayayım. Diyeceğim ki yine await server out rec ve res, yani sonuçları alacağız. Ve sonrasında diyeceğim ki const movies eşittir await prisma db nokta movie nokta find money, hepsini getir bana arkadaşım diyorum. Ve sonrasında bunu return res status 200 koduyla yine aynı şekilde OK koduyla ve JSON da movilerimi döndürerek API'mi tanımlamış oluyorum. Şimdi bununla ilgili hook'umuzu yazalım. Aynı şekilde geleyim tekrar hook bölümüne use movie list mi yapsak? Movie list diyelim buna. Movie list nokta ts diyelim. Çünkü hepsini çekiyoruz sonuçta. Şuraya aynı şekilde geleyim. Diyeyim ki şunlardan bir tanesini kopyalayabilirim. Yine aynı şekilde şöyle yapıştırayım. Use movie list diyelim. Daha sonra data error is loading, tamam. Daha sonra burada API movies dediğim zaman zaten direkt klasörün içindeki indekse bağlanacaktır. O yüzden dolayı herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Bu şekilde yazabiliriz. Bir de şunu da ekleyebiliriz. Aslında ilk başta burada yapalım hatta bunu. Billboard'uma geleyim. Şimdi benim billboard'umda bazı özellikler eklemek istiyorum burada. Ne gibi özellikler? Şöyle. Şimdi normalde bu film bitiyor. Daha sonra başka film geliyor. Şu an oldu galiba. Bunu engellemek isteyebilirim. Yani normalde Netflix'te de bu şekilde değil. Feature'dan sonra şöyle bir parantez açıyorum. Ve daha sonra burada şöyle kodlar var. Ben de bunları aslında ChatGPT'den buldum. Şunları şöyle yapıştıracağım. Bunlar ne? İşte birisi sürekli döngü olduğunda sürekli yenileme olmasını engellemek için vesaire, sadece tek bir filmi oynatmak için kullanabileceğimiz kodlar. Bunları bu şekilde yapıştırıyorum ve bunları aynı şekilde gelip burada da kullanabilirim. Neden? Çünkü her sayfa yenilendiğinde bize
yeniden çekmekle uğraşmasın. Bunu bir defa çeksin ve bu şekilde kullansın. Evet, bunları da bu şekilde ekliyorum. Play tuşumda bir kayma var gibi, bir saniye ona bir bakalım. Evet, şurada bir bozulma var. Burası MD sanırım. Bu arada bunu da hemen düzelteyim. Şöyle tekrar geleyim. Bir bakalım play butonumuza. Hooks Component Play button. Burada bir yerde bir yanlışlık yapmışız. Play icon. MD'de V7 diyorum. MD'de V5 desem şöyle. Tamam. Burada da şeyde LG'de V7 dersem sanırım çözülür. Evet. Bunu da şu şekilde ayarlamış olalım. Şimdi Movie List ile ilgili API'mizde bu şekilde yazdık zaten. Şimdi ne yapacağız? Bunları çekmeye çalışacağız. Bunun için bir komponent oluşturacağım. Komponentimin ismi şöyle gelelim. Movie List olsun. tsx. Daha sonra rfce diyeceğim şu şekilde ve içini dolduracağım. Şimdi ben bunu aynı şekilde indeksime eklemek istiyorum. Şimdi birden fazla movie list türü kullanacağız. Mesela işte trending olabilir. Sonra işte my list olabilir. Sonra işte seriler için olabilir, filmler için olabilir. Yani Netflix'te olduğu gibi bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şimdi ilk başta bunu bir indekse ekleyelim. Buna aynı zamanda bazı parametreler vereceğim. Bu şekilde çağrımlar yapacağım. Hemen bakayım index. Bir tane test amaçlı yine aynı şekilde gelip ekleyelim. Daha sonra bunu duruma göre değiştiririz. Tamam. Şuraya geldi. Şuradaki AA'ları silebilirim. Bunlar zaten test amaçlıydı. Aşağı doğru kayabilmek için. Tamam. Şimdi play butonu ile ilgili küçük bir hata fark ettim. Şurada şöyle bir tasarım bozulması var. Hemen bunu bir öncelikle düzelteyim. Play butonumu buluyorum. Daha sonra şurada MD'sine 5 diyelim bunun. Ve yine LG'de MD7 diyelim. Şu şekilde tekrar yeniden baktığım zaman şu an her türlü hizalı oldu. Evet, burası tamam. Şimdi gelelim Movielist bölümümüze. Movielist'im için bir tane API yazarak başlayacağım. New folder movie diyelim ve içine bir tane indeks oluşturuyor. Başka movie ile ilgili API'ler tabii ki yazmamız gerekebilir. Movie indeksimizde bizim tüm verileri çekmek için, yani tüm şeyleri çekebilmek için bir tane API yazalım. Şöyle yapacağım. Current nerede var? Random movie. Random movie'nin tamamını geleyim. Buraya kopyalayayım. Daha sonra burayı kendime göre değiştireyim. Şöyle yapacağım. Şurayı şu şekilde sileyim. Şu random movie'yi de değil başka bir şey çağıracağımı söyleyeceğim. Diyeceğim ki bir tane değişken tanımlayayım. Const movie list diyelim ve eşittir await prisma db nokta find movie nokta find many bu şekilde yazacağım. Eğer ki cevap olumluysa, herhangi bir sıkıntı yoksa movie listi gelecek, burada döndürecek. Evet, API'miz bu kadar olması gerekiyor. Şimdi onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Bunları çekebilmek için bir hooks'a ihtiyacımız var. Hemen bir tane hooks oluşturalım yine. Aynı şekilde geliyorum, sağ tıkladım. Diyeceğim ki use movie list. Sonra buradaki billboard'un aynısını gelip kopyalayayım. Aslına bakarsanız bu billboard bölümünde falan ufak tefek bir iki eksik var. Ne gibi bir eksik derseniz, buradaki bu filmler sürekli ne yapıyor? Şey yapıyor. Bir film bitiyor, başka filme geçiyor ve sürekli veriyi çekiyor. Eğer ki sürekli veriyi çekmesini istemiyorsanız bu feature'a ekstra bir iki bir şey eklemek gerekiyor. Şöyle diyoruz ki şunları ChatGPT vasıtasıyla buldum. Ben de anlamları şu. Diyor ki işte film bittiği zaman bir işte fokus özelliği, aynı zamanda tekrar bağlantı özelliği ve durumuyla ilgili yenileme yapma. Bunları bu şekilde kullanabiliyoruz.
Evet, bunu ekleyeyim. Şöyle sadece bir sayfamı yenileyim. Bir hatamız var mı? Tamam. Yoksa bir sıkıntı yok. Yine aynı şekilde burası gerçi Mobilist kısmı, pardon. Billboard'da da aynısını yapmam gerekiyor bunun. Şöyle aynısını geleyim kopyalayayım. Hatta burayı daha değiştirmedim. Tamamını şöyle evet, bu şekilde olsun. Şimdi gelelim Mobilist kısmına. Mobilist kısmında da diyeceğim ki benim movilerimi çekmek için API random movie değil, sadece movie'ye ihtiyacım var. Zaten otomatik olarak ne yapacak? Gelecek indekse bağlanacak ve şuranın ismini de use movie list şeklinde değiştirelim ve şurayı da use movie list olarak ayarlayalım. Hooks'larımız da şu an için tamam. Şimdi geriye ne kaldı? Bununla ilgili bir komponent oluşturma işlemi kaldı. Şimdi aynı şekilde gelip bir tane komponent oluşturalım movilist diye. Şöyle sağ tıklıyorum. Diyorum ki movilist.tsx, daha sonra rfce diyeyim şu şekilde. Şimdi bu movilistimde benim bazı şeylere ihtiyacım var. Ne gibi şeyler? Şimdi normalde burada birden fazla liste olabilir. İşte filmlerle ilgili, önerilerle ilgili, işte popülerlerle ilgili birden fazla liste olabilir. O yüzden dolayı mantığım şu şekilde olacak. Bir tane interface tanımlayacağım. Bu interface'in içinde hem datalarım olacak hem de bu konunun başlığı olacak. Buna göre bir şey ekleyeceğim. Diyeyim ki buraya interface movie list props diyelim. Daha sonra şu şekilde ve diyorum ki data movie list movie list ya da movie interface diyelim biz buraya, da daha açıklayıcı olsun. Movie interface ve aynı şekilde title, buraya da string diyeceğim. Sonrasında diyeceğim ki şurayı yine function değil, buranın bir const olduğunu ve burada React FC'yi kullanacağım. Yine aynı şekilde hepsinde yaptık zaten. React FC, daha sonra yukarıda eklemiş olduğum props'lar şuraya normal bir eşittir, buraya da şu eşittir de ve süslü parantezlerle yukarıdaki verilerin aynısını söyleyeceğim. Evet. Buraya kadar tamam. Şimdi burada bir tane kütüphaneye ihtiyacım var. Projemi durduruyorum ve daha sonra diyeceğim ki npm install lodash. Şöyle bir kütüphane var. Bunu kullanacağım. Boş mu dolu mu? Bunun kontrolü için gelen datamın boş mu dolu mu? Bunun kontrolü için bunu kullanıyoruz. Geleceğim buraya, diyeceğim ki import şöyle is empty. Gelmedi gerçi. Bakalım, olmazsa şey yaparız. Lodash. Tamam. Şurada tekrar bir control space. Bir sıkıntı yok gibi. Herhalde doğrudur ya. Tamam. Sonra tekrar geliyorum buraya. Diyeceğim ki if eğer ki is empty ise data, o zaman bana return null döndüreceksin arkadaşım diyeceğiz. Bu kadar. Eğer değilse o zaman bana movie listi vereceksin diyeceğiz. Şimdi tekrar gelelim. Şurada index sayfamıza tekrar gelelim. Buradaki bu movie listimizi bir ekleyelim. Bakalım ne oldu, ne bitti. Evet, şu an için herhangi bir şey yok. Bunun title özelliğine şimdilik şöyle bir şey ekleyelim. Tabi şu an biz buraya bir veri çekmedik. Çektikten sonra aslında göstereceğiz ama şu an en azından bir bakalım. Diyelim ki trending. Zaten gelmeyecek yine aynı şekilde. Evet. Şu an zaten dediğim gibi boş. Şimdi şöyle tekrar bir bakalım. Şimdi normalde Movilist tasarımımıza biz bir tane Movicart ekleyeceğiz bu arada. Buraya birazcık tasarım yapacağız ve verilerimizi çekmek için yine indeks sayfamızda bir API'ye ihtiyacımız olacak. Şimdi bizim movileri çekmek için yazmış olduğumuz zaten bir tane API'miz var. Şöyle yapalım. Buradakilerin tamamını yine kapatayım. Kafam karışmasın. İndekse yeniden geliyorum. Ve benim burada ekleyeceğim API şurada yine aynı şekilde. Const şöyle diyeceğim ki data
Sonra ne yazdık? Movies diyelim şöyle. Datanın ismini daha doğrusu şu an burada ne yapıyoruz? Movies diye değiştiriyoruz. Şöyle dursun, tamam. Eşittir. Hangisini kullanacağım? Use. Ne yazmıştık oraya biz? Movi liste. Şunu yazmıştık. Tamam. Şunu aynı şekilde gelip söylüyorum. Şimdi geleceğiz bu movi listemizi. Burada şu yazmış olduğum title, tamam. Buraya geleceğim. Diyeceğim ki datası eşittir. Benim yukarıda tanımlamış olduğum movies'ı söyleyeceğim. Evet. Şu an sadece bir movilist geldi. Datayı sildiğim zaman gelmeyecektir zaten o da. Evet. Şu an biz ne yaptık? Data ile birlikte verilerimizi aslında bir nevi çektik. Şimdi artık geriye ne yapacağız? Gideceğiz, buradaki tasarımımızı düzelteceğiz. Buraya yazmış olduğumuz başlık, sonra işte içine çekeceğimiz verileri çekerek buraya bu tasarımı getireceğiz. Evet. Şimdi küçük küçük tasarımlarımızı yapalım. Şimdi ilk olarak buraya şu div'imizi birazcık geliştireceğiz. Diyeceğiz ki ilk başta div class name, daha sonra px4 diyelim boşluklar için vesaire. Daha sonra bu boşlukları duruma göre yine aynı şekilde arttırabiliriz. Şimdi birden fazla elemanım olacak. O yüzden dolayı space y kullanabilirim. Yani birbirlerinin arasındaki yine boşluklar için bunu kullanabilirim. Hatta 6 diyelim, duruma göre yine şeylerini arttırırız. Tekrar gelip div diyeceğim. Buraya bir tane p ekleyerek başlayayım. Bu p'nin içinde benim yukarıda tanımlamış olduğum title'ım olsun. Evet, şu süslü parantez, title diyeceğim. Evet, bu buraya gelecek. Trending geldi. Tamam. Şimdi aynı şekilde buraya bir tane div daha yazacağım. Ve bu divin içinde de benim datalarımı göndermem lazım. Diyeceğim ki div class name, burada grid yapısı kullanacağım. Yani bootstrap vesaire zaten daha önce kullandıysanız columns yapısı gibi düşünebilirsiniz. Yine aynı şekilde grid calls 4 gap 2 diyeceğim yine boşluklar için ve bunun içinde filmlerimi döndüreceğim. Yani ne yapmış oldum? Filmlerimi dörderli bölmüş oldum. Hatta 3 de yapabiliriz. Bunu hatta bir de Swiper JS ile bir şey de ekleyebiliriz kaydırmak için. Ona tekrar bakalım olmazsa. Şimdi şöyle yapacağım. Öncelikle bir tane fonksiyon yazacağım. Diyeceğim ki data map, daha sonra movie diyeceğim. Sonrasında şu şekilde bir tane şöyle açayım. Sonra bir tane p yazayım ve içinde benim movie'mden gelen, movie'de neler vardı acaba? Title var mıydı? Bakalım. Nerede diyor hata? tsx divlerle ilgili falan bir şey hata var diyor. Şurayı ben yanlış yazmış olabilir miyim? Evet, burada şurada iki parantez olması lazım normalde. Şurayı tekrar bir siliyorum hemen. Data nokta map. Evet, şurayı silip tekrar yazayım. Parantez karmaşası için data nokta map. Tekrar iki tane parantez movie şu şekilde. Evet. Şundan galiba burada. Tamam. Buraya tekrar yine aynı şekilde gelip bir tane p açayım. Ve datamın içinden gelen title olması lazım herhalde. Bakalım. Trending, şu an bir şey gelmedi. Döndüremedik. Data movie title'da olmayabilir. Tabi o da var. Şöyle tekrar şu şeyden bir bakayım ne vardı. Title varmış aslında. Datadan değil, daha doğrusu pardon, movie'den gelen title şeklinde döndürürsem şu an hepsini görebiliyorum. Şimdi artık ben buraya bir tasarım aynı şekilde ekleyebilirim. Ama öncelikle şu trending'i birazcık değiştirelim. Hemen okunaklı bir hale getirelim. Diyelim ki p class name text white olsun. Daha sonra textimizin büyüklüğü md olsun. Md'de textimiz x large olsun. LG'de
Textimiz 2x large olsun diyelim. Şöyle birkaç enter atayım rahat gözükmesi için. Şurayı şöyle kapatayım. Evet. Sonra başka nelere ihtiyacımız olabilir? Fontunu kalın yapabiliriz. Font semi bold kullanabiliriz. Şu şekilde bir bakalım. Trending. Birazcık sanki boşluklarla ilgili sıkıntımız var gibi. Birazcık bu yüzden dolayı buna margin bottom 5 diyelim mesela. Araya boşluklar atalım. Hatta şunun ikisi de birbirine birazcık birleşik gibi. Birazcık buraya da hatta atalım. Margin 5 değildi. MB desem her taraftan verse olmadı. Bu sağdan da verdi. O yüzden dolayı olmadı. Bir de MT ekleyeyim o yüzden. MT de 5 diyeyim aynı şekilde. Bu şekilde olsun. Tamam. Şimdi buraya ne yapacağız? Artık ürünlerimizi çekeceğiz. Filmlerimizi çekeceğiz. Alışkanlık. Sonra tekrar geliyorum buraya. Aynı şekilde komponent bölümüne sağ tıkladım. Yine bir tane movie kart çekeceğim. Movie kart.tsx yine rfce diyeceğim. Şimdi ben movie kartıma bazı şeyler göndereceğim. İşte bir movie ID gibi, movie key gibi bir şeyler göndereceğim ve göndermiş olduğum veriye göre burada o tasarım gelecek. İlk olarak movie kartımıza bir prop ekleyerek başlayalım. Hemen gelip interface diyorum ve movie kart prop diyerek bir prop ekleyeceğim. Sonrasında bunun içinde bir data olacağını ve movie interface yazacağım buna da. Diyeceğim ki movie interface. Sonra gelip buraya aynı şekilde const movie kart. Şimdi diğer tarafta biz movie listemizde ne dedik? Movie interface dizi dedik. Burada da movie interface tek bir tane şey olduğu için bu şekilde kullanacağım. Diyeceğim ki react.fc sonra movie kart prop eşittirlerimi yine aynı şekilde ekliyorum ve içine datamı yazıp döndürüyorum. Sonrasında movie listeme geliyorum. Hemen buraya tekrar benim şu movie kartımı ekliyorum ve bir değer göndermem gerekiyor. O da zaten movie. Ve hata almamak için daha doğrusu bu hatayı sadece Chrome'da alıyoruz veya daha doğrusu tarayıcılarda alıyoruz. Bir hata mesajı gönderiyor sürekli. Map'lere muhakkak key'lerine movie ID vermemiz gerekiyor. Yani bir ID vermemiz gerekiyor daha doğrusu. Evet bu şekilde yazdım. Şu an sayfamı şöyle birazcık küçülteyim. Tasarımla ilgili küçük bir sorun var. Onu düzeltiriz zaten daha sonra. Şimdi gelelim buna. Şimdi ilk olarak benim mantığım nasıl olacak ondan bahsedeyim. Şimdi normaldeyken mobildeyken bir sıkıntı yok. Ama mobildeyken sadece burada resimlerim gözükecek. Ama sayfam birazcık böyle büyüdüğü zaman burada resimlerim gözükecek ve üstüne geldiğim zaman böyle küçük bir prop açılacak. Yani küçük bir alan açılacak ve orada filmle ilgili bilgiler olacak. İşte süresi, kategorisi gibi çeşitli şeyler olacak. Normalde zaten Netflix'te de yine aynı şekilde biz de bu tasarımın aynısını yapmaya çalışacağız. Şimdi ilk olarak şöyle buradaki div class name'ine gelip ilk eklemem gereken şey benim buraya muhakkak grup. Neden grup ekliyorum? Çünkü içine yazacağım her şeyde bir grup olması gerekiyor. Yani ben burada herhangi bir şeyin üzerine geldiğim zaman otomatikman tüm gruptaki hover'ları kullanabilmeliyim. O yüzden dolayı bunu yazıyorum. Sonra buraya bir arka plan rengi ekleyelim. Şöyle Netflix'e yakın renk olarak Zinc 900 var sanırım ya da 800 de ekleyebiliriz. Onun dışında call span diyelim şöyle. Call span 1 çünkü diğer tarafta grid yapısı kullandık. İçeriye absolute şeyler ekleyeceğim. O yüzden relative. Sonrasında H52 diyeceğim. Sonra bu H52'yi aynı zamanda benim buradaki ilk olarak resmimde de kullanacağım. Yani resmimi ben bu boyuta göre sınırlandıracağım aslında bir nevi. O yüzden dolayı buraya bir genişlik verdim aslında. Burada da yine H52 diyeceğim. Evet resimlerim bu şekilde geldi. Şimdi pardon bunu class name'e yazacaktık. Biz src yazdık. Evet şunu şöyle yazalım. Şimdi gelelim bunun aynı şekilde yoluna. Diyeceğim ki datanın içinden gelen neydi benim resmimin ismi? Thumbnail URL. Geldim aynı şekilde ekledim. Şimdi ben burada öncelikle resmimi full ve aynı zamanda object cover'la resmimi yayacağım. Sonra resimlerin üzerine geldiğim zaman bir kursor pointer olsun.
Başka ne ekleyebiliriz? Şöyle enter atayım birkaç tane. Kursor pointer olsun. Daha sonra bir küçük gölgelendirme atalım resimlerimize. Pek şeyden belli olacak mı açıkçası çok da emin değilim ama Netflix'te var. Yani biz Netflix'in tam renklerini kullanmadığımız için o yüzden birazcık sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Normalde biz bunlara Netflix'in renklerini aslında Tailwind'in config dosyasına tanımlayıp kendi renklerimizmiş gibi kullanabilirdik. Ama sıkıntı yok. Benzer renklerle de yine aynısını yapıyoruz. Sonra bunu da bu şekilde yazdık. Sonra buraya diyeceğim ki bir grup hover grup hover ve bg daha doğrusu pardon opacitesini %85 yap diyeceğim. Şöyle üzerine geldiğim zaman ufak bir opacity şeyimiz var. Başka bunun dışında ekleyeceğim bir şey şu an için yok gibi. Şimdi gelelim yine bu div'imin içine yine aynı şekilde yeni bir tane div oluşturacağım. img'den hariç. Şimdi bu divde şu öncelikle eklemem gereken bir iki tane şey var. Opacity. Opacity'miz 0 olacak. Sadece ve sadece hover şey olduğunda grup hover çalıştığı zaman ne yapacak o zaman bize gözükecek. Şöyle yan yana ekleyelim. Grup hover ve diyeceğim ki bg opacity %100. Yine resme ihtiyacım var burada. Yine aynı şekilde şunu da ekleyeyim. Şöyle şunu kapatalım. Evet şu an çok bir şey gelmedi gitmedi. BG opacity %100 aslında ama gözükmedi. Şuraya öncelikle bir Z indeks verelim. Diyelim ki Z 10 diyelim. Bakalım gelecek mi? Yine gelmedi. Şöyle şuradan enter atarak gidelim. Başka ne ekleyebilirim? Absolute ekleyecektim. Özellikle. Zaten o yüzden gelmedi büyük bir ihtimal. Şöyle tekrar bakayım. Sayfamı şöyle bir yenileyeyim. Evet hala bir şey gelmedi. Şu resme birazcık şuradakileri ekleyeyim olmazsa ama bunları değiştireceğiz. Evet yine bir şey gelmedi. Absolute'de şuna top 0 diyeyim. Belki o zaman gelir. Yine gelmedi. Neden gelmedi? Şöyle yapalım. Diyelim ki scale'i 0 olsun. Hover'da scale'i 110 olsun diyelim. Ya da 120'li bir şey yapalım. 125 diyelim. Evet yine gelmedi. Hover değil bu arada. Grup hover olacak burası da. Ve zaten bunda yanlış yere mi yazdım? Class name. Yo. Tamam. Şöyle bir a yazayım. Ya hiçbir şey gelmedi şu ana kadar. Başka neyi unuttum acaba? Şuna bir V full diyelim. Sonra opacity absolute kullandık zaten. Yukarıda relative dedik. Şuradaki hover değil bu arada. Grup hover. Şunu yanlış yazdım. Evet tekrar bakayım. Yine bir şey gelmedi. Evet bir yanlışlık var ama nerede? Opacity 0. Grup power. Burada BG opacity yazmışım pardon. Şunu opacity %100 yaparsam gelecektir. Evet şu an aslında geldi. Birazcık şeyinden dolayı büyüklüğünden dolayı bence anlaşılmadı. Şunu 105 yaparsam şöyle yapalım. Şimdi şuradaki şu resmi bir küçülteyim öncelikle. Ve full diyelim ki şuradaki resme H52 değil burası. H26 olsun mesela. Var mı 26 gerçi? Hepsi yok çünkü burada. 26 yokmuş mesela. 28 varmış. 28 diyelim. Evet şu şekilde artık geldi. Evet şimdi bunun aynı zamanda BG opasitesi olmasın.
Yani içerideki resimde olması, yukarıdaki alttaki resim olsun, bunda olmasın. Hatta şunu birazcık da opasitesini düşürelim. 75 var mıydı? Burada hepsi yok çünkü. 70 diyelim mesela. Evet, şu şekilde bir görüntü olsun. 28 buraya birazcık küçük kaldı. Şöyle birazcık daha büyüğünü yapalım. Diyelim ki 32 olsun. 36 olsun. Bakalım. Tamam. Şöyle iyi gibi. Evet. Şimdi bunu buraya bu şekilde yazdık. Onun dışında ben bunun alta bir tane div ekleyeyim. Şöyle tekrar geliyorum. Yine aynı şekilde aynı divin içine bir tekrar geliyorum. Diyeceğim ki div class name ilk olarak bir z index verelim yine buna. Aynı şekilde z10 diyelim. Gerçi diğerine de z10 demiştik. Şöyle şunları z20 diyelim bakalım. Tamam, z20 olsun. Sonra bg background ekleyelim bu dive. bg zinc yukarıda ne vermiştik? 800 vermişiz. Yine 800 verelim. Sonra bu divin içini birazcık dolduralım. Birazcık genişlik vesaire vererek şimdiden görmeye başlayalım. P2 ekleyelim. LG'de P4 olsun. Evet, şöyle bakalım. Evet, şu şekilde Netflix'in şeyinden geldi. Şimdi ben normalde bunu şeyde istemiyorum. Onu da ayarlamam gerekiyor. Mobilde istemiyorum bu görüntüyü. Bunun için şöyle yapacağım. Buraya gelip diyeceğim ki, buraya mı diyeceğim, yukarıdakine mi diyeceğim? Buradakine diyeceğim büyük bir ihtimal. Burada diyeceğim ki invisible diyeceğim. Yani şu an çalışmayacak. Ama diyeceğim ki SM'de invisible dersem ya da MD'de invisible dersem mantıklı olacaktı. Şu an SM'de miyiz? Değiliz. Birazcık büyüteyim. Tamam, bir sıkıntı yok şu an. Buradan sonra gözükebilir aslında. Ama hala gelmedi. Ha, yine invisible demişim. Burada visible diyeceğim. Visible, tamam. Şu an burada gözüküyor. Tamam. Şurada da gözüküyor. Birazcık daha küçülteyim. Burada gözükmüyor. Tamam. Bu şekilde oldu. Şimdi buraya aynı şekilde büyüklüklerini vesaire ayarlayacağım. Burada şunu o yüzden birazcık büyüteyim. Belli olsun en azından nerede ne yaptığımız. Şimdi yine aynı şekilde burada da bir absolute yapı kullanalım. Sonra yine burası da aynı şekilde V full olsun. Bir yükseklik verebilirim belki. Onun dışında shadow ekleyebiliriz, küçük bir gölgelendirme. LG diyelim. Daha sonra bir de rounded border ekleyelim. Rounded şöyle rounded nasıldı? Border non değil, border MD diyelim. Şöyle tekrar bir bakalım. Evet, hiçbir şey belli olmadı şu an için. Bir iki bir şey ekleyelim buranın içine. Ondan sonra tekrar olmazsa bu tasarımı değiştiririz. Şimdi ilk olarak buraya şöyle yapacağım. Diyeceğim ki buranın içine bir tane div tekrar class name. Buraya ilk başta bir play ikon ekleyerek başlayalım. Biz normalde play ikonu nerede kullanmıştık? Index'te değil. Şurada bakalım bir tekrar. Billboard'da kullanmış olabiliriz. Play buton değil, play ikon istiyorum ben ama. Billboard, movie bir yerde kullandık ama. Input, mobil menüye bakalım. Navbarımıza bakalım şöyle. Şu ikonlardan şöyle olmazsa kopyalayayım, kendim oradan bakarım. Şuraya tekrar geleyim. Mobil menüme yapıştırayım. Şuraya play ikonu. Şunu kullanacağım. Geleyim. Pardon, mobil menüye ekledim ben bunu. Bunu sileyim. Movie kartın için aynı şekilde ekleyeceğim şunu. Play ikonumu ve burada kullanacağım. Diyeceğim ki play ikon. Evet, şöyle geldi bir tane ikon. Güzel. Şimdi buna birazcık boyut vesaire verelim hemen. Class name'ine diyeceğim ki textin senin black olsun. Büyüklüğün V4'e
H vermeyelim hiç. Ama LG'de vesaire daha büyük bir ekranda V6 olabilirsin diyelim. Evet, şu şekilde bu geldi. Onun dışında ben buradaki bu div'e birazcık şunu eklemek istiyorum. Diyeceğim ki Netflix'te olduğu gibi buranın arka plan rengini beyazımsı bir renk yapacağım. Bu şekilde üzerinde güzel bir görüntü olacak. Şöyle tekrar bakalım. BG White ama bu şekilde oldu. Burada diyelim ki Rounded Full diyelim şöyle. Rounded. Evet, tüm sayfayı kapladı bu div. Şöyle yapalım. Tekrar geleyim. Buraya bir tane daha div açayım. Aynı şekilde div class name. Diyelim ki flex olsun. Flex row olsun. İçindeki itemlar ortalı olsun. Aradaki boşluklar 3, 4 bir şey olsun diyelim. 4 diyelim. Daha sonra tekrar bu div'i kapatayım aynı şekilde. Bu yazmış olduğumu bunun içine taşıyayım. Tekrar bakalım. Evet, şu şekilde bir görüntüm oldu. BG White ama şu an bu ikon birazcık komik durdu. Nasıl komik durdu? Yani çevresi vesaire birazcık hizalı değil gibi. O yüzden dolayı şuradaki şu class name'i birazcık geliştirelim. Şöyle diyelim ki işte ne olsun? Birazcık sen büyük ol. V6 ol. Ama LG'de V işte 8 olsun diyelim. Evet, hiç olmadı gibi. Bir de biz buna yükseklik verelim olmazsa burada en azından. V7 diyelim mesela. İşler mi? İşlemedi. Ben bunun içine bir flex dersem ortalar sanırım. Tekrar bakalım. Ortalamadı. O zaman şey diyelim biz buna. Item center justify center ikisini ekleyelim. Evet, şu an ortaladı. Tamam. Onun dışında başka ne ekleyebiliriz? Şöyle enter atayım. Başka ekleyeceğimiz şey yapabiliriz sadece. Bunların hover özelliklerini ekleyebiliriz. Aynı şekilde Netflix'teki gibi bir şeyler yapabiliriz. Şöyle yapalım. Yumuşak bir geçiş olsun öncelikle. Hatta şöyle yapayım. Şuradan bir enter daha atayım. Translation. Tekrar bir enter daha atayım. Burada da hover'ları verelim. Diyelim ki hover border natural 300 diyeyim mesela. Ama normale de bir tane border verelim şuraya. Border white diyelim. Evet. Şöyle tekrar geleyim. Evet, çok bir şey olmadı aslında. Border'ı verdiğimiz zaman bir tane bir de şey söylememiz lazım. Border'a ya border yazacağız ya da border 2 vesaire bir şey söyleyip değer vermemiz gerekiyor. Evet, çok küçük bir ufak bir şey oldu şu an aslında. Şöyle sayfayı büyütmek gerekirse. Evet, büyütemedi mi? Evet, burada da şu an hiç gözükmüyor. Şöyle çok küçük bir şey oldu. Evet. Şimdi Netflix'te olduğu gibi şuraya bir tane listeme ekle gibi diye bir alan ekleyeceğim ama bununla ilgili de API yazmamız gerekiyor. O yüzden şimdilik oraya atlıyorum ama buraya sadece bir tane o yüzden bir div açayım ve bu divim şu anlık boş kalsın. Daha sonra bu divi dolduracağız. Hatta içine şöyle bir tane bir play icon ekleyeyim. Şöyle bir şey dursun. Daha sonra bununla ilgili class'larımızı yazacağız. Sonra yine aynı şekilde bir tane daha div'e ihtiyacım var. İçine yine şunu ekleyeyim ve burada class'ını öncelikle diyeyim ki ml auto. Şöyle tekrar bakalım. Evet, bu tarafa attım. Şimdi benim burada kullanacağım şey daha önce yine kullanmış olduğumuz ikonlardan bir tanesi neydi? Şu chevron down ikonu kullanacağım. Aşağı doğru bakan yani detaylar için kullanacağımız ikon. Şöyle bakalım, geldi. Şimdi bununla ilgili class'larımızı yazalım. Şimdi şurada öncelikle bir tane kursor pointer ekleyeyim bu arada. Eklememişiz sanırım.
Yine buradaki bazı şeyleri alacağım. Şuraya kadar ki şu bölümü alayım ve buraya da vereyim. Şöyle bakalım. Şöyle bir tasarım oldu. Şimdi bu tasarımlarda birazcık ufak tefek bir kayma vesaire var. Şurada H vermişiz. Şunu öncelikle 6 yapayım. Burada da LG'de tekrar H8 diyeyim. Kare olsun yani. Evet, şu şekilde oldu. Yine aynı şekilde şu büyüklükleri yine alayım. Aynı şekilde buraya vereyim. Değiştirmiş olalım. Tamam. Buranın rengi ne olacak? Normalde Netflix'te beyaz değildi sanırım buranın rengi. Nasıldı? Siyahın üstünde beyazdı sanırım. Yine aynı şekilde biz de burayı öyle yapalım. Diyelim ki text white diyelim. Şöyle bakalım. Evet, şu şekilde bir tasarım vardı. Evet, doğru. Tamam. Şöyle bir bakalım, bozulma vesaire var mı? Tamam. Bir sıkıntı yok gibi duruyor. Birazcık daha bu arada butonlarımızı vesaire birazcık daha büyütebiliriz. Benim sayfam %100 değil mi şu an? Tamam. Şunları sanki birazcık daha büyük yapsam daha güzel duracakmış gibi geliyor. Şöyle şunlara V7 diyelim. Burada LG'lerin de 11 yapayım. Var mı 11? Varmış. 11 yapalım. Ve şuradaki değerleri yine aynı şekilde gelip burada da değiştirelim. Evet, şöyle tekrar bakayım. Evet, daha büyük bir şekilde, daha güzel bir şekilde durdu. Tamam. Şimdi onun dışında ne var işte bunun alt tarafında? Kategori bölümü var. Sonra işte süre bölümü var. Bunları ekleyerek devam edelim. Şöyle tekrar geleyim. Bunların bittiği yere şöyle bir P açayım. Ve diyeyim ki new. Bakalım nereye gelecek bu new. Şuraya geldi. Burada istemiyorum. Şuraya yazarsam alta gelmesi gerekiyor. Tamam. Şöyle tekrar şunları şöyle sileyim. Şimdi bu P'ye birazcık öncelikle class name vesaire ekleyelim. Burada new'ler bildiğiniz üzere text green'li bir şeyler, yani yeşil bir yapı kullanıyorlar. O yüzden 500 diyeyim. Fontuna kalın olması için semibold ekleyeyim. Yukarıdan da birazcık boşluk vereyim. Daha sonra new yazdık yine aynı şekilde. Bunun yanına bir de tarih atalım. Bunun için şöyle yapacağım. Tekrar geleyim. P'nin içine bir de span atalım şöyle. Ve bu spanın içine de tarih söyleyelim. 2024. Daha sonra class name text white diyeyim. Evet, şu şekilde oldu. Ama birazcık şey vermemiz gerekiyor yine buna. Şöyle yapalım. ml 1 yazayım şöyle. Az bir şey boşluk ya da ml 2 diyelim. Evet, arada boşluk olsun. Bunların yazı tipi birazcık sanki olmadı gibi. Şöyle yapabiliriz aslında, bu P'lere bir de text sm desem nasıl olur? Evet, şu şekilde biraz daha iyi. Büyüttüğüm zaman nasıl? Tamam. Aynı Netflix gibi oldu orası da. Sonra Netflix'te yine kategoriler bölümü var. Bir de duration bölümü var. Şimdi ilk duration bölümünü yapalım. Yani filmin süresi. Şöyle geleyim, tekrar bir tane P yazayım ve diyeyim ki class name datadan gelen neydi buradaki ismi? Duration. Şöyle şunu ekleyelim. Evet, şurada bu yazdı. Şimdi aynı şekilde buna bir class name yazayım. Yan tarafına bunun kategorileri vesaire de yazdırabiliriz. O yüzden dolayı buraya flex bir yapı kullanalım. Diyelim ki flex. Daha sonra flex row olsun burası. Margin topu yine 4 diyelim. Gap 2 diyelim boşluklar için. İtemler ortalı olsun. P'sine de yine aynı şekilde geleyim. Yazı tipi yazı beyaz olsun. Şöyle tekrar bakalım ne oldu ne bitti. Evet, şu şekilde oldu. Buna aynı zamanda şu yazı ile ilgili bunlara bir de şey diyelim. Birazcık yukarı ne dedik biz normalde? SM dedik. Tek SM diyelim yine aynı şekilde. Şöyle bakayım. Büyüttüğüm zaman bir sıkıntı var mı ikisinde de? Güzel duruyor mu? Bence güzel duruyor. Herhangi bir değişiklik eklememize gerek yok gibi. Tamam. Başka neye ihtiyacımız var? Aynı şekilde bir de
kategorilere ihtiyacımız var. Şuraya genre olacaktı sanırım. Yazalım. Bakalım. Drama. Evet, bu şekilde durdu. Şu an bizim bir tane şeyimiz var ama şunlardan birkaç tane olsa mesela nasıl durur? Yan yana yazar. Bir sıkıntı olmaz yani. Flex yapıydı zaten, o yüzden dolayı kullandık. Tamam. Bunu da bu şekilde ekledik. Geriye ne kaldı şimdi? Şuradaki şu butonumuzu yapmak kaldı. Bunun için öncelikle API yazmamız gerekiyor. Öncesinde şu tasarımı birazcık düzelteyim. Şimdi normalde büyük sayfaya geldiğimizde bunlar üst üste çıkıyor. Bunun için şöyle bir indeks sayfamıza gelelim tekrar. Şuradaki şu A'ları buradan bir temizleyeyim artık. Tekrar geleyim buraya. Bir tane div açayım. Şimdi şöyle bir tane mobil listim değil, birden fazla mobil listim olabilir. Yani şeyde de olduğu gibi biz şu an bir tane mobil tanımladık. Bir de my list diye mesela birazdan bir ekleme işlemi yaptıktan sonra onu da ekleyebiliriz. O yüzden dolayı bu şekilde yapalım. Şöyle class name diyeyim ve buraya bir bp padding bottom 44 diyelim. Mesela şu şekilde bir bakalım. Ne oldu, ne bitti. İşlemedi gibi geldi ama pardon, yanlışlıkla şeye tıkladım. Şöyle tekrar bakayım. Div class name olmazsa margin ekleyelim. Hiç gelmedi. Padding bottom margin top 24 diyelim şöyle. Evet, aşağı doğru indi bu. Birazcık daha aşağı indirirsem margin top 32 diyelim. Tamam, şu an daha iyi gibi. Tabi bunu tüm şeylerde bakmamız gerekiyor. Mesela 32 burada olmadı. Burada da tam olmadı aslında. Ama LG'de yapacağımız değeri az çok bulduk. 36'dan birazcık daha büyük. 44 yaparsam sanırım LG'de bunu çözeriz. Hayır, yine çözemiyoruz. Trending'de bu varmış gördüğümüz gibi. Şöyle yapalım. Şimdi şu div'i şu şekilde ekleyeyim. Bu böyle kalsın. Buna bir tane daha div ekleyeyim. Hatta şöyle diyelim biz buna. Şöyle div class name. Burada bir padding işlemi ekleyelim. Padding komple bir padding ekleyelim. Yani her taraftan yapacak şekilde bir padding ekleyelim. P6 mesela ekleyelim. Evet, şu paddingimiz şu şekilde. Şu an burada her şey tamam gibi. Şimdi bunu diğer sayfalara göre ayarlayalım. Şurada bu sanırım SM idi. Burası değil tabi. MT44 dedik. Buna normalde LG'de MT44, SM'de MT20 diyelim. Mesela olmadı. 10 diyelim. Birazcık daha 5 diyeyim. Evet, şu şekilde olsun. Birazcık daha küçülteyim. Şöyle tekrar bakalım. Evet. Bu şekilde mantıklı bir görünüm oldu. Evet. Buradayken aynı zamanda şeylerimiz çalışmıyor. Cover özelliklerimiz çalışmıyor. Şöyle buraya doğru geldiğimiz zaman büyütünce cover özelliklerimiz çalışıyor. Tasarımımızda şu an bu şekilde ayarladık. Şimdi gelelim diğer alanlarımızı aynı şekilde yapmaya. Evet, swiperjs.com diye bir site var. Buradan biz bir eklenti ekleyelim. Burada demolar bölümüne şöyle bir tıklayayım. Demodaydı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra yan tarafta bir sürü kullanabileceğimiz şeyler var. Şimdi ben şöyle öncelikle ekranımı küçülteceğim. Buradan kendime göre bir tasarım arayacağım. Yani şöyle bir tasarım arayacağım. Neden? Filmlerimi ben aynı Netflix'teki gibi bu şekilde yan yana kullanmak istiyorum. Aynı zamanda tasarımımın responsive olmasını istiyorum. O yüzden dolayı şu an küçük ekranda bakıyorum. Küçük ekranda bulduğum bir tane güzel bir şeyi ne yapacağım? Aynı şekilde büyüterek deneyeceğim. Şu an için göremedim bir şey. Şu yan taraftaki isimlerden bir tane aklımda var aslında. Ona bakayım. Şuydu sanırım. Evet, şu Wash Slates Visibility sanırım. Şuna şöyle tekrar bir bulayım yerini. Nerede? Aşağıda mı kaldı? Evet. Şöyle mobilde de baktığımızda bir sıkıntı yok gibi duruyor. O yüzden bunu kullanabiliriz. Buna tekrar geleyim. Şuradan React bölümüne tıklayayım. Bana bir tane sayfa açsın. Bir bakalım gerçekten öyle mi? Eğer öyleyse mesela bunu kullanalım.
Burada bize bir tane index HTML vermiş. Bizim bununla bir işimiz yok. src'ye geliyorum. app.tsx sayfasında örnek kullanımı var. Tabi bir de benim bu Swiper JS'yi aynı zamanda kurmam gerekiyor. Bunu kurmak için kodları neredeydi bunun? Bir de onu bulmam gerekiyor. Şuradan bakayım tekrar. Demo premium. Şurada bir yerde GitHub'la ilgili bir şeyin olması gerekiyor. Dokümantasyon element. Şöyle Swiper React diyelim. Şu. npm swiper. Şunu şu şekilde öncelikle bir kuralım. Yes diyeyim şu şekilde ve şunu ekleyeyim. Evet, kurulumunu bekliyorum. Evet, kurulum tamamlandı. Tekrar run dev diyeyim ve şu açmış olduğum şeye bakalım. Şimdi diyor ki kullanmak için diyor bunları eklemen gerekiyor diyor. Bunları nereye ekleyeceğiz biz? Normalde slider'ımızı nerede kullanacaksak, nerede döndüreceksek burada. Şurada döndürebiliriz aslında. Başka sayfaya hiç gerek yok. Şurada şunları ekleyeyim aynı şekilde. Sonra işte Swiper CSS ile ilgili şöyle bir kodu varmış. Bunu da ekleyelim. Kendi stillerini buraya aynı zamanda ekleyebilirsin diyor. Buradaki stillerde işimize yarayan bir şey var mı bilmiyorum. Duruma göre bakar. Kendimiz olmazsa oluştururuz. Sonrasında diyor ki bize şu şekilde kullanabilirsin diyor. Burada aynı zamanda ayarları da yapabiliyorsun diyor işte. Şöyle bir geleyim. Şimdi şöyle tam olarak şu class'ı kaldırmam gerekebilir bu arada. Yazdık biz oraya grid vesaire ama bakacağız. Tasarımı bozacak büyük bir ihtimal bu grid. Duruma göre değiştireceğiz bu grid yapısını. Hatta şimdilik şunu şöyle kaldırayım. Sadece gap2 kalsın. Eğer ki tasarımı bozarsa bu duruma göre ekleriz tekrar. Yani çünkü burada bir grid olacak ve bunun içinde de şurada slider per view diye bir seçenek var. Bu da bozuyor çünkü. O yüzden dolayı. Sonra tekrar yine aynı şekilde geleyim. Yeniden bakayım. Şunlardan bir tanesiyle diyor slider'ını şey yapman gerekiyor diyor. Ben şöyle şunu geldim aldım. Şöyle bununla bunun ikisini kapladım. Bana bir yerde hata var diyor sanırım. Ne diyor? Movilist 16. satıra 1 diyor. 16. satırımda benim ne var acaba? Bu var. Bir şey yok gibi aslında. Şunu kapatmam da gerekiyor bu arada değil mi? Büyük bir ihtimal onunla alakalıdır. Evet. Şunu da aynı şekilde gelip kapatayım. Evet, çok büyüttüm. Şey yapamadım. Şunu da aynı zamanda geleyim şurada kapatayım. Evet, bir hatamız yok gibi. Şimdi tekrar gelip bir bakalım. Sayfamı şöyle bir yenilesin. Evet, tekrar bakıyorum. Evet, yana doğru kaydırabiliyorum şu an. Güzel. Ama tabii ki bu şekilde bir tasarım istemiyorum. Birazcık bunlarla oynayacağız. Şöyle bir bakalım. Diyelim ki slider per view diyor. Şuna 6 diyeyim ben. 6 tane yan yana olsun. Tamam, çok güzel. Ama ben bunun bir de responsif olmasını istiyorum. Yani küçülünce daha az olmasını istiyorum. Bununla ilgili de muhakkak burada ek dokümantasyonda bir şeyler vardır. Şöyle bir bakacağım. Stil dosyasına bir bakayım. Burada bir şey var mı? Evet, ben bir araştırıp tekrar bakayım. Başka bir projemden yine aynı şekilde GitHub hesabımdan şöyle açayım göstereyim. Yine daha önce kullanmıştım. Benzer bir şekilde buldum. Şurada projemin ismi bu. Burada şu şekilde bir tane örnek kullanımı yapmışım. Demişim ki 640'da 768'de 1024'te bu şekilde bir kullanım yapabilirsin arkadaşım diyor bize. Bununla ilgili zaten dokümantasyon dosyasına bakarsanız bir sürü özellik var. Ya da bunların hepsini teker teker açıp test edip bakmak gerekiyor. İşte ben de o yüzden şu an kullanacağım bu olacak aslında. Yani buradaki ayarlarımı kullanacağım yine aynı şekilde. Şuradan yine aynı şekilde geleyim. Between. Şu an her sayfada bir tane ve işte 1024'te bunlar şu şekilde olduğunu söyleyeyim. Aynı zamanda pagination yani sayfalama işlemleri gibi çeşitli özellikleri de varmış. Şöyle tekrar gelip yazalım ve tekrar yeniden sayfama bakayım. Şu an tekrar geldi. Şu an şöyle gittikçe küçülüyor ve normalde bir tane ve şu şekilde kaydırıyor. Ben bir tane değil ilk etapta 2 tane göstersin isteyeceğim. 640'da 3 tane göstersin. 4 tane burada 3 4 tane göstersin. 5 tane göstersin. Tamam.
Şu an bakalım, şurada 2 tane gösterdi. Sayfamı büyüttüm. Bu şekilde oldu. Şöyle yine aynı şekilde baktığım zaman daha da büyüdüğünü görüyoruz ve aynı zamanda sağa sola kaydırabiliyorum. Evet, Swiper JS ile bunu daha güzel bir hale getirdik. Yani daha doğrusu Netflix haline getirdik ve yine aynı zamanda şimdi burada diğer işlemleri aynı şekilde yaparak devam edeceğiz. Şimdi trending alanını yaptık. Buradaki my list alanını yapalım. Daha sonra aynı şekilde bir de my listimizi de bunun altına eklediğimiz zaman sayfam birazcık daha büyük olacak. Hatta şu an için birazcık gözüme tuhaf geldiği için şu indeksin altına daha önce yine eklediğim gibi aşağı en azından birazcık kaydırabileyim ki ne oluyor ne bitiyor göreyim. Bir tane height ekleyeceğim. Height şöyle en yükseğinden 96 eklesem bana yeterli. Evet, şöyle aşağı doğru birazcık inebileyim. Ki devamında göreyim bir sıkıntı var mı. Şuraları birazcık daha genişletmemiz falan gerekebilir. Birazcık daha oynayacağız bu tasarımlarla. Swiper JS'miz de güzel bir şekilde oturdu buraya. Şimdi gelelim bunlarla ilgili API'larımızı yazmaya. Şurada bir tane diyor. Bu kaydırmadan dolayı mı? Ya da sayfamı yenileyeyim. 2 tane, tamam. Hover'ımızda bir bozulma var mı? Bir de ona bakalım. Şöyle geliyorum. Evet, hover'ımda bir bozulma var. Buraya sanki sığmıyor gibi. Bunun için şurada bir tane MySweeper diye şey var. Bunu silelim. Bunun yerine kendi kodlarımızı yazalım. Buraya bir yükseklik vereyim. Şöyle öncelikle H96 diyeyim. Sonra tekrar gelip bakayım. Şu şekilde oldu. Şimdi ben bunu burada da birazcık küçük kaldı. O yüzden dolayı ben bir de buraya hover scale 125 diyeceğim. İyi gibi. Ama sanki bunu buraya değil de şöyle tekrar bir sayfamı yenileyeyim. Hepsi birlikte büyüyor şu an gördüğümüz gibi. O yüzden dolayı bunu şuradan keseyim. Sadece tek bir slayda vermek istediğimi söyleyeyim. Hatta 125 değil, bunu daha büyük bir şey yapalım. 150 diyelim. Şu şekilde sayfamı tekrar yenileyeyim. Swiper JS'de sayfayı yenilemek gerekiyor algılaması için. Şu şekilde tamam. Birazcık daha iyi gibi. Scale'imizi birazcık daha büyütebiliriz belki. Bunun için şurada şöyle örnek kod açmıştım ben zaten. Yine aynı şekilde şu scale'imizi burada olduğu gibi değiştirelim. 1.7 diyor. Mesela bunu bir deneyelim bakalım ne kadar bir büyüklük sağlayacak bana. Tekrar F5 atayım. Tekrar bakayım. Çok büyük bir fark olmadı gibi. Fark anlamak için 5.7 diyeceğim. Tekrar şöyle bakayım. Evet, hiçbir fark olmadı gibi aslında. Ama tasarım olarak genel olarak güzel. Şu an için sıkıntı yok gibi. Ama şunların boyutlarını birazcık kendime göre yeniden ayarlayayım. Şöyle yapacağım. Şimdi burada kaç tane olsun? 5 tane, tamam. Burada bir de aradaki boşluklar var bu arada. Bunları da azaltmamız gerekiyor. Şunu 20 yapayım. 768'de 3 tane olsun. 640'da da 3 tane ya da 4 tane olsun. Burada 6 tane olsun. Şuradaki şu boşlukları 20 10 şeklinde tekrar değiştireyim. Sayfamı yeniden yenileyeyim. Evet, şu an için burada da birazcık şey oldu. Evet, Swiper JS birazcık böyle sıkabiliyor ne yazık ki. Burada bir sıkıntı yok. Şurada bir sıkıntı var gibi. Burada da iyi. Şöyle aralarda bir yerde bir sıkıntı var gibi. Şurada mesela. İkonların birazcık şeyleri bozuluyor. Bunlarla ilgili birkaç tane daha ek stil yazmak gerekiyor aslında. Bakarsanız birazcık uğraşarak bunu daha kusursuz bir hale getirebiliriz. Ama şu an için yeterli gibi bence. Şimdi artık şuraya, şu sayfamızın şuna tıkladığımız zaman yapacağımız işleme geçelim. Yani biz buna tıkladığımız zaman artık ne olacak? Bir liste işlemi yapacak. Bununla ilgili API'larımızı yazacağız. Hemen başlayalım API'larımızı yazmaya. Şimdi şöyle bir şemamıza bakalım. Bizim şemamızda burada bir favorit ID var. Yani ben favori ürünlerimi, user'ımı buraya kaydedeceğim. Şimdi bununla ilgili API'ler yazmam gerekiyor. Daha doğrusu bir API yazacağım ve bir de çekmek için bir API dosyası daha yazacağım. Bunun için şöyle tekrar gelelim, Pages API'nin içine sağ tıklayayım. Diyeyim ki
favorit.ts diyelim. Bir de tekrar bir tane daha aynı şekilde API daha açayım. Burada da diyelim ki favori list.ts diyelim. Şimdi birinde ne yapacağız? Çekme işlemini yapacağız. Diğerinde de normal işte ekleme çıkarma işlemini yapacağız. Şu favori liste ekleme yani getirme işlemini yapalım, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle yapayım. Şu random movie'nin aynısını geleyim, kopyalayayım ve favori liste yapıştırayım. Sonra burada tabii ki değiştireceğimiz şeyler var yine. Şurada diyeceğim ki yine const, şurayı hatta sileyim. Tekrar yazayım yine aynı şekilde. Const current user diyelim. Bu şekilde kullanmıştık daha önce, yine aynı şekilde await server out vesaire bu şekilde yazalım. Sonra yeni bir tane const tanımlayacağım. Diyeceğim ki favori movie, daha sonra eşittir yine await Prisma DB'nin içindeki movielere erişeceğiz ve buradan bir tanesini çekeceğiz. Bunun için find money diyeceğim. Ve şöyle yapacağım. Bir tane süslü parantez ve diyeceğim ki where. Neye göre alacağız biz bunun? ID'sine göre alacağız. Şöyle bir ID yazacağım ve diyeceğim ki in current user. Daha sonra diyeceğim ki buradaki şeydeki isimdeki aynı şekilde yazmam gerekiyor. O yüzden şemama bakacağım şöyle tekrar. Nerede şemam? Geleyim aynen şunu aynı şekilde gelip kopyalayayım. Sonra bunu bu şekilde yazdıktan sonra geleceğim burada bunu göndereceğim. Diyeceğim ki return res status yine 200'de ve JSON'da benim tanımlamış olduğum favori movie. Evet. Bu çekme işlemi bu tamam. Bununla ilgili daha sonra bir hook yazmamız gerekiyor. Ama şu an için favori sayfamıza devam edelim. Şimdi favori sayfamda diyeceğim ki burada bu zamana kadar hep get kullandık. Burada post ve delete işlemini kullanacağız. Diyeceğiz ki eğer ki gelen metot postsa şunu yap. Eğer ki gelen metot delete ise bunu yap şeklinde söyleyeceğiz. Tekrar geliyorum bu favori sayfamda. Şunları şöyle aynı şekilde gelip kopyalayayım. Daha sonra şu handler bölümünü de aynı şekilde gelip kopyalayayım. Sonra içeriğini tek tek kendimiz elle yazalım. Evet, şunu kapatalım, tamam. Şimdi geliyorum diyeceğim ki yine aynı şekilde bir try işlemi yapacağız. Try ve şuraya yine aynı şekilde catch'ini ekleyelim. Hatta catch'i de direkt yine aynı şekilde buradan kopyalayayım. Duruma göre sonra gerekirse değişiriz. Tamam. Şimdi gelip try işlemini yazmaya. Diyeceğim ki if gelen metot eğer ki postsa o zaman ekleme işlemini yapacağız. Bunun için diyeceğim ki yine const current user eşittir await server out yine aynı şekilde res. Bunu diğer taraftan da alırdık gerçi. Sonra tekrar gelelim aynı şekilde const bir movie id'ye göre işlem yapacağımız için bir movie id tanımlayalım. Ve bunu da nereden alacağız? Request'in içindeki body'den alacağımızı söyleyelim. Sonrasında diyeceğim ki const exciting movie eşittir await prisma db nokta movie nokta find. Evet, gelmedi. Şöyle bakıyorum. Şu await'ten sonra yine nokta attım çünkü o yüzden dolayı. Şöyle tekrar bakarsak find unique. Şimdi burada diyeceğim ki ne yapacak bize? Movie ID'ye göre getirmesi için yine aynı şekilde şuraya bir word yazacağım. Sonra şurada diyeceğim ki ID movie ID. Bu şekilde bir tanımlama yapacağım. Sonrasında diyeceğim ki eğer ki
bu Exotic Movie bir sıkıntısı yoksa, yani bu bir ID ile biz bu movie'yi bulabildiysek, yani biz burada aslında ne yaptık? Bir nevi var mı yok mu kontrol etmek için bunu gönderdik ve şimdi de burada diyeceğiz ki var mı yok mu, bununla ilgili bir if yazacağız. Eğer ki varsa bir sıkıntı yok, zaten devam edecek, ama yoksa bir hata verdirmesi gerekiyor. Bu yüzden şu yazdırmış olduğumuz Exotic Movie'ye tekrar geliyorum ve diyorum ki throw new değil, new error, şu şekilde olması gerekiyor. Evet. Buraya diyeceğim ki invalid ID. Evet. Eğer ki varsa bir sıkıntı yok. Ama yoksa, yani birisi deniyorsa böyle ID'leri vesaire veya film silinmişse ne yapacak otomatikman? Listeye eklemeyecek. Invalid ID diyerek programı bitirecek. Eğer ki bunda tamam, bir sıkıntı yoksa tamam, o zaman bir update işlemi yapacağız. Diyeceğiz ki const user olsun ismi. Await yine aynı şekilde PrismaDB. Evet, await'ten sonra yine nokta attım. PrismaDB nokta user nokta update. Şöyle süslü parantez ve içine gelip diyeceğim ki where email current user nokta email ile aynı mı ya da boş mu? Şu şekilde yazacağız. Eğer ki bir sıkıntı yoksa o zaman data yine aynı şekilde diyeceğiz ki favorite ID, benim yukarıda söylemiş olduğum, yeni tanımlamış olduğum movie ID'yi buraya push edeceğiz. Evet, bunu da push ettikten sonra artık sadece ne kalıyor geriye? Bir return status göndermek kalıyor. Ve 200, yani okey'i döndürüyorum ve diyorum ki user, yani tekrar yeniden user'ı döndürerek şeyimi güncellemiş oluyorum. Yani verilerimi tekrar yeniden getirmiş oluyorum. Sonra burası ne işlemiydi? Şöyle kapatalım, belli olsun. Post işlemiydi. Şimdi ne işlemine ihtiyacımız var aynı şekilde? Bir de silme işlemine ihtiyacımız var. Silme işlemi için de yine aynı şeyi yapacağız. Diyeceğiz ki rec metot aynı şekilde diyeceğiz ki delete. Eğer ki delete ise o zaman yine şuradan bazı şeylere ihtiyacımız var. Buna ihtiyacımız var. Buna ihtiyacımız var. Şuna ihtiyacımız var. Yine aynı şekilde kontrol yapmamız gerekiyor. Yine buna ihtiyacımız var. Buraya kadar ki şu bölümü gelip kopyalayıp bunun içine yapıştırıyor. Yine kontrollerimiz aynı şekilde. Sonra geliyorum burada. Diyeceğim ki const update favori IDs diyelim mesela. Daha sonra diyelim ki with out current user nokta favorites ID virgül movie ID. Bunu bu şekilde çıkartma işlemini yapacağız. Sonra tabi bunları benim yine aynı şekilde const update user eşittir await prisma.db nokta user nokta update ve benim güncelleme işlemi için yeniden bir where yazacağım. Diyeceğim ki where eşittir email ile yine aynı şekilde bir karşılaştırma yapacağız. Email ya da şu şekilde ve sonrasında data ile ilgili yine bir karşılaştırma yapacağız. Diyeceğiz ki favorites ID favorite ID gelmedi. Pardon, bunu kendimiz yazıyorduk zaten. Neredeki şemadaki gibi yazmamız gerekiyor. Yine kopyalayayım, yanlışlık olmasın. IDs benim yukarıda yazmış olduğum update ID ile. Tamam, bunu da yazdık. Eğer ki bu işlemler tamamladıysa, update ettiyse bu verileri, o zaman bana yine bir return 200 döndürecek. Yazalım return res status 200. Bu JSON en son tanımlamış olduğum şeyin ismini update favorite ID. Bu neden gelmedi? Şöyle bakalım.
res status 200.json. Şunun gelmesi lazım normalde, bir daha bakalım. Şöyle bakayım, if bunun içindeyiz, tamam, bir sıkıntı yok. Bir daha yazayım, gelmeyince bir şey yaptım. Res nokta status, tamam, yine 200 JSON update. Şunun gelmesi lazım normalde ama umarım, bakalım, bir hata yoktur. Varsa artık tekrar işlemleri yaparken alırsak döneriz. Problem yok. Bunu bu şekilde yazalım. Sonra tekrar geleyim, aynı şekilde buraya işlemler bittiyse o zaman return res status 405 diyelim, nokta end diyerek bunu bitirelim. Zaten error vesaire yazmıştık. Şunu da şöyle kapatalım. Bunun ikisinin bittiği yerde olması gerekiyor. Evet, şurada bir parantez karmaşası olmuş sanırım. O yüzden dolayı bir sıkıntı var gördüğüm kadarıyla. Bunun tamam. Bakalım, bu burada tamam. Const bu bununla. Bunu kapatıyor olması lazım. Bakalım. Tamam, bir sıkıntı yok gibi. Tamamdır. Bakalım. Evet, şimdi bunlarla ilgili bir hook işlemi yazalım. Aynı şekilde şuraya geleyim. Nerede benim hooklarım? Sağ tıklayayım. Use favori.ts diyelim. Bu hookumuzda zaten diğerleri gibi aynı olacak. Şunlardan bir tanesi aynı şekilde gelip kopyalayayım. Daha sonra buraya yapıştırayım. İsmi use ne olsun? Use favori movie olsun. Yine aynı şekilde data error is loading. Bunlar da dönsün, problem yok. Gideceğimiz sayfanın ismi, çağıracağımız sayfanın ismi, daha doğrusu favori değil. Hangisi? Bu favori list. API'nin içindeki favori list sayfası olduğunu söyleyelim. Bu da tamam. Şimdi artık ne yapacağız? Şuraya bir tane play buton yazacağız. Yeni bir tane komponent ve bunun içinde ekleme ve çıkarma işlemini ilk başta yapmaya çalışacağız. Bunun için şöyle tekrar geliyorum. Nerede benim şeyim, komponentleri? Bunun içine diyelim ki ismi ne olabilir? Favori buton. Favori buton nokta tsx diyelim. Evet, şu şekilde ekleyelim. Şimdi biz favori bölümünde ne yaptık? Dedik ki sana bir post metoduyla ben bir movie ID göndereceğim ve bu gönderdiğim movie ID'ye göre sen bir ekleme işlemi yapacaksın dedik. Ve dedik ki daha sonra yine aynı şekilde sana bir movie ID göndereceğim. Sen buna göre sileceksin dedik. Yani şu an yapacağımız favori buton bölümünde eklememiz gereken props'un ismi movie ID. Yani ben movie ID göndereceğim. Her movie ID gönderdiğimde postla gönderirsem bana ekleyecek. Delete de gönderirsem silecek. Şimdi şurada kopyala yapıştır yaparken yaptığım bir hata var. Şurada noktalı virgül değil, burada virgül olması gerekiyor ve şu datanın şurada da şundan olması gerekiyor. Ve bir de şurada da yine aynı hatayı yapmışım. Bunları ilk olarak düzelterek başlayayım. Şimdi favori butonumuzu yapalım. Hemen rfce diyorum. Daha sonra göndereceğim prop'la ilgili buraya diyelim ki interface favori buton props, şu şekilde diyeceğim ki sana bir movie ID göndereceğim ben ve türü string olacak diyorum. Sonra geliyorum, burayı const yapıyorum yine aynı şekilde favori buton react nokta fc, daha sonra prop'umuzu ekliyoruz, eşittir, şu şekilde yazıyorum ve süslü parantezlerimi buraya açıyorum ve movie id'mi ekledim. Tamam. Şimdi aynı şekilde gelelim bunun movie kart bölümüne de ekleyelim. Şimdi normalde 2 tane ikon eklemiştik. Şu ikonu siliyorum. Bunun yerine artık ne ekleyeceğim? Benim favori butonumu ekleyeceğim.
ve bir tane Movie ID göndereceğim. Göndereceğim Movie ID'yi de datanın içindeki ID şeklinde göndereceğim. Şöyle bakalım ne oldu ne bitti. Evet, şurada favori buton yazımız yazdı. Şimdi tasarımımızı artık burada yaparak devam edelim. Şimdi şöyle yapacağım ilk başta. Çağırmam gereken şeyler var. İlk başta bir tane const diyeyim. Const'un içindeki datayı çağıracağım. Şeydeki use favori gelmedi. Neden gelmedi? Hemen use favorites şuna bakalım. Şuradaki use'umuzu yanlış yazmışız. Kopyala yapıştır yaparken oluyor maalesef. Use favori movie diyorum. Şu şekilde. Bunun içindeki datayı alacağım. Şimdi birden fazla data alacağım için isimleri karışabilir. O yüzden dolayı buna burada bir isim verelim. Diyelim ki mood favori diyelim. Daha sonra bundan bir tane de aynı şekilde geldim, kopyaladım. Bu sefer de kullanıcıyı da aynı şekilde almam gerekiyor benim. Neden? Çünkü kullanıcıya göndereceğiz biz veriyi. Use current user diyeceğim ve bunun ismine de datasının ismine de user diyeceğim. Tamam. Onun dışında bir const daha tanımlayacağım. Diyeceğim ki favori mi değil mi bunun kontrolünü yapacağım ve iki tane ikon kullanacağım. O yüzden dolayı burada bir favori işlemiyle ilgili bir const tanımlayalım. Is favori diyelim ve diyelim ki bu use state kullanacağımı söyleyeceğim ve bu boolean kullanacağımı söyleyeceğim. B küçüktü sanırım burada, aynen boolean ve başlangıcı bunun false olduğunu söyleyeceğim. Dediğim gibi ikonlar kullanacağım dedim. Movie kartıma geleyim. Şuradaki şu kütüphaneye ihtiyacım var, ekleyeyim. Kullanacağım ikonlar benim. Şunu sileyim. Bir tane artı ikonuna ihtiyacım var. Bir tane de check ikonuna ihtiyacım var. Netflix'teki gibi aynı şekilde kullanacağım. Sonra şöyle yapacağız. Şöyle geliyorum. Şimdi öncelikle bir güncel durumu kontrol etmem gerekiyor. Bunun için use memo diye bir şey var. Bunu kullanacağız. Diyeceğim ki şu şekilde, diyeceğim ki const list diyelim ve yukarıda çağırmış olduğum user'la başlayalım. Diyelim ki user nokta favorite bir yandan şemamı da açayım. Favorite ID'yi nasıl yazdığımı hatırlamıyorum açıkçası. Şöyle tıklayayım. Şu favorite ID'si buradan aynı şekilde yazayım. Dursun. Onun dışında bu var mı yoksa hata almamak için bir tane de veya döndürüp yani boş bir şey göndereceğim. Eğer ki varsa da set is favori sonra tanımlamış olduğum list includes, bu includes'ın kütüphanesi belki olabilir. Yok sanırım ya da o Python'daydı galiba. Tamam. Şöyle diyeyim. Includes. Daha sonra yukarıda movie ID. Tamam. Şu şekilde yazıyorum. Ne oldu? React limits on number renders loop dedi. Şöyle yapalım. Şuraya bir virgül atalım. Burada diyelim ki user virgül movie ID diyelim. Bu şekilde düzeltiriz. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi bunları ekledik. Şimdi gelelim ufaktan tasarımımızı yapmaya başlayalım. Şimdi tasarımdan önce ya da şöyle API'larımızı da yazalım biz ilk başta. Şöyle tekrar geleyim. Burada diyeyim ki const toggle favori favorites diyeyim hatta. Use callback kullanacağız. Burada diyeceğim ki async parantez aç kapa şundan ve şu süslü parantez yazıp içine yazacağım. Diyeceğim ki ilk olarak bir try catch kullanacağız. Yine try, şöyle catch'ini de şuraya yazayım. Error. Evet. Burada diyeceğim ki ilk başta eğer ki is favorite okey ise, bir sıkıntı yoksa, bir şey olduysa
Ne olacak o zaman bize? Yani işlem favori ise bizim bunu silmemiz gerekiyor. O zaman await axios nokta delete, daha sonra API'mizin yolu. API ne yazmıştık biz? Favorite. Bu şekilde yazacağım. Sonra virgül, göndereceğim şeyler olduğunu söylemiştik. Neydi göndereceğim şey? Data movie ID. Evet, bunu bu şekilde yazıyoruz. Sonra tekrar geliyorum. Else ise otomatik olarak ne oluyor? Post oluyor. Yine axios nokta post. Yine API'mizin şeyi şöyle nokta API favorite virgül diyeceğim ki movie ID. Data yazmamız da belki gerekebilir ama posta sanırım gerekmiyor. Bu şekilde yazabiliriz. Sonra tekrar geliyorum. Bunlarla işimiz bittiyse set is favori durumunu diyeceğiz ki is favorite olarak yapacağız. Değiştireceğiz. Onun dışında tekrar benim yeniden güncel olarak şu mut favoriyi yeniden bir çekmem gerekiyor. Şöyle diyeceğim. Mut favori parantez aç kapat, bu kadar. Herhangi bir hata olduğu zaman da bunu da konsola yazdıralım ki daha sonra bu hatayı görelim. Console.log error, daha sonra virgül error şöyle yazalım. Tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi burada yine aynı şekilde burada kullandığım şeyleri burada virgülle söyleyeceğim. Diyeceğim ki ne kullandım? Movie ID kullandım. Is favorite kullandım. Bir de M'si büyük mut favori kullandım. Bunları söyledim. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim ikonlarımızla ilgili ayarımızı yapalım öncelikle. Diyelim ki const ikon eşittir. Eğer ki const ikon is favorite ise o zaman bana check ikonu getir, ama değilse, yani favori ise check'i getirecek, değilse plus ikonu eklemem için getireceğini söylüyorum. Şimdi gelelim tasarım bölümüne. Şimdi ben burada yazmış olduğum bu toggle favorite'i buradaki divime ekleyeceğim. Yani diyeceğim ki senin on click eventinde arkadaşım yukarıda yazmış olduğum şey çalışacak. Hemen geliyorum buraya, diyelim ki on click toggle favorites diyelim şu şekilde. Daha sonra şurada bir class name yazarak devam edelim. Cursor pointer, daha sonra border white, rounded full. Evet, şu rounded'ı her seferinde yazamıyorum. Rounded full. Sonra flex yapı. Şöyle class name'den enter atalım. Flex. Diyelim ki işte itemler ortalı olsun. Justify'da da ortalı olsun. Bir border ekleyelim. Border için 2 demiştik. Diğerlerine de buna da aynı şekilde diyelim. Evet, şöyle bir şey geldi şu an için. Border 2 diyor. Tamam. Başka ne ekleyebilirim? Diğer taraflarda bunlara boyut olarak ne eklemiştim? Pek hatırlamıyorum. Şunları şöyle aynı şekilde geleyim. Buraya boyut olarak da bunları ekleyeyim. Tamam. Şimdi aynı şekilde geliyorum buraya. Diyeceğim ki ikon class name, yukarıda yazmış olduğum ikonla birlikte kullanıyoruz. Class name ve burada öncelikle ikonuma text white diyeyim bir şu şekilde. Tekrar bakalım ne oldu ne bitti. Evet, şöyle bir artı işareti geldi. Birazcık sanki içindeki büyük oldu. Şu değerlerden yine aynı şekilde gelip kopyalayayım ama birazcık küçültelim. Mesela 4 diyelim bunlara. Şuradaki şeylere de 8 ve 8 diyerek yapalım. Bakalım ne oldu. Evet, birazcık daha mantıklı oldu.
Onun dışında başka ne ekleyebiliriz? Sanki birazcık fazla renkli gibi geldi ama ya da içindeki birazcık şey gibi. Şöyle yapayım, bir deneyeyim. Font semi bold desem buna. Acaba font kalınlaşır mı? Yok, pek bir şey olmadı açıkçası. Neyse, tamam. Ee, Şöyle yapalım. Şuraya tekrar geleyim. Bir de hover özelliği ekleyeyim buna. Aynı şekilde diyeyim ki border natural 400 diyeyim. En azından üzerine geldiğimiz zaman şöyle ufak bir, evet. Tamam. Burası da tamam. Herhalde bitti gibi. Şimdi hemen şöyle bir bakalım. Artıya basıyorum. Evet, artıya döndü ve bu şekilde oldu. Demek ki veri tabanıma kaydetti bunu. Şöyle, hatta bunu çekeceğiz zaten gerçi. Şöyle data account user'a şöyle gelirsem, user'dan şöyle bakayım, bulmaya çalışayım. Evet, favori array bir tane gördüğümüz gibi eklemiş. Evet, başarılı bir şekilde ekliyoruz. Bunu da aynı şekilde ekleyebiliyor muyum? Ekliyorum. Buraya tekrar gelip bakalım. Evet, 3 tane ekledik. Şimdi bunları silmeyi deneyelim. Bir hata aldık. Ne diyor? Without is not defined diyor. Neredeymiş bu without? Favori.ts'de. Ctrl F without. Şu. Bunun bir kütüphanesi var. Şimdi sayfa yenilenmeden olsun istiyorsak bunun için şöyle bir kütüphane var. Daha önce kullanmıştık aslında. Yani daha önce bu kütüphaneyi yükledik. Kullandık da hatta. Ama burada eklememişiz. From load lash. Buraya tekrar geliyorum. Diyorum ki with out. Şöyle yazalım. Tekrar gelip yeniden bakayım. Sileyim. Evet, silme işlemimiz de başarılı. 2 tanesini sildim. Tekrar gelip bir kontrol edelim. Bir tane kalmış olması gerekiyor. Evet, bir tane kalmış. Evet, liste işlemimiz de başarılı bir şekilde oldu. Şimdi gelelim aynı şekilde bu trending'in olduğu alana, alt tarafına ya da üst tarafına listemizi ekleyelim. Şimdi burası normalde neredeydi? İndeks sayfamızdaydı galiba. İndeks sayfamı bulayım öncelikle. Evet, indeks sayfam. Burada şundan şöyle eklemişim bir tane. Yine aynı şekilde geleyim. Bu sefer movies değil. Nereden çekeceğiz verimizi? Yeni yazmış olduğumuz favori listten çekeceğiz. Favori list için bir tane de ne yazmıştık biz? Use favori movie yazmıştık. Yani buradan çekeceğim. Şöyle tekrar geleyim indeks sayfama. Şöyle. Tamam. Şundan şöyle bir tane daha gelip kopyalayayım. Ctrl Space ile şunu ekleyeyim. Bunun ismini değiştirelim tabi. Favori movie diyelim. Data. Daha sonra aşağıda favori movie'yi göndereceğimi ve buraya da favori list diyeyim ya da my list mi? Neyse, favori list diyelim. Şu şekilde bakalım. Evet, bir şey gelmedi, gitmedi. Evet, şuraya ekledi. Birazcık boşlukları vesaire birazcık fazla abarttık sanırım. Onu düzeltiriz şimdi. P6 demişiz. Favori list. Movie listten geliyoruz bunlar. Movie listime şöyle hemen gelip bakayım. Nerede benim movie listim? Evet, movie list. Burada bir yerde. Bu arada movie listimizde bir de swiper vesaire var ama herhalde çalışır. Bir test ederiz şimdi onu. Şöyle bakıyorum. İlk boşlukları halledelim. SpaceX MT5 falan demişiz. MB5 demişiz. PX4 demişiz. Şöyle bir sayfamı öncelikle büyüteyim. Büyüttüğüm zaman nasıl gözüküyor bir ona bakayım önce. Bir sıkıntı var yine tabii ki. MT5 şunlar mı bozuyor acaba? Şunun ikisini sadece şöyle bir sileceğim. Burası değil demek ki. Şu bozuyor olabilir belki. 2 diyelim. X'te mi vermişiz? 6 olma, o da değil. Class H96 diyor. Bu bozmuyordur sanırım. Padding 6 da, bu da değildir. Bu şeyle alakalıydı. Billboard.
burasıyla alakalıydı. Evet, şöyle bakacak olursak bizi bozan şey H96'ymış. Bunu birazcık tabi düzelteceğiz. Burayı büyütmek için eklemiştik. Bu H96'yı birazcık azaltırsam sanırım şöyle bakayım, Ctrl Space, H80 de fazla gelir sanırım. 72 diyelim şu şekilde. Tekrar bir sayfamı yenileyim bakalım. 72 de az geldi. Birazcık daha büyük bir şey yapalım. 72 80 diyelim. Tekrar bakayım. Evet, birazcık daha iyi gibi. Evet, şu şekilde bakacak olursak bir sıkıntı yok gibi çok fazla. Tamam, şimdi birkaç tane favori liste ekleyeyim. Aşağı taraftakiler de çalışıyor mu aynı zamanda? Onları da görelim. Şöyle ekliyorum birkaç tane. Evet, hepsini ekledim. Neredeyse. Tamam, sayfamı şimdi yenileyim tekrar. Burada da Swiper JS çalışıyor mu? Çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Şimdi ikisi birbirinin aynısı gibi oldu. Ben bunu istemiyorum, birazcık farklı olsun. Bir iki tanesini şöyle sileyim. Tamam. Tamam. Ya sırası birazcık şey olsun. Ondan dolayı şey yaptım. Hatta şunu da kaldırayım. Tamam, olduğu kadar. Evet, bu şekilde yapmış olduk. Şimdi geriye ne kaldı? Ben buraya tıkladığım zaman büyük bir ekran açılsın istiyorum. Şimdi onu yaparak devam edelim. Aynı şekilde Swiper JS'den dolayı birazcık sanırım şu tasarım az bir şey bozmuş olabiliriz ama çok da büyük bir bozukluk yok aslında. Ama içindeki şu PX'leri vesaire birazcık aslında kısabilirsek, düzeltebilirsek aslında sığar. Hatta bakabiliriz de ona. Şöyle tekrar bakayım. Güzel bir tasarım olsun istiyorum. Yani tamamen eksiksiz olsun diye bakıyorum ama bunun olduğu yer neresi? Şurası. Hepsine MT4 demişim. MT2 desem şunlarda sanırım bence düzelir. Evet, hepsi sığıyor böylelikle. Bir sıkıntı da olmuyor. Hatta birazcık daha küçültüp bunu bunun yanına alarak da birazcık daha şey yapabiliriz ama gerek yok gibi. Tamam. Şimdi artık şuna tıkladığım zaman büyük bir ekran olması için ayarlamalarımızı yaparak devam edelim. Şimdi Netflix'te olduğu gibi ben resme tıkladığım zaman ya da play tuşuna bastığım zaman filmi izleyebilmeliyim. Bununla ilgili sayfaları ve API'mizi yazarak başlayalım. Şimdi geliyorum Pages API bölümüne, Movie bölümüne, yeni bir tane klasör oluşturuyorum. Yeni bir dosya oluşturuyorum. Dosyamın ismi Movie ID şu şekilde yazıyorum ve diyorum ki şöyle ts. Sonrasında bu Movie ID'yi şu random movie'nin tamamını gelip kopyalayıp içine yapıştırıyorum ve içeriğini buraya göre düzelteceğim. Şimdi şuraya kadar her şey okey. Şurada yeniden bir kod yazmamız gerekiyor. Diyeceğiz ki ilk başta sana bir tane Movie ID diye bir değişkenin olsun senin. Şey içindeydi, bu süslünün içindeydi. Evet, Movie ID diye bir değişken olsun senin ve bu sana rec'ten yani request'ten gelen query de olacak. Yani URL'de olacak diyorum. Sonra diyorum ki if type of gelen Movie ID string değilse o zaman bana bir hata mesajı yaz diyeceğiz. Diyeceğiz ki throw new error, e'si büyük olandan error ve diyeceğim ki invalid id. Bundan bir tane daha aynı şekilde gelip kopyalayayım. Burada bu sefer diyeceğim ki movie id hiç yoksa o zaman bana missing id de, bulamadığım id'yi desin. Eğer ki buldun, bir sıkıntı yoksa o zaman sana const movies diye bir değişken tanımlayayım yine ve bunun içinde gelen değerleri bir kontrol et. Prisma db nokta movie
Evet, await'ten sonra ben yine nokta attım. Prisma.db nokta movie find unique. Evet, unique değerleri karşılaştıracağız. Bizim unique değerimiz ne? Burada da söylediğimiz gibi ID. Ve ID ile neyi karşılaştırıyorum? Yazmış olduğum movie ID. Evet, karşılaştırma işlemi tamam. Hiçbir sorun yoksa o zaman cevap okey ise gel bana burada yazmış olduğum movies'ı gel bana getir. API'miz bu şekilde tamam. Şimdi gelelim bununla ilgili bir hemen hook yazmaya. Sağ tıkladım yine aynı şekilde. Diyeceğim ki use movie .ts. Movie listinin aynısını gelip buraya kopyalayayım ve değişikliklerimizi yapalım. Şimdi burada bizim değişiklik olarak yapacağımız şey şu. İlk olarak isimleri tabii ki. Şöyle şu hemen düzeltelim. Use movie. Burada bir parametre olayı olacak. Diyeceğim ki sana bir ID gelecek arkadaşım. Bu ID gelmeyebilir. Yani hata verdirmemek için bu şekilde söyleyebiliriz. Yani kullanıcı hatayı görmesin diye. Sana bir ID gelecek ama gelmeyebilir. Zorunlu değil ama biz tabii ki göndereceğiz zaten. Ve bunun tipinin string olduğunu söyleyeceğim. Eğer ki şimdi kullanıcıya tam hatayı göstermeyeceğiz ama burada ona göre bir kontrol yapacağız. Diyeceğiz ki eğer ki ID geldi uyumlu değil, o zaman bize ne diyecek? Null diyecek, yani boş diyecek, göstermeyecek. Bu şekilde yapacağız. Burada diyeceğim ki ilk olarak ID soru işareti bu ya da null diyeceğim. Ama şimdi ben buraya bir de parametre eklemem gerekiyor. Yani Movie ID'min parametresini eklemem gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Burada nasıl tanımladık biz? Bu şekilde tanımladık. Biz normalde bu ID'yi nasıl kullanacağız? Şöyle yapacağım. Öncelikle şu tırnakları değiştireceğim. Ve burada Movie'den sonra bir tane slash, daha sonra bir tane dolar ve süslü parantezle yukarıdan gelen ID'mi Movie ID'miş gibi düşünebiliriz. Yani bu aslında bir nevi değişkenmiş gibi bize hizmet görecek. Evet. Bunu da bu şekilde ayarlamış oluyoruz. Şimdi bunu da yazdık. Sonra neye ihtiyacımız var bizim? Bununla ilgili bir PC ihtiyacımız var. Komponente değil. Yeni bir sayfaya yönlendiriyoruz biz çünkü. O yüzden dolayı Pages'ta şöyle bir bakayım. Out değil. Movie değil. Bir dakika, yanlışlık yapmadık değil mi? Ha, burası API'nin içi, tamam. Biz API'nin içine değil direkt Pages'ın içine ekleyeceğiz. Diyeceğim ki şuraya sağ tıkladım. New folder watch. Bu şekilde. Onu da yazamadım. Watch. Ve bu watch'un içine de yeni bir tane aynı şekilde bir sayfa yazacağım. Ve diyeceğim ki movie ID tsx. Evet, buraya da rfce deyip tasarımı buna göre yazacağım. Şimdi buradaki bu karelerden dolayı, şeylerden dolayı, köşeli parantezlerden dolayı hata alacağız. O yüzden buranın ismi watch olsun ve şuranın ismini de aynı şekilde watch, hatta şunu da const olarak değiştirebiliriz. Şunu da içine şimdilik watch yazalım, bir hata görmeyelim. Evet. Bunu da yazdık. Şimdi gelelim bunun Movie Kart'a uygulamaya. Şimdi hemen geliyorum ilk başta. Gerçi burada da bir iki tane ayar yapmam gerekiyor. İlk başta hatta buradaki ayarları yapalım. Ondan sonra geçelim oraya. Şimdi ben diyeceğim ki ilk olarak const router'a ihtiyacım var benim. Router eşittir use router kütüphanesinden. Evet, use router diyerek bunu ekliyorum. Sonra tekrar geleceğim. Diyeceğim ki bir Movie ID'miz olacak yine bizim. Movie ID. Bu nereden gelecek? Benim yukarıda tanımlamış olduğum router'ın query'sinden gelecek diyorum. Ve sonrasında diyeceğim ki bir data olacak. Bu data nereden gelecek? Benim tanımlamış olduğum use movie'nin den olacak. Ben use movie'ye ne vermiştim? Bir movie ID vermiştim. Diyeceğim ki as string diyerek bunu burada söyleyeceğim. Bu, yani buradaki movie ID'yi ne yapmış olduk? Biz diğer tarafa göndermiş olduk. Evet, bunu da bu şekilde yazdık. Deneme amaçlı şunu yapabiliriz aslında. Madem öyle bir şöyle diyelim. Şuraya bir tane süslü parantez açalım.
ve diyelim ki data soru işareti nokta title. Yani şu an için tıkladığım zaman gideceği sayfada bana data title'ı göstersin ki benim sayfam doğru düzgün çalışıyor mu? Şu an ben bunu bir göreyim. O yüzden dolayı şimdi tekrar geliyorum. Movi listeyi, pardon, hangi sayfamızdaydı bizim tasarımımız? Movi kart. Evet, bu Movi kartta bizim butonlarımız, play icon butonumuz mesela. Buna tıkladığımız zaman bizim bu sayfayı yönlendirmemiz gerekiyor. Bunun için öncelikle şöyle return'ün buraya gelip bir tane const tanımlayacağım. Diyeceğim ki redirect to watch diyelim ismine mesela ve eşittir use callback şöyle ve diyeceğim ki şunu şuradan şöyle kapatayım, bir ekran büyüsün. Diyeceğim ki burada da router tanımlamamız gerekiyor. Hemen şurada bir const router diyelim öncesinde. Use router. Tamam. Şimdi sana router'dan bir şey göndereceğim. Router'dan, yani router'ı kullanacağım. Router'dan sana bir şey push edeceğim diyeceğim. Yani push ettiğim linkimi söyleyeceğim. Linkimi şu şekilde söyleyeceğim. Şu tuhaf tırnaktan watch sonra şu şekilde süslü parantez datadaki ID'yi sana push edeceğim. Sen de bunu ne yapacaksın? Göndereceksin. Nasıl göndereceksin? Şöyle diyeceğim ki köşeli parantez router virgül data nokta id diyerek yazacağım. Ne diyor? Movi kart burada diyor bir hata yaptım diyor. Router'da şurada eşittir atmamışız. Başka use router, yani kütüphanesini de yüklemedik sanırım eşittir atmadığım için. Control space ekledim. Tamam. Evet, bunu bu şekilde yazdık. Şimdi gelelim burada play butonuna tıkladığım zaman bu işlemin yapılması. Hatta sadece play butonuna değil, bizim resmimize tıkladığımız zaman da aynı şekilde gitmesini isteyebiliriz. O yüzden burada bunu tanımlayalım. Diyeceğiz ki şurada resmim neredeydi benim? Şurası. Resmimin on click eventine on click redirect to watch diyeceğim. Şu şekilde kaydedeceğim. Bakalım şimdi tıklayalım ne oldu ne bitti. Geliyorum tıklıyorum. Beni bir sayfaya yönlendirmeye çalıştı. Movi'ye ait tsx'te bir hata var diyor. Const watch'un oralarda diyor. Bakalım ne hatası yapmışız. Const watch dedik. Eşittir ile ilgili sanırım benim hatam yine. Evet, const kullandığımız zaman ben function'da bırakmadım orayı. Const kullandığımız zaman şu şekilde yapmamız gerekiyor. Tekrar bakalım. Evet. Bu sayfaya gitti. Şimdi tekrar geri geleyim. Şurada da bu arada yazdı. Tekrar geri geleyim. Şurada herhangi birine tıklıyorum. Ve gördüğümüz gibi Elephant Dream bu şekilde geldi. Yani kısacası artık benim sayfam çalışıyor. Ben artık Movi kart sayfama Movi tsx dosyama bir tasarım yapabilirim. Şimdi aynı şekilde gelip bu tasarımı yapalım. Öncelikle bir tanesine tıklayayım ki göreyim yani ne tasarımı yapıyorum. Buraya diyeceğim ki class öncelikle tüm ekranı kaplamasını söyleyeceğim. Çünkü bir video işimiz var bizim burada. Screen. Daha sonra V screen diyeceğim. V screen'de de kaplasın tüm sayfayı. Ve arka planı kullanıcıyı yormamak için BG Black. Sonrasında tekrar geliyorum. Bir tane nav açayım bunun içine. Şimdi nav şöyle class name. Şimdi bizim normalde nav'ımızda ne var? İşte isimleri vesaire var. Aşağı tarafta da video var. Bu mantığımız bu şekilde olacak. Yani şöyle Netflix'te olduğu gibi zaten. Buraya biz ne diyeceğiz öncesinde? İşte filmin ismi, işte bir geri butonu ekleyebiliriz. Bu şekilde bir şey yapacağım. Hemen geliyorum. Diyorum ki now class name. Öncelikle senin bir fixed yapıda olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sonrasında V full olacak yine aynı şekilde. Padding verelim. P6 diyelim mesela. Daha olmadı değiştiririz. Z index verelim. Z20 diyelim. Daha sonra flex yapıda olduğunu, çünkü içeride birden fazla şey olabilir.
İşte buton, isim. Buranın bir satır olduğunu söyleyelim. Item center ve gap verelim yine boşluklar için. Birazcık fazla bir gap verelim. 10 diyelim. Yine arka planımızın BG bilek ama birazcık da şey olsun, açık olsun. Ne diyelim? 70 diyelim mesela. Evet. Şöyle bakalım. Şurada şöyle gördüğümüz gibi birazcık sayfanın rengi vesaire değişti. Şimdi ilk olarak buraya tekrar geliyorum. Benim bir tane şeye ihtiyacım var. React ikona ihtiyacım var. Bunu daha önce bakmıştım sanırım ben. Şöyle bir öncelikle ikonlardan bir tanesini şuradan şöyle gelip kopyalayayım. Şu kütüphaneyi. Şöyle bir bakalım. Arrow o taraf left. Evet, left geri şeyinde. Left diyelim. Left icon. Şunu kullanabiliriz herhalde. Tamam. Tekrar geleyim buraya, diyeyim ki arrow left icon. Şöyle sana bir click eventi verebiliriz duruma göre. Yani geri gitmesi için vesaire ya da on click. Aynen, geri gitmesi için sana bir tane router push'la click eventi verebilirim. Ama şimdilik bir şöyle bir bakalım. Öncelikle bir class name ekleyeyim. Bir tasarımını şöyle bir gözden geçireyim. V4 diyeyim şöyle. Hiçbir şey şu an belli olmadı. Hemen buna bir text white diyeyim. Bir görmeye çalışayım. Evet, şu şekilde geri butonumuz geldi. Şunu şöyle birazcık küçülteyim, bir yandan da göreyim. Şunu da şöyle yapayım. Evet, şöyle enter atayım, siz de rahat görün. Tamam. Text diyeceğim ki şimdi normalde tamam V4 ama bunu büyüttüğüm zaman tabii ki güzel olmayacak. O yüzden yine daha önce de yaptığımız gibi işte MD'de V6 diyeyim. LG'de V8 diyerek bunu yazalım. Hatta daha büyükler de yapabiliriz. 2 katı. Şurayı 2 katı yapalım. Burayı da 3 katı yapalım. Olmazsa şeyi değiştiririz zaten. Bunun üzerine geldiğim zaman bir kursor pointer olsun yine aynı şekilde. Sonra üzerine tıkladığım zaman küçük bir hover efekti olsun istiyorum. Hover'ın da opacity'si %80 değişsin. Yumuşak bir geçiş. Hatta bunlara bir de duration da ekleyebiliriz. Daha yumuşak geçişmek için. Sıfırdan yine hover efektine geldiğimiz zaman duration 700 dersem sanırım bir çok daha yumuşak bir şey olur. Evet, şöyle çok yumuşak bir geçiş oldu. Şöyle büyüttüğümüz zaman tamam. Boyutlar iyi. Onun dışında başka ne ekleyebiliriz buraya? Şimdi şuna öncelikle on click eventi ekleyeyim. Çünkü sürekli ana sayfaya git gel için kullanacağız. Diyeceğiz ki on click eventin senin. Ama router'ı zaten yukarıda tanımladık. Diyeceğim ki şurada router nokta push gideceğin sayfa ana sayfa. Bakalım bastığım zaman gidiyor mu? Evet, gidiyor. Ben mi tıklayamadım? Evet, ben tıklayamamışım. Bir sıkıntı yok. Tamam. Evet, bu şekilde küçükteyken tıklamıyor gibi sanki. Resmi algılamıyor sanırım. Biraz şeyle ilgili bir sorun var gibi. Divlerle ilgili bir sorun var gibi. Ona bakmak gerekiyor. Tamam. Şimdi gelelim bu tasarıma aynı şekilde bir yanına bir şeyler ekleyerek devam edelim. Hemen şöyle geleceğim. Arrow butonun bittiği yere bir tane P ekliyorum. Ve diyeceğim ki senin içinde benim data title'ım olsun. Kestim. Şöyle yapıştırdım. Evet, şuraya geldi. Bunu birazcık oynayalım. Diyelim ki senin text'in white olsun. İşte text'in x large olsun. Ama işte md'de text'in 2x large olsun. LG'de text'in 3x large olsun diyelim. Evet, bunları da tabi şu an kabataslak verdim ama sıkıntı yok gibi. Tamam. Onun dışında bunları kalın yapabiliriz. Font bold ya da font semi bold kullanalım mesela. Font semi bold. Tamam.
Şöyle enter atayım. Bu şekilde tamam gibi. Onun dışında bunun yanında sanki Netflix'te izliyor gibi bir yazı var. Onu ekleyebiliriz şöyle. Diyelim ki span watching şöyle ekleyelim. Evet, bu birazcık şöyle olsun. Diyelim ki class name font'un senin light olsun. Ya da thin olsun. Light iyi, tamam, watching. Başka eklememiz gereken buraya bir şey kalmadı gibi. Sonra en son olarak aşağı tarafa geliyorum. Bir tane video ekliyorum. Videomun da full ekran olduğunu söyleyeceğim. Diyeceğim ki H full V full. Daha sonra şöyle kontrol diye bir özelliği var. Aynen kontrolsmüş. SRC. Daha sonra datamdan gelen neydi benim videomun şeyi? Şuraya doğru yazmıştım. Video URL. Tamam. Gelip bunu aynı şekilde söylüyorum. Evet. Kontrol ekleyerek şöyle şunları da eklemiş olduk bir nevi. Tamam. Evet. Gördüğümüz gibi bunu da bu şekilde ayarladık. Şimdi başka nereye ekleyeceğiz? Şimdi normalde şu tasarımla ilgili de bakalım bu arada. Buraya tıkladığım zaman çalışmıyor çünkü mobilde. Bunu da çözmeye çalışalım. Şimdi tekrar Movie kartıma geleyim. Şöyle bir bakayım. Div class name. Yani normalde şu img şuradaki resme de aynı şekilde 10 klik verirsem bu şeydeki resim bu. Açılan resim normalde. Şöyle şuraya da verirsem çözülecektir diye düşünüyorum. Evet, çözüldü. Onun dışında birazcık şöyle sayfamı büyüteyim. Şuradaki play butonuna da vereceğim aynısını. Şöyle tekrar geldim. Buraya da yapıştırdım. Basalım tekrar. Burada da bir sıkıntı yok. Bu şekilde ayarladık. Şimdi geriye ne kaldı? Open Modal kısmı kaldı. Evet, şimdi benim şuradaki şu ikonuma tıkladığım zaman benim bir modal açılmasını istiyorum. Biz modalımızı normalde nerede açacağız? İndeks sayfamızda açacağız. Yani normal bir sayfaymış gibi düşündüğümüzde hangi sayfalarda kullanacaksak modalı aslında oraya eklememiz gerekiyor. Şimdi ilk başta modalla ilgili bir tane store yazarak başlayalım. Yani bir hook yazacağız daha doğrusu. Şöyle geliyorum, diyeceğim ki use info modal store .ts. Şimdi bu birazcık diğerlerine göre farklı olacak ve yüklemem gereken bir tane daha kütüphane var. İlk başta onu yükleyerek başlayayım. npm install Zeus tant diye bir kütüphane var. Bunun içinde bir create özelliği var. Bunu kullanacağım. O yüzden dolayı bunu ekliyorum. Evet. Projemi çalıştırdım. Hemen ilk başta bunu ekleyerek başlayayım. Diyeceğim ki import create from Zeus'tan. Tamam. Hemen bir tane interface yazarak başlıyorum. Export interface. Daha sonra modal store interface. Şimdi bu interface'imizde yani dışarıdan gelecek değerlerimizi teker teker söyleyeceğiz. Şimdi bizim normalde nasıl değerlerimiz olacak? Diyeceğim ki ilk başta benim bir Movie ID'min olması gerekiyor. Ona göre açacağım ve ama zorunlu olmadığını söyleyelim yine. Sonra is open diye bir tane şey tanımlayacağım. Tür tanımlayacağım ve bunun türünün boolean olduğunu söyleyeceğim. Yani durumunu kontrol etmek için. Sonra iki tane fonksiyona ihtiyacımız var. Open modal diyelim. Ve diyelim ki movie ID string yapıda olacak ve void olacak. Sonra close modalı aynı şekilde tanımlıyorum. Close modal ve diyeceğim ki burada da void. Bu şekilde tanımlayacağım. Bunlar benim fonksiyonlarım ve değişkenlerim. Şimdi şöyle hemen geliyorum. Bir const use info modal store diyelim. Eşittir create.
Daha sonra modal interface diyerek bunu ekliyorum. Sonra tekrar gelip buraya set diyorum. Daha doğrusu iki parantez set. Şuradan şöyle bir parantez daha açıyorum. Bir tane süslü açıyorum. Ve bunun içini dolduruyorum. Şimdi ben burada neler yapacaksam teker teker söyleyeceğim. Öncelikle benim movie id'im undefined olacak. Tanımsız olacak. Başlangıçta. Ama is open bölümü yine false olacak. Neden? Çünkü kapalı olacak yine. Aynı şekilde. Daha sonra open modal olduğu zaman movie id o zaman movie id o zaman string yapıda diyeceğiz ki set süslü parantez is open true ve movie id, bunları open modalda kullanacağız. Sonra close modalda bunun tam tersi olacak. Diyeceğiz ki burada şöyle açtım. Şöyle olacak sanırım. Daha sonra yine aynı şekilde set işlemi yapacağım. Diyeceğim ki süslü parantez is open false olacak yine. Ve movie id ne olacak? Undefined olacak yine. Bu şekilde bir modal tanımlıyorum. Ve en son olarak bunu bir export default use info modal store diyerek dışarı aktarıyorum. Burası tamam. Şimdi bununla ilgili bir tane komponent yazarak başlayalım. Sonra bu komponenti de bizim index sayfamızda yine aynı şekilde geleceğiz, çağıracağız. Diyeceğim ki info modal nokta tsx rfce diyorum. Daha sonra buranın içinde döndürmek istediğim bazı değerler olacak. Şöyle yapalım. Şunu tekrar bir daha basayım. Yanlış yazmışım. rfce tamam. Şimdi geleceğim, burada diyeceğim ki const info modal, ilk prop'larımı tanımlayarak başlayayım olmazsa interface info modal props diyelim. Şimdi normalde benim bu props'umda diyeceğim ki iki tane değerim olacak. Visible gösteriyoruz mu göstermiyoruz mu? O yüzden dolayı visible. Diyeceğim ki bunun yapı tipi boolean olsun. Daha sonra on close diye bir şey tanımlayacağım ve bunun bir any boş olduğunu söyleyeceğim. Sonra hemen gelelim, burada aynı şekilde değerlerimizi yazalım. react.fc props eşittir. Şurada da şu eşittir. Şuraya süslü parantez visible ve on close değerlerini burada söyledim. Sonrasında diyeceğim ki const yine şöyle yapalım. İlk başlangıçta is visible virgül ve set is visible, bunların ilk başlangıçta use state'lerinin yine boolean yapıda olduğunu ama bunun ilk başlangıçta visible'ının olmadığını söylüyorum. Yani false olduğunu bir nevi söylemiş oluyorum. Sonra tekrar geliyorum. Bir tane const diyorum. Benim burada yapacağım işlemlerde muhakkak bir movie id gerekiyor. O yüzden dolayı movie id ve use info modal store diyorum. Ve bu şekilde getiriyorum. Ve sonrasında bu movie id'ye göre benim dataları çekmem gerekiyor. Data şöyle yazalım. Ve eşittir diyelim ki use movie, buraya da yukarıda tanımlamış olduğum movie, yani çekmiş olduğum movie id ile birlikte ne yapıyorum? Use movie'yi çalıştırmış oluyorum. Şimdi buraya kadar tamam. Şimdi ben burayı öncelikle test etmek istiyorum. Test etmek için şöyle yapacağım. Geleceğim buraya, diyeceğim ki data soru işareti title diyelim. Sonrasında index sayfama geleyim. İndeks sayfamda bunu önce bir tanımlamam gerekiyor. Şuraya tekrar geliyorum. Diyorum ki const is, şöyle süslü parantez, is open virgül ya da is open virgül, daha sonra close
modal diyorum şu şekilde ve use info modal store'u burada ekliyorum. Sonra geliyorum burada en yukarıda yapabilirim. Diyelim ki info modal, bunu buraya ekliyorum ve burada bunların değerlerini söyleyerek başlıyorum. Diyorum ki visible is open. Daha sonra bir de aynı şekilde on close özelliğimiz vardı, onu da ekliyoruz ve oraya da diyorum ki yukarıda tanımlamış olduğum close modal. Bunları bu şekilde tek tek söyledim. Buraya kadar tamam gibi. Şimdi gelelim buradaki movie card'ımızda, ona tıkladığımız zaman bu işlemin yapılması işlemine. Şimdi ilk başta şurada yukarıda bir tane şey tanımlayayım. Yine open modalımı tanımlayayım. Diyeyim ki const open modal eşittir use modal store ve aşağı tarafta butonumu bulmam gerekiyor. Hangisiydi o? Chevron down. Bu klası direkt verebilirim. Buraya tekrar geleyim. Diyeyim ki senin üzerine tıklandığı zaman, yani click eventine bir tane ben modal çalıştıracağım. Yukarıda zaten söyledik. Dedik ki open modalı çalıştıracağım. Neye göre çalıştıracağım? Data ID'ye göre çalıştıracağım. Bakalım oldu mu? Geliyorum, şöyle bir bakıyorum. Evet, sayfamda şurada gördüğümüz gibi geldi. Evet. Şu an için tabii ki kapatma işlemimiz yok ama şu an için gördüğümüz gibi buraya geldi ve bunu bir tasarım yaparak artık sayfanın tam ortasında ve istediğimiz formatta açtıracağız. Şimdi bunun için info modal sayfama gelip hemen bir tasarım yapmaya başlayayım. Şimdi ilk olarak şöyle de bir class name'imize z index ekleyeceğimiz dediğim gibi söyledim. Onun dışında benim birkaç tane eklemem gereken şurada bazı şeyler var. Şimdi benim uygulamam ilk çalıştığında, yani use efektinde diyeceğim ki set visible ile ilgili bir değer vereceğim. Yoksa diğer türlü sürekli buraya vereceğim class'lardan dolayı bir şey olacak. Sürekli sanki çıkamamışız gibi olacak. O yüzden dolayı bunu ilk başta use efekte belirtmem gerekiyor. Diyeceğim ki set visible set is visible şeklinde söyleyeceğim. Daha sonra şurada da bir süs köşeli parantez ve visible'ı söyleyeceğim. Buraya kadar tamam. Sonra diyeceğim ki if visible eğer ki nullsa, bir şey yoksa, o zaman bana return null dönder diyeceğim. Bunlar tamam. Bir de ben buraya araya şey ekleyeyim. Bir tane const handle close diye bir butona bastığım zaman kapatması için bir şey ekleyeyim. Fonksiyon ekleyeyim. Use callback şu şekilde. Diyeceğim ki bunun içinde set is visible false. Daha sonra set timeout diyelim şöyle. Çok hızlı bir şekilde kapatmasını istiyorum ben. Şuraya timeout süresine 300 diyeceğim. Buraya da çalıştıracağım şey on close olacağını söyleyeceğim. Sonrasında bu on close'u yine gelip burada söyleyeceğim. Tamam. Şimdi buraya kadar tamam. Şimdi artık tasarımlarımızı rahat rahat yapabiliriz. Şimdi tekrar geliyorum. Diyeceğim ki ilk olarak z-index translation ekleyelim bir tane. Yumuşak bir geçiş için. Daha sonra duration ekleyebiliriz. 3000 saniyelik. Background'um black olsun. Daha sonra bg opacity'miz birazcık böyle şey olsun. 80 olsun. Sonra flex bir yapı kullanacağımı söyleyeyim. Sonra justify center'la içindekileri ortalayalım. Sonra item center'la da aynı şekilde. Daha sonra diyeceğim ki overflow x'te yani yatayda fazlalıklar varsa bunları gizle, ama dikeyde bunları gizleme, otomatik kendine göre ayarla diyeceğiz. Sonra buranın bir fixed yapıda olduğunu ve bir de inset 0 ekleyeceğim. Şu şekilde yazdık.
Şimdi şöyle tekrar gelip bakayım. Buraya tıkladığım zaman şöyle sayfam karardı. Şimdi normalde şu yüz efekti yazmamış olsaydık Enter'a bastığım zaman buradan çıkamıyorduk. Yüz efekti o yüzden zaten yazdık ilk başta. Evet. Şimdi şurada gördüğümüz gibi bu arada Big Duck title'ımızı da burada yazdırıyoruz. Şimdi ilk başta şuraya tekrar geliyorum. Bir tane daha class yazacağım. Diyeceğim ki bu class'ımın ilk olarak özelliği relative olacak. Çünkü aşağıda absolute yapılar kullanacağım. V'de auto diyeceğim. Otomatik şey yapsın. Evet. Pardon. Şeyi küçülttüm. Bir büyüteyim hemen. Diyeceğim ki ve şöyle ve auto diyeceğim burada. Şu şekilde ve auto. Daha sonrasında yani otomatik hizalaması için ve MX auto kullanacağım. Ve auto ile genişliğini ayarlayacağım. MX auto ile içindekileri otomatikleştireceğim. Ve bunun max büyüklüğünün max 3x large olduğunu söyleyeceğim. Ve rounded ile şöyle köşelerden vesaire birazcık bükebiliriz. Ve fazla olan bölümleri de gizlemek istediğimi söyleyeceğim. Evet. Sonra tekrar şöyle ekleyeyim bunu da. Şimdi ek olarak buraya yukarıda yazmış olduğum div'i kullanacağım. Diyeceğim yukarıda yazmış olduğum visible özelliğini kullanacağım. Burada diyeceğim ki eğer ki bu durum visible true'ysa bana göster. Scale'ı 100 yap. Ama değilse false'sa o zaman gizle. Yani scale'i 0 yap diyeceğim. O yüzden dolayı şu şekilde bir tanımlama yapıyorum. Diyeceğim ki şöyle tuhaf tırnaktan daha sonra dolar işareti tanımlamış olduğum is visible, eğer buysa bu, değilse bu. Şuraya da diğer kodlarımı yazacağım. Diyeceğim ki scale 100 eğer ki true'ysa, değilse scale 0 diyeceğim. Ve diğer kodlarımızı da aynı şekilde şuradan devam edelim. Diyelim ki ilk olarak sen relative olacaksın. Çünkü aşağıda absolute yapılar kullanacağım. Flex diyeceğim. Hatta flex auto diyelim. Daha sonra back zinc 600 diyelim arka plan için. Duruma göre beğenmezsek değiştiririz. Şöyle enter atayım. Şunu şöyle bir model küçültsek olmadı. Tamam şöyle kalsın tekrar. Şunu şuradan genişleteyim. Rahat gözüksün. Tamam. Evet bunu bu şekilde söyledim. Sonra geliyorum buraya. Şimdi benim iki tane div'e ihtiyacım var burada aslında. Bir tanesinde videoları göstereceğim. Diğerinde de işte diğer bilgileri göstereceğim. Şöyle yapalım. Div şurada videoları göstereceğim alan olsun. Diyelim ki relatif işte H96 diyelim mesela buraya. Sonra tekrar bir tane daha div açayım. Burada da diğer bilgileri göstereceğim alan olsun. Buraya da class name işte bir genişlik vesaire bir şeyler verelim. Py10 diyelim mesela. Şu şekilde şu data title'da şuraya bir yazdıralım. Evet şu şekilde bir yapımız oldu. Videoyu şuraya getirdiğim zaman otomatik olarak büyük bir sayfa gelecektir. Şimdi biz ilk başta videomuzu ekleyelim olmazsa. Buraya ilk başta diyelim ki videonun poster özelliğini kullanacağım ve bu postere benim datamdan gelen neyi kullanacağız? Thumbnail URL'i kullanacağım. Evet şu şekilde geldi. Daha sonra diyeceğim ki auto play, daha sonra muted, bu şekilde söyleyebiliriz, otomatik başlaması vesaire, ya da başka şeyler de yine aynı şekilde ekleyebiliriz. Sonra SRC bölümüne gelelim tekrar. Diyelim ki SRC'sinde normalde olması gereken video. Yine şundan şöyle kopyalayayım. Neydi videomun şeyi? Video URL. Bunu da aynı şekilde geleyim burada değiştireyim. Evet videom otomatik yine aynı şekilde oynuyor. Bunun birazcık class'larıyla vesaire oynayalım. Şöyle diyelim buraya bir class name. Evet şöyle. Evet class name.
Diyeceğim ki sen öncelikle bir full ekran ol. Sonra birazcık senin şeyini kısalım biz böyle ekran görüntünü. Brightness 90 75 diyelim. Evet şöyle az bir şey kararttık burayı. Sonra diyelim ki Object Cover diyelim. Bir resim işlemi yapıyoruz ve H'da da full ol ki videonun tamamı gözüksün. Evet şu şekilde oldu. Sonra biz bunu kapatmak istiyoruz. Şuraya bir kapatmak için bir ikon yazalım. Yine videonun içine geliyorum aynı şekilde. Yani videonun altına. Diyorum ki div. Buraya ekleyeceğim bir tane ikon olması gerekiyor. Biz daha önce buraya hiç ikon ekledik mi? Şu ikonu kullanacağım. Daha önce ben sanırım ikinci defa çekiyorum. O yüzden şey yaptım. Silmemişim. Şu Xmark ikonu kullanacağız. Ve geliyorum ben buraya. Diyorum ki şöyle Xmark ikon class name, daha doğrusu buna değil şuradakine vereceğiz şeyi. Şu an gözüken bir şey oldu mu bakalım. Olmadı. Buna öncelikle bir class name ile sadece şey verelim. Text white diyelim. Ve v'sini büyüklüğünü verelim. 6 diyelim. Sonra buraya geleyim. Aynı şekilde bir class name yazayım. Burada cursor pointer kullanalım öncelikle. Daha sonra absolute bir yapı olacağını söyleyeyim. Sonra top 3 diyeyim. Bu tarafta olmasını istediğim için right 3 diyeyim. Şu şekilde yazalım. Evet şöyle geldi. Sonra bunun daha belirgin olması için background ekleyelim bir tane. BG black diyeyim. Sonra diyelim ki rounded full diyelim. Tam bir şey olsun bu. Yuvarlak olsun. Rounded full. Birazcık genişletebiliriz biz bunu istersek. PX'lerle, PY'lerle şöyle yapalım. PX 3 diyeyim mesela. PY de 3 diyeyim. Tamam şu şekilde bir yapımız oldu. Ya da birazcık düşürebiliriz. PY 2 yapalım. Tamam şöyle daha iyi. Tamam butonumuz tamam. Şimdi hemen gelip bunun on click eventini yazalım. Zaten daha önce yukarıda yazmıştık. Ne diyeceğiz? Yukarıda tanımlamış olduğum on click'imin ismine handle close. Tekrar geliyorum diye diyorum ki handle close. Evet basıyorum. Kapattı. Evet hemen kapatmıyor. Neden? Çünkü biz buraya bir ne verdik? 300'lük bir şey verdik. On close'u bu şekilde kullanıyoruz. Tekrar geliyorum. Bakıyorum. Bir sıkıntı yok. Aynı şekilde buna da geliyorum. Evet. Güzel. Şimdi gelelim devamını yapmaya. Şimdi ben filmin ismini vesaire Netflix'te olduğu gibi yine bunun üzerlerine yazdırmak istiyorum ufak tefek. Bunun için yine aynı şekilde absolute yapıyla devam edelim. Tekrar gelelim şu div'in içine. Diyeceğim ki class name absolute yapı bottom işte aşağıdan ölçelim. Şöyle 44 diyelim mesela. Daha sonra bunun içine bir tane p ekleyeyim ve diyeyim ki datamın title'ı. Şimdi bu hiç gözükmeyecektir büyük bir ihtimal. Hemen şöyle bir class name text'ine white diyelim. Bir de text'ine x large falan diyelim. Evet şuraya şu şekilde geldi. Şimdi bottom 44 vesaire dedik ama çok olmadı. Şöyle left 6 diyelim mesela. Tamam şurada gözüktü. Şimdi burada text x large tamam güzel olabilir ama diğer planları da düşünmek gerekir. O yüzden text 2x large diyelim mesela MD'de. LG'de text 3x large dersek hatta 4x large dersek sanırım daha güzel olur. Evet bu değerleri normalde zaman zaman test ederek bazen de kafama göre veriyorum. Genellikle oluyor. Evet bunları bu şekilde verdik. Başka neye ihtiyacımız var? Netflix'te yine olduğu gibi burada bir tane play tuşu videonun tamamını izlemek için ve bir de ne var? İşte listeme ekle tuşu var. Yine şimdi gelelim aynı şekilde onlardan ekleyelim. Hemen geliyorum buraya yeni bir class name. Şimdi şöyle yapalım daha doğrusu. Absolute yapıyı yine aynı şekilde kullanalım. Bunun için ekleyelim. Diyelim ki flex yan yana kullanacağım çünkü buradakileri. Flex row boşluklar için gap 4 itemler ortada olsun. Sonra tekrar gelelim. Diyelim ki play button. Bu play button'ın bir control space'e bakalım. Movie ID'si varmış. Diyeceğim ki
data.id. Normalde şu key'leri de vermemiz gerekiyor aslında bizim. Biz hiç vermiyoruz ama bunları da bu şekilde vermemiz gerekiyor. Tekrar geldim. Play buton değil, bu sefer bir de favori button var. Onda da yine aynı özellikler olması lazım. Bir şey gelmedi. Bu şekilde yazalım. Evet, şunun ikisi de buraya geldi. Tabii ki tasarım birazcık kötü durdu. Öncelikle şuraya margin bottom ya da margin top 5 diyelim. Evet, aşağı doğru indi, güzel. Burada tamam, bir sıkıntı yok. Tamam. Şu brightness özelliğini birazcık da acaba koyulaştırsak daha mı iyi olur? Nereye yazmıştık biz o brightness'i? Yani koyuluğunu birazcık daha verirsem ikonum daha güzel gözükebilir. Bakıyorum. Brightness %75 demişiz. Şunu 50 desem mesela daha koyu oldu. Evet, daha iyi oldu. Tamam. Buraya kadar tamam. Bunları vesaire de ekledik. Geriye ne kaldı? Aşağı taraf kaldı. Şimdi Netflix'in normalde arka plan rengi bu değil. Öncelikle ben şu rengi değiştireyim birazcık. Netflix'teki biraz daha koyu bir renk. BG Zinc 900 yapsak çok mu koyu oldu? 800. Evet, sanki birazcık Netflix'i andırıyor şu an. Tamam. Sonra gelelim şuradaki tasarım alanımızı yapmaya. Hemen geliyorum. Netflix'te olduğu gibi yine aynı şekilde ve ben buraya bir new alanı ekleyeceğim. Şöyle enter yapalım. Şimdi bunu P'yi alayım yine. Aynı şekilde P'nin içinde new yazsın. Çünkü ben bunu aynı zamanda yeşil olmasını istiyorum. Netflix'teki gibi. Class name diyelim ki text green 400 font semi bold, text'in büyüklüğü de LG olabilir. Sonra buradaki div'e eklemem gereken yan yana şeyler olabilir. Flex diyelim. Flex row diyelim. Item center diyelim ve boşluklar için gap 2 ve margin bottom 8 diyelim. Evet, şu şekilde new'i getirdik. Hatta bu birazcık daha sanki Netflix'te koyu gibi. 500 mü acaba? Tamam, 500 daha güzel. Tamam. Şimdi new alanını yaptık. Sonra hemen aşağısına ya da yanına mı yapalım? Duration ekleyeceğiz. Div class name şöyle ve şundan şöyle bir tane gelip kopyalayayım. Duration şöyle olması lazım. Evet, şuraya geldi. Tamam. Hemen bunun şeyini de yazalım. Diyelim ki buraya text'i white. Daha sonra boyutu da yine LG olsun mesela. Bir de kalın olsun. Tamam. Birazcık daha iyi gibi ama şu margin bottom birazcık sanki fazla kaçmış. 4 diyelim biz ona. 2 mi diyelim? Tamam. Onun dışında kategori bölümü var. Aynı şekilde şundan bir tane daha gelip kopyalayayım. Data genre diyelim. O da geldi. Ama şuraya bir margin bottom ekleyelim. Margin bottom 4 diyelim. Tamam. Onun dışında son olarak ne kaldı? Açıklama bölümü kaldı. Şundan bir tane daha gelip kopyalayayım. Şöyle yapıştırayım. Description diyelim şöyle. Tamam. Evet, birazcık benzedi, hatta bayağı benzedi. Şu data title'ı şuradan kaldırayım. Şunlara birazcık yine boşluk vermem gerekiyor. Margin top ya da margin bottom da verebiliriz yukarıya. Margin top 10 diyelim. Şöyle. Evet. Oldu gibi. Şimdi şöyle sayfamızı büyütelim. Evet, şu şekilde bir modalımız var. Kapatıyoruz. Yine aynı şekilde açıyoruz. Birazcık geç yüklendi ama sıkıntı yok. API'den çekiyor ya. Evet. Bu şekilde bir yapımız oldu. Aynı zamanda yine bunları zaten daha önce hazırladığımız için bu şekilde duruyor. Evet, tasarımımız bitti gibi. Artık bunu Vercel'e yükleyelim. Daha sonra
bu videoyu burada bitirelim. İlk olarak Versel'e nasıl yükleyeceğiz? Bununla ilgili bir ayarlarımızı yapalım. Evet, şimdi projemizi Versel'e deploy edeceğiz. Deploy etmeden önce bir takım ayarlarımızı yapacağız. Daha doğrusu ben bunu ikinci, üçüncü defa çekişim videoyu direkt hatalardan bahsedeceğim size. Daha sonra bu yükleme işlemini nasıl yapabiliriz? Birlikte bunu göreceğiz. İlk başta img'yi kullandığımız için şöyle bir tane dosya eklemem gerekti. Bu dosyayı aynı şekilde ekliyoruz. İsmi bu şekilde ve diyorum ki img elementleri devre dışı bırak diyorum. Daha sonra bütün use'larımın hepsinde kullanmış olduğumuz isLoading'leri isValidating ile değiştirdim. Çünkü artık bu kullanılıyormuş. Bunu data error isValidating şeklinde yazmamız gerekiyormuş. Bu şekilde yazdık. Bilginiz olsun. Onun dışında başka ne yaptım? Type diye bir tane dosya tanımladım. Şu Movi interface ile ilgili hatalar aldık. Şöyle tekrar gelecek olursam nerede kullanmıştım ben bunu? Movi liste değil. Komponente gelelim. Burada Movi listemde kullanmıştım. Burada tekrar gelip tanımlamış olduğum interface'le iki tarafta da kullanmıştım. Ya da burada bunların türünü söylemediğim için, Movi interface'in içindekilerin türünü söylemediğim için hata aldım. Bu yüzden dolayı normalde bir hata almıyorduk ama burada deploy ederken hata alıyorum. O yüzden dolayı türlerini bu şekilde söyledim. Hem bunu Movi interface, Movi liste söyledim type'ı. Hem de Movi vardı sanırım. Movi kart mı? Evet, Movi kartta bunun ikisini de bu şekilde ekledim. Yani bu yazmış olduğumu. Aynı şekilde siz de isterseniz zaten bunların aynısı hepsi GitHub hesabında mevcut. Aynı şekilde kopyalayabilirsiniz. Onun dışında başka bir kurulması gereken bir iki tane hata vesaire bir şeyler oldu ve hatalar genellikle burada hep yazdı. Dedi işte npm run şunu yükle dedi. Sonra npm run build yapıyoruz. Şöyle daha doğrusu. İlk başta npm run dev değil, npm run build diyoruz. Daha sonra dev diyoruz. Daha sonra da bunu ne yapıyoruz? GitHub'a yüklüyoruz. GitHub'a en son olarak deploy ettikten sonra GitHub hesabımızda şöyle şu an duruyor. Hatta benim yapmış olduğum adımları buradaki commitlerden de bakarak takip edebilirsiniz. Şu noktalar en son yaptıklarım, yüklerken yaptıklarım ve en sonda başarılı bir şekilde olmuş. Şimdi gelelim bunu yükleme işlemine bakalım. İlk başta veri tabanıma izin veriyorum. Tüm IP'lere izin verdim. Gerçi IP'lere her ne kadar izin vermiş olsam da bu bir clone site muhabbetinden dolayı birazcık bize problem yaratıyor. Aslında o yüzden dolayı sitenin güvenli olmadığını söylüyor bize. Neyse biz yükleyelim versiyle. Eğer ki klon bir web sitesi yapmamış olsaydık ya da SSL sertifikamız gibi sertifikalarımız olmuş olsaydı o zaman herhangi bir sıkıntı olmazdı. Şimdi şöyle yapacağım ilk başta. Versiyle giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra burada proje alanını seçiyorum. Ve daha sonra buradan e, GitHub hesabımı bağlıyorum. GitHub hesabımı bağladıktan sonra Netflix clone projemi seçiyorum. Import diyorum. Daha sonra buradan bulunduğu dizini seçiyorum. Bulunduğu dizim benim şu dizin olduğu için continue diyorum. Diğer ayarlarımı otomatik olarak yapıyor bana. Sonra burada environment ile ilgili ayarlarımız var. Bu environment ile ilgili ayarlarımız buradaki ayarlarımız. Bunları teker teker kopyalıyoruz. Database URL şöyle. Evet, bunları teker teker buraya işliyorum. Kopyala yapıştır yaparken muhakkak dikkat edin, yanlış bir şey yaparsanız çalışmayacaktır. Evet, şöyle yapalım. Ücretli plan kullanıyor olsaydık belki şey yapabilirdi. Şu an ben ücretsiz plan kullanıyorum. Hobi paketi kullanıyorum. Siz de aynı şekilde ücretsiz bir şekilde zaten kullanabilirsiniz. Belki hobi değil de normal kullanıyor olsaydık şu şeyle ilgili problem olmazdı. Projemizi şu an göndereceğiz ama bize şey diyecek. Bu site tehlikeli olabilir diyecek. Belki ücretli kullanıyor olsaydık o zaman bize şey demeyebilirdi. Upgrade etmiş olsaydık demeyebilirdi. Evet, deploy etmesi bekliyorum şu an.
Ortalama 1 dakika sürüyor. Biraz sonra başarılı diyecektir. Ya da bir hatamız varsa direkt onu söyleyecektir. Evet, başarılı bir şekilde Congratulations dedi. Başarılı bir şekilde oluşturduğunu bize söyledi. Şöyle bekliyorum birazcık. Evet, geldi. Continue Dashboard ya da şöyle üzerine tıkladığım zaman site açılıyor ama dediğim gibi ücretli kullanmadığım için ve aynı zamanda kimlik avı dolandırıcılığı olabileceği için sonuçta bir Netflix'in web sitesini yapıyoruz. Klonunu yapıyoruz, burada çalıştırıyoruz ve onun ismiyle onun logosunu vesaire kullanıyoruz. O yüzden dolayı bize böyle bir uyarı vermesi oldukça normal. O yüzden dolayı dediğim gibi paralı sürümde ya da yani bizim amacımız en azından yüklemeyi öğrenmekti ve aynı zamanda Netflix projesi nasıl geliştirilirdi. O yüzden dolayı bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi bundan dolayı bir hatamız olabiliyor. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsan lütfen abone olup like atarsan sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz.